Gece yarısını çoktan geçmişti. Udolpho şatosunun koridorlarında herkes uyurken, Emily karanlığın içinde tek başına ilerliyordu. Elindeki lambanın titrek ışığı, taş duvarların üzerine uzayan gölgeleri aydınlatıyor. Fakat önündeki yolu daha güvenli değil, aksine daha ürkütücü hale getiriyordu. Onu bu saatte şatonun gizli bölümlerinden geçiren Barnarde'nin sözleri hala kulaklarında çınlıyordu. Teyzesi Madame Montoni'nin bir odada hapsedildiğini söylemişti. Fakat neden Emily'nin yanına hiç kimseyi almamasını istemişti? Neden onu herkesin bilmediği geçitlerden geçiriyordu? Ve en önemlisi, neden Emily'nin bütün sorularına yalnızca kısa ve sert cevaplar veriyordu? Emily, korkularının yalnızca hayal gücünün bir oyunu olduğuna inanmak istiyordu. Fakat şatonun karanlık koridorlarında ilerledikçe, içindeki o tarifsiz endişe daha da güçleniyordu. Harabe halindeki eski bir şapelden geçtiler. Yerin altına inen dar merdivenleri takip ettiler ve nemli taş duvarların arasında, sanki yıllardır kimsenin ayak basmadığı bir geçide ulaştılar. Barnarde'nin meşalesi zaman zaman sönmek üzere oluyor. Karanlık birkaç saniyeliğine üzerlerine kapanıyor ve Emily her defasında, hemen arkasında bir şeyin hareket ettiğini düşünüyordu. Fakat asıl korkunç olan, karanlığın içinde gördüğü şey değildi. Asıl korkunç olan, Barnarde'nin onu götürdüğü yerin ne olduğunu hala bilmemesiydi. Sonunda Emily, şatonun yüksek kulelerinden birindeki kapalı bir odaya götürüldü. Barnardine onu içeride bırakıp kapıyı dışarıdan kilitlediğinde, genç kadın artık bir şeylerin korkunç biçimde ters gittiğini anlamaya başladı. Odada yalnızdı. Dışarıdan gelen rüzgarın uğultusu dışında hiçbir ses yoktu. Fakat birkaç adım sonra, lambasının zayıf ışığında odanın içinde saklanan bazı ayrıntıları fark etti. Bunlar sıradan eşyalara benzemiyordu. Sanki bu oda, yıllardır korkunç bir sırrı saklamak için kullanılmıştı. Emily'nin gözleri odanın karanlık köşesine çevrildiğinde, karşısındaki ağır perde dikkatini çekti. Perdenin arkasında ne olduğunu bilmiyordu. Onu kaldırmak istemiyor, fakat orada bir şey olduğunu da hissediyordu. Bir süre olduğu yerde kaldı. Sonra, içinde yükselen korkuya rağmen elini perdeye uzattı. O anda, Udolpho şatosunun duvarları arasında saklanan sırrın kapısı aralanmak üzereydi. Emily perdenin arkasında ne olduğunu gördüğünde ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ertesi gün Emily, Annette'in Madame Montoni'nin portalın üzerindeki odada hapsedildiğini duydum. Yaklaşan gecede oraya amaçlı ziyareti de vardı. Yani Barnarde'nin ona gizlemesini ciddi bir şekilde emrediği bir durum. O kendisi de Annette gibi dikkatsiz bir dinleyiciye söylenmiş, çok imkansız görünüyordu. Ama şimdi ona bir mesaj vermişti, niyetle ilgili röportaj. Emily'nin onu gözetimsiz olarak terasta buluşmasını istedi, gece yarısından biraz sonra. Kendisi onu kendi bulunduğu yere götürecekti, söz vermişti. Bir teklif ki, hemen küçüldü, bin belirsiz korkular zihninden geçti. Tıpkı önceki olaylarda onu rahatsız eden korkular ve ne güveneceğini ne de göz ardı edeceğini bilmiyordu. Sık sık Barnarde'nin onu Madame hakkında kandırmış olabileceği aklına geldi Montoni. Belki de gerçekten katil olan kişiydi. Ve onu kandırdığını Montoni'nin emriyle, onu umutsuzlara çekmek daha kolay ikincisinin tasarımları. Korkunç şüphe, Madame Montoni'nin artık yok yaşadı, böylece geldi. Kendisi için de az korkunç olmayan biriyle birlikte. Tabii ki teyzenin acı çektiği suç, sadece bir kin kaynaklıydı, kârla bağlantısız. Montoni'nin pek ortaya çıkmadığı bir motivasyon hareket etmesi muhtemelse, amaca ulaşılmamalıdır. Yeğen de ölene kadar, Montoni karısının mülklerinin aşağı düşmesi gerektiğini biliyordu. Emily hatırladı, Fransa'daki tartışmalı toprakların eğer Madame Montoni ölürse, onları kocasına teslim etmeden ona devrederler. Ve teyzesinin eski inatçı azmı bunu çok olası kılıyordu, sonuna kadar onları tuttu. Bu anda, hatırlıyorum Barnarde'nin tavrı, önceki gece şimdi inanıyordu. O zamanlar bunun kötü niyetli bir zafer olduğunu düşünmüştü. Korkup ürperdi hatırası, bu da onun korkularını doğruladı ve onunla görüşmemeye karar verdi. Teras. Kısa süre sonra, bu şüpheleri şu şekilde değerlendirmeye meyilliydi, çekingen ve rahatsız edilmiş. Bir zihnin abartıları, inanamıyorum Montoni. Yok etme gibi saçma bir ahlaksızlığa meyilli motivasyon, eşi ve yeğeni. Romantik yaşadığı için kendini suçladı, onu olasılık sınırlarının ötesine taşıyacak hayal gücü ve hızlı uçuşlarını kontrol etmeye kararlıydı.
Yoksa bazen de kontrol etmeleri gerekirdi deliliğe uzanmak. Yine de buluşma düşüncesinden çekindi Bernardine, gece yarısı terasta. Ve hala kurtulma dileği teyzesi için bu korkunç gerilim. Onu görmek ve onu rahatlatmak için acılar onu ne yapacağına tereddüt ettirdi. Ama nasıl mümkün olabilir ki, Annette, ben terasa geçebiliyorum ki, saat, dedi, kendini toparlayarak, nöbetçiler beni durduracak ve Signor Montoni bu meseleyi duyacak. Ah hanımefendi, bu iyi düşünülmüş, diye yanıtladı Annette. Bernardine bana bunu anlattı. Bana bu anahtarı verdi ve bana söyledi diyelim ki bu kapı. Kemerli galerinin sonunda açılan kapıyı açıyor Doğu Suru'nun sonu. Böylece nöbetçi adamlardan hiçbirini geçmenize gerek yok. O bana da söylememi istedi. Seni terasa çağırma sebebinin sebebi çünkü seni açmak istediğin yere açmadan götürebiliyordu. Salonun büyük kapıları, ki bu kadar ağır sürtünüyor. Emily'nin morali bu açıklama karşısında biraz sakinleşti. Ki bu açıklamada öyle görünüyordu Annette'e dürüstçe saygı göster. Ama neden yalnız gelmemi istedi, Annette, dedi. Neden bunu ona kendim sordum, hanımefendi. Ben şöyle diyorum ki, genç hanımefendi neden yalnız gelecek, elbette ben de gelebilirim. O, ne zarar verebilirim ki? Ama dedi, hayır, sana söylememiyorum, sert bir tavırla. Hayır, diyorum ben, bana bu kadar büyük şeylerde güvenildim. Bunu garanti ediyorum ve bu şimdi bir sır tutamazsam zor bir mesele. Yine de hiçbir şey söylemezdi ama, hayır. Peki, diyorum ben, eğer izin verirsen inan bana. Sana bir ay önce bana anlatılan büyük bir sır söyleyeceğim ve ben henüz hiç ağzımı açmadım, bu. Yüzden korkmana gerek yok bana söylüyor. Ama her şey işe yaramıyordu. Sonra, hanımefendi, hatta ona Ludovico'nun bana hatıra olarak verdiği güzel yeni bir payetini teklif ettim ve ben Saint Marcos Place için ondan ayrılmazdı, ama o bile olmazdı. Peki bunun sebebi ne olabilir? Ama biliyorsun, hanımefendi, kime görüşeceksiniz? Bernardine bunu sana söyledi mi? Hayır, hanımefendi, öyle yapmadı. Emily kimin yaptığını sordu, ama Annette gösterdi ki gizli. Günün geri kalanında Emily'nin zihni şüphelerle doluydu ve bu konuda korkular ve zıt kararlar. Bernardine Surda ve onun rehberliğine teslim oldu, neredeyse hiç nereye gideceğini biliyordu. Teyzesine acımak ve kendine duyduğu endişe onu dönüşümlü olarak etkiledi kararlılıkla gece geldi. Davranışına karar vermeden önce, o kale saatinin 11:12 vurduğunu duydu ama aklı yine de aklını titredi. Ancak artık tereddüt edemeyeceği zaman gelmişti. Sonra teyzesine duyduğu ilgi diğer düşünceleri geride bıraktı ve, Annette'in onu takip etmesini, Kemerli galerinin dış kapısına kadar göndermesini ve oraya gitmesini söyledi dönüşünü bekledi. Odasından indi. Kale kusursuzdu yine de ve büyük salon içinde. Son zamanlarda bir sahneye tanık olduğu korkunç bir tartışma. Şimdi sadece ikisinin fısıldayan ayak sesleri geri döndü sütunlar arasında korkuyla süzülen yalnız figürler ve sadece taşıdıkları zayıf lamba. Emily, sütunların uzun gölgelerine kandırılmış ve aralarındaki ışıkların yanında, çoğu zaman durdu. Bazılarını gördüğünü hayal ederdi perspektifin uzak karanlığında hareket eden kişi. Ve o geçerken bu sütunlara, gözlerini onlara çevirmekten korkuyordu. Neredeyse görmeyi bekliyordu geniş şaftlarının arkasından bir figür çıktı. Ancak kesintisizce tonozlu galeri. Ancak dış kapısını bir titreyen el ve Annette'e bırakmamasını ve biraz da tutmasını istedi açtı. Çağırırsa duyulsun diye, ona lambayı teslim etti. Nöbetçi adamlar yüzünden kendisi almaya cesaret edemedi ve tek başına, karanlık terasa çıktı. Her şey o kadar sessizdi ki korkuyordu. Kendi hafif adımlarını uzak nöbetçiler duymasın diye ve o daha önce Bernardine ile tanıştığı yere doğru dikkatlice yürüdü, bir ses dinliyor ve karanlıkta onu aramak için ileriye bakıyordu. Sonunda, yanında konuşan derin bir ses onu irkitti ve durdu, onun olup olmadığından emin değildi. Ta ki tekrar konuşana kadar, sonra o ana kadar dakik olan Bernardine'nin boş tonlarını tanıdı. Ve belirlenen yerde, sur duvarında dinleniyordu. Onu azarladıktan sonra daha erken gelmediği ve neredeyse yarım yıl beklediğini söylemesi 1 saat. Cevap vermeden kapıya kadar onu takip etmesini istedi terasa girmişti. Kapıyı açarken, Sansa tekrar ayrıldığı yere baktı ve lambanın ışınları küçük bir açıklıktan süzülüyordu, Annette'in kesinlikle hala orada.
Ama uzak durumu, Emily ile pek arkadaş olamadı, çünkü terastan ayrılmıştı. Ve Barnardine kapıyı açtığında, kasvetli geçidin ötesindeki yönü, kaldırımda yanan bir meşale ile gösteriliyor. Onu yalnız takip etmekten çekindi ve gitmeyi reddetti. Ta ki Annette olmadıkça belki ona eşlik eder. Ancak Barnardine buna kesinlikle izin vermiyordu. Aynı zamanda böyle ustaca koşulları reddetmesiyle karışıyor Emily'nin teyzesine olan acımasını ve merakını artırdı, sonunda o da, portala tek başına onu takip etmeye razı oldu. Sonra meşaleyi aldı ve onu geçidin ucuna götürdü. Başka bir kapıyı açtı, oradan birkaç basamak aşağı indiler Chapelle. Barnardine onu yakmak için meşaleyi kaldırırken, Emily şöyle gözlemledi. Harabe halindeydi ve hemen Annette'in eski bir konuşmasını hatırladı. Bununla ilgili çok hoş olmayan duygularla. Korkuyla neredeyse çatısız duvarlar, nemli yeşil ve gotik noktalarda pencereler. Uzun zamandır camın yerini sarmaşık ve Bryony'nin oluşturduğu yer. Ve bir zamanlar destekleyen bazı sütunların kırık başlıklarının arasında mantling yaptı çatı. Barnardine kırık kaldırımda tökezledi ve sesi aniden bir yemin etti, boş yankılarla karşılık verdi. Bu daha da oldu harika. Emily'nin kalbi çöktü. Ama yine de onu takip etti ve o döndü Chapelle'in ana koridorundan çıktı. Bunların aşağısına adımlar, hanımefendi, dedi Barnardine. Bir merdiven inerken ve bir merdiven belirdi kasalara giriş için. Ama Emily en üstte durdu ve bir sesle titrek bir ton, onu nereye götürürken? Portala, dedi Barnardine. Chapelle'den portala geçemez miyiz, dedi Emily. Hayır, Signora, bu iç avluya götürür, ki onu seçmiyorum kilidi açmak için. Bu taraftan, hemen dış avluya ulaşacağız. Emily hala tereddüt etti. Sadece devam etmekten korkmakla kalmayıp. Çünkü böyle gitmişti Barnardine'i daha ileri gitmeyi reddederek sinirlendirmek için çok fazla. Gel, hanımefendi, dedi adam, neredeyse alt kısmına ulaşmıştı uçuş, biraz acele et. Bütün gece burada bekleyemem. Bu basamaklar nereye götürüyor, dedi Emily, ama duraksayarak. Portala, diye tekrarladı Barnardine öfkeli bir tonla, ben artık beklemeyeceğim. Bunu söylerken ışıkla devam etti ve Emily, onu daha fazla gecikmeyle kışkırtmaktan korkarak isteksizce peşinden gitti. From basamaklar, tonozlara, duvarlara bitişik bir geçitten geçtiler. Zararsız çiğlerle düşenler ve buharlar sürünüyordu yer. Meşale o kadar hafifçe yanıyordu ki Emily her anın yanmasını bekliyordu, sönmesini gördü ve Barnardine neredeyse yolunu bulamadı. Çünkü onlar ilerledi, bu buharlar kalınlaştı ve Barnardine, meşalenin süresi doluyordu. Bir an durdu ve onu kestirdi. Sonra bir çifte yaslandı Emily, geçitten açılan demir kapılar, belirsiz flaşlarla ışık. Öteki tonozlar ve yanında, toprak yığınları, ki öyle görünüyordu açık bir mezarı çevrele. Böyle bir nesne, böyle bir sahnede, her an onu rahatsız etmiş. Ama şimdi anında bir ön sezi onu şok etti. Buranın talihsiz teyzesinin mezarı olduğunu ve hain olduğunu Barnardine kendini yıkıma sürüklüyordu. Belirsiz ve korkunç yer, onu yönlendirdiği düşünceyi haklı çıkarıyor gibiydi. Burası bir yerdi cinayet için uygun. Ölüler için bir kap ve bir korku eylemi olabilir kararlı ve bunu ilan eden hiçbir iz görünmüyor. Emily çok bunalmıştı korku, bir an için hangi davranışı takip edeceğini belirleyemiyordu. Sonra kaçmaya çalışmanın boşuna olacağını düşündü Barnardine uçuşu. Çünkü onun uzunluğu ve karmaşıklığı geçmesi kısa sürede, onu yakalamasını sağlayacaktı. Çünkü dönüşleri ve zayıflığı onun hızlıca uzun süre koşmasına izin vermeyecekti. Aynı şekilde, şüphelerini açığa çıkararak onu rahatsız etmekten korktu. Ki bu ona daha fazla eşlik etmeyi reddetmek kesinlikle yeterli olurdu. Ve zaten eğer devam ederse, mümkün olduğunca onun gücünde olabildiğince uzun süre. Mümkün olduğunca gizlemeye kararlı, endişe ve onu götürmeyi planladığı yere sessizce takip etmek. Solgun dehşet ve endişe yıl birlikte, şimdi Barnardine meşaleyi kesmesini bekledi ve görüşleri tekrar mezara baktığında, sormaktan kendini alamadı, çünkü hazırlandığı kişi. Gözlerini meşaleden aldı ve ona sabitledi, yüzünü konuşmadan yüz çevirdi. Soruyu hafifçe tekrar etti ama adam titreyerek meşale geçti. Ve titreyerek ikinci bir basamaklara doğru takip etti, yukarı çıktıktan sonra. Bir kapı onları birinci sarayın içine götürdü. Kale. Geçtiklerinde, ışık etraflarındaki yüksek siyah duvarları gösteriyordu.
Uzun otlar ve nemli yabani otlarla çevrili, aralarında az bir toprak bulan çürüyen taşlar. Ağır destekler, burada orada, aralarında bir dar ızgara, mahkemeye. Halkın daha özgürce dolaşmasına izin veren kaleye açılan demir kapılar. Üst kısmında kümelenmiş kuleler beliriyordu ve karşısında ise devasa kuleler ve portalın kemeri. Bu sahnede Barnarde'nin büyük, kaba kişisi, meşale taşıyan bir karakter oluşturuyordu figür. Bu Barnardine uzun koyu bir pelerin içindeydi. Bu neredeyse hiç izin vermiyordu bacaklarına bağlanan yarım çizmeler ya da sandaletler gibi bir şey. Ortaya çıkacaktı ve sadece genellikle taktığı geniş bir kılıcın ucunu gösteriyordu. Omuzlarında kemer vardı. Başında ağır, düz bir kadife şapka vardı, biraz içinde kısa bir tüy bulunan bir türbana benzeyen. Altındaki yüz görünüyordu, güçlü yüz hatları ve kurnaz çizgilerle çatılmış bir yüz ifadesi vardı. Alışkanlık haline gelen hoşnutsuzlukla kararmıştı. Ancak mahkeme manzarası, Emily'yi sessizce geçerken canlandırdı portala doğru, kendi korkularının, ihanetin değil, Barnardine onu kandırmıştı. İlk pencereye endişeyle baktı, Portcullis'in yüksek kemerinin üzerinde beliren. Ama hava karanlıktı ve o Madame Montoni'nin bulunduğu odaya ait olup olmadığını sordu. Kilitli. Emily alçak sesle konuştu ve belki de Barnardine onun sorusunu duymadı, çünkü cevap vermedi. Ve kısa süre sonra arka kapıdan girdiler. Kapı, onları dar bir merdivenin dibine götüren ve sarılan kulelerden birine çıkın. Bu merdivenin yukarısında Signora yatıyor, dedi Barnardine. Yalan, diye hafifçe tekrarladı Emily, yukarı çıkmaya başlarken. Üst odada yatıyor, dedi Barnardine. Geçerken rüzgar, dar boşluklardan geçti duvar. Meşale alevlendi ve kasvetli Barnardine'nin solgun yüzü ve daha tam olarak yer, sert taş. Duvarlar, spiral merdivenler, yaşla siyah. Ve duvarlara asılan demir vizörlü eski zırh takımı ve eski zaferlerden oluşan bir kupa gibi görünüyordu. Bir iniş noktasına varınca, burada bekleyebilirsiniz, hanımefendi, dedi. Bir odanın kapısına anahtar takıyor, ben yukarı çıkıp Signora, geliyorsun. O tören gereksiz, diye yanıtladı Emily, teyzem Will beni gördüğüne sevin. Bundan pek emin değilim, dedi Barnardine, odayı işaret ederek, buraya gel, hanımefendi. Ben yukarı çıkacağım. Emily, şaşırmış ve biraz da şaşırmış bir şekilde, ona daha fazla karşı çıkmaya cesaret edemedi, ama meşale ile arkasını dönerken onu içeride bırakmamak istiyordu karanlık. Etrafına baktı ve üzerinde duran bir 3 aylı lambaya baktı. Merdivenlerden çıktı ve Emily'ye verdi. O da büyük bir eski binaya doğru ilerledi, odasını kapattı ve kapıyı kapattı. Ayrılışını endişeyle dinlerken merdivenlerden indiğini düşündü. Ama portalın etrafında ıslık çalan rüzgar esintileri onun duymasına izin vermiyordu kesinlikle. Başka herhangi bir ses. Yine de dinledi ve hayır algıladı, yukarıdaki odaya adım attı. Madame Montoni'nin kaygısını onayladığı yere arttı. Ancak bu yerdeki zeminin kalınlığını düşündü, güçlü bir yapı. Üst odadan gelen herhangi bir sesin gelmesini engelleyebilirdi. Sonraki anda, rüzgarın duraklamasıyla Barnarde'nin kızıltısını ayırt etti, bir adım sarayına İnerken ve sonra onun sesini duyduğunu sandı. Ama, yükselen rüzgar tekrar diğer sesleri aşıyor, Emily, bu noktada kesin olmak için. Kapıya hafifçe yaklaştı, açmaya çalıştığında kapının bağlandı. Son zamanlarda onu etkileyen tüm korkunç endişeler geri döndü, bu anda 2 katına çıkan güçle ve artık çekingen bir ruhun abartıları, ama onu uyarmak için gönderilmiş gibi görünüyordu kaderi. Artık Madame Montoni'nin belki de öldürüldüğünden şüphe duymuyordu tam da bu odada. Ya da kendisinin de aynı amaçla buraya getirildiğini amaç. Barnarde'nin yüz ifadesi, görgü kuralları ve hatırladığı sözler, teyzesi hakkında konuştuğunda en kötü korkularını doğrulamıştı. Bir anlığına, hiçbir yolu düşünemiyordu, denemek için kaçmak. Yine de dinledi, ama ne merdivenlerde ne de içeride ayak sesleri duymadı yukarıdaki oda. Ancak yine de ayırt ettiğini düşündü, Barnarde'nin sesi aşağıdan duyuldu ve açılan ızgaralı bir pencereye gitti. Mahkeme, daha fazla araştırma için. Burada, onun boğuk aksanlarını açıkça duydu, patlamayla karıştılar, o da hızla kayboldular. Anlamlarının yorumlanamayacağı. Sonra bir meşale ışığı, aşağıdaki portaldan çıkmış gibi görünen bir ses. Saha boyunca parladı ve kemerin altında olan uzun bir adam gölgesi kaldırımda belirdi.
Emily, bu ani portrenin büyüklüğünden bunun şu portreye ait olduğunu düşündü Barnardine. Ama rüzgarda geçen diğer derin tonlar kısa sürede onu ikna etti, yalnız değildi ve arkadaşının acımaya çok yatkın biri olmadığını. Ruhları durumun ilk şokunu aştığında, havaya kaldırdı lambayı incelemek için. Odada kaçış ihtimali olup olmadığını incelemek için. Bu bir geniş oda, duvarları kaba meşe ağacıyla kaplanmış. Sadece pencere vardı, Emily'nin bıraktığı ızgaralı olan. Başka kapı yoktu ve sadece o kapıdan içeri girmişti. Ancak lambanın zayıf ışınları onun şu anda görmesine izin vermiyordu. Tam olarak ortaya çıktığında, mobilya algılamıyordu, sadece bir demir vardı, sandalye, odanın ortasında ve hemen üzerinde yerine. Asılı olarak tavandan bir zincire demir bir halka asılıydı. Bunlara baktıktan sonra, bir süre sonra, hayret ve dehşetle, aşağıda demir çubukları gördü. Ayakları sınırlama amacı ve sandalyenin kollarında şu halkalar vardı, aynı metal. Onları incelemeye devam ederken, onların işkence aletleri ve onu fark etti ki, bir zamanlar zavallı bir adam bu sandalyeye bağlanmıştı ve orada açlıktan ölmüştü. Onu ürpertiyordu düşünce. Ama onun acısı neydi? Bir sonraki anda aklına geldiğinde onu. Teyzesi bu kurbanlardan biri olabilir ve kendisi belki de sıradaki. Keskin bir ağrı başını sardı, neredeyse tutamadı. Lamba ve etrafına destek arayarak bilinçsizce oturuyordu, demir sandalyenin kendisinde. Ama aniden nerede olduğunu fark edince başladı dehşet içinde oradan fırladı ve odanın uzak bir ucuna doğru fırladı. Yine burada onu destekleyecek bir yer aradı ve sadece koyu bir perde fark etti, tavandan yere kadar inen ve tüm taraf boyunca çizilmişti odadan. Hasta olmasına rağmen, bu perdenin ortaya çıkışı onu etkiledi ve hayret ve endişeyle ona baktı. Odanın bir girintisini gizliyor gibiydi. Kaldırmayı istedi ama korkuyordu ve ne gizlediğini keşfetmek. 2 kez bir hatırlama tarafından saklandı, cesur elinin daha önce bir dairede ortaya çıkardığı. Korkunç manzara kale, aniden cesedini sakladığını tahmin edene kadar teyzeyi öldürdü. Çaresizlik içinde onu ele geçirdi ve kenara çekti. Ötesinde ise alçak bir kanepede uzanmış bir ceset belirdi, ki bu insan kanıyla kırmızılaşmıştı. Altındaki zemin de öyle. Şekil değiştirilmiş, özellikler ölüm. Korkunç ve korkunçtu ve birden fazla şiddetli yara ortaya çıktı yüz. Emily, bedenin üzerine eğilerken, bir an için hevesle baktı, çılgın gözler. Ama bir sonraki anda lamba elinden düştü ve o da düştü kanepenin ucunda, anlamsız. Duyuları geri döndüğünde, kendini erkeklerle çevrili buldu, aralarında şunlar da vardı. Barnardine, onu yerden kaldırıp sonra taşıyordu. O da, ne olduğunu biliyordu ama aşırı halsizlik ruhlar onun konuşmasına, hareket etmesine ya da kendine özgü hissetmesine izin vermiyordu korku. Onu merdivenden aşağı taşıdılar, yukarı çıktığı yerde. Ne zaman, kemerli geçitte durdukları ve adamlardan biri meşaleyi aldı Barnardine'den büyük kapıda. Küçük bir kapı açıldı ve yola çıktı, taşıdığı ışık birkaç adamı gösteriyordu, at sırtında, bekliyor. İster havanın tazeliği olsun, ister canlandıran şey Emily. Ya da şimdi gördüğü nesnelerin alarm ruhunu uyandırması gibi. Aniden konuştu ve etkisiz bir çaba göstererek kendini E'nin pençesinden kurtarmaya çalıştı onu. Tutan serseriler. Bu arada Barnardine yüksek sesle meşale için seslendi, uzaklardan sesler cevap verdi. Birkaç kişi yaklaştı ve aynı anda bir ışık kalenin avlusunda parladı. Yine meşale için seslendirdi ve adamlar Emily'yi kapıdan aceleyle geçirdiler. Kısa bir mesafede, sığınağın altında kalenin duvarlarından, ışığı almış adamı fark etti. Porter, bir atın eğerini değiştirmekle meşgul olan bir adama tuttu. Etrafında sert yüz hatları olan birkaç süvari izliyordu meşalenin tam parıltısı. Altlarındaki kırık zemin ise tam tersi, zirvelerinin üzerine sarkan tüylü çalılarla dolu duvarlar ve savaş içinde üst gözetleme kulesi, yavaş yavaş solan parıltıyla kızarmıştı. Daha uzak surları ve aşağıdaki ormanları gecenin karanlığına bıraktı. "Orada ne için zaman kaybediyorsun?" dedi Barnardine yemin ederek, atlılara yaklaşırken. Gönderme. Eğer 1 dakika içinde hazır olacak, diye yanıtladı adam, onu büktü. Barnardine ise ihmalinden dolayı tekrar ona yemin etti ve Emily, zayıfça yardım için çağrılarak atlara doğru koştu. Serseriler ise hangi yere yerleştirileceği tartışıldı, hazır olmaması için tasarlanan olan
Burada bu anda büyük kapılardan bir ışık kümesi yükseldi ve o hemen Annette'in tiz sesini birkaç başkasının sesinin üzerinde duydum ilerleyen kişiler. Aynı anda, Montoni ve Cavigny. Ardından artık ona karşı olmayan birkaç serseri yüzlü adam geldi korkuyla baktı, ama umutla. Çünkü bu anda titremedi kalede onu bekleyen tehlikeler düşüncesi. Oradan böyle son zamanlarda ve o kadar endişeyle kaçmayı arzulamıştı. Onu tehdit eden o dışarıdan, tüm endişelerini içine çekmişti. Taraflar arasında kısa bir mücadele yaşandı. Ancak Montoni tarafı artık galip gelmişti ve süvariler sayıların karşısında olduğunu fark ettiler ve belki de aralarındaki ilişkiye pek sıcak ilgi duymadıkları için başlatıldı, dört nala uzaklaştı, Barnardine ise kaybolacak kadar uzağa koşmuştu. Karanlık ve Emily kaleye geri götürüldü. Mahkemelerden geçerken, portal odasında gördüklerinin hatırlaması. Tüm bunlarla birlikte geldi dehşet, aklına göre. Ve kısa süre sonra kapının kapandığını duyduğunda. Kapının kapandığını duydu onu tekrar kale duvarlarının içinde buldu. Kendisi için ürperdi ve neredeyse kaçtığı tehlikeyi unutarak neredeyse hiç aklına gelmedi özgürlük. Ve barıştan daha az değerli olan şey, onların ötesinde bulunuyordu. Montoni, Emily'ye sedir salonunda onu beklemesini emretti. O da kısa süre sonra oraya gitti takip etti ve sonra bu gizemli ilişki hakkında sertçe sorguladı. Ama o şimdi onu dehşetle görüyordu. Teyzesinin katili olarak ve ne olduğunu pek bilmiyordu sabırsız sorularına. Cevaplarına ve tavrına cevap verdi onu ikna etti. Geç plana gönüllü olarak katılmamış ve hizmetçileri ortaya çıkınca onu gönderdi. Onları emrettiği katıldı ki, olayı daha derin araştırsın ve kimlerin olduğunu keşfedebilsin bunun suç ortağı olmuştu. Emily, zihninin karmaşasından önce bir süre dairesinde kalmıştı geçmiş birkaç durumu hatırlamasına. İzin verdi. Sonra, yine, portal odasındaki perdenin ortaya çıkardığı ölü form. Ona geldi ve Emily olarak Annette'i daha da korkutan bir inleme çıkardı merakını bu konuda tatmin etmekten kaçındı, çünkü güvenmekten korkuyordu böyle ölümcül bir sırra onu. Aksi takdirde dikkatsizliği Montoni'nin kendine anında intikamını alacaktı. Böylece sırrın tüm dehşetini zihninde taşımak zorunda kalmıştı ki, onu bastırıyordu. Aklı dayanılmaz bir yük altında sallanıyordu. O Annette'e sık sık vahşi ve boş bir bakış atırdı ve konuştuğunda, İkisi de öyle olurdu onu duymadı ya da amaçtan cevap vermedi. Uzun soyutlama nöbetleri başarılı oldu. Annette defalarca konuştu ama sesi ona hiç etki yaratmıyor gibiydi uzun zamandır huzursuz olan. Emily'nin hissi, sabit ve sessiz oturuyordu, ama şunu fark etti ki, ara sıra derin bir iç çekiş verdi, ama gözyaşı yoktu. Durumu karşısında korkan Annette sonunda odadan çıktı ve haber verdi Montoni de bu konuda. Görevlilerini göndermişti. Ama hiçbir şey yapmamıştı araştırmasının konusu hakkında keşifler. Vahşi tanım, ki bu kız şimdi Emily'den bahsetti, onu hemen odaya kadar takip etmeye ikna etti. Sesini duyunca Emily gözlerini çevirdi ve anı parıltısı zihnini karıştırıyor gibiydi. Çünkü hemen yerinden kalktı ve yavaşça odanın uzak bir yerine geçti. Ona biraz aksanla konuştu her zamanki sertliklerinden yumuşamıştı ama ona yarım bir bakış açısıyla. Baktı meraklı, yarı korkmuş bir bakış ve sadece, evet, diye cevap verdi dedi. Zihni hala başka bir izlenim tutmuyor gibiydi, sadece korku. Bu bozukluğu Annette açıklayamadı ve Montoni, bir süre Emily'yi konuşmaya ikna etmeye çalıştı. Emrinden sonra geri çekildi Annette'in gece boyunca yanında kalması ve ona haber vermesi için sabah. Durumu hakkında. O gittikten sonra Emily tekrar öne çıktı ve kim olduğunu sordu. O kişi onu rahatsız etmek için orada. Annette, bunun Signor Montoni olduğunu söyledi. Emily adını birkaç kez tekrarladı. Sanki hatırlamıyormuş gibi sonra aniden inledi ve soyutlamaya geri döndü. Biraz zorlanarak Annette onu yatağa götürdü, Emily ise bir hevesli, çılgın gözlerle yattı. Sonra işaret ederek titreyen duygularla. Şimdi daha da korkmuş bir şekilde kapıya doğru giden Annette'e. Geceyi onlarla geçirmesi için bir kadın hizmetçiyi getirebilirdi. Ama Emily, onun gidişini izleyerek ona isimle seslendi. Sonra doğal bir şekilde sesinin yumuşak ve hüzünlü tonu, onun da vazgeçmeyeceğini yalvarıyordu onu. Çünkü babam öldüğünden beri, diye ekledi, iç çekerek, herkes beni terk ediyor. Baban, hanımefendi, dedi Annette, o ölmüştü beni tanımadan önce.
Gerçekten de öyleydi, diye karşılık verdi Emily, gözyaşları akmaya başladı. O şimdi sessizce ve uzun ağladı, ardından tamamen sakinleşerek sonunda uykuya dalmıştı. Annette gözyaşlarını bölmemek için yeterince gizliydi. Bu kız, ne kadar samimi olduğu kadar basit olsa da, tüm bu anlarda kaybolmuştu odada kalmaktan önceki korkuları ve Emily'nin yalnız izlediği zaman. Bütün gece, Emily'nin zihni uykuyla tazollandı. Sabah uyandığında Annette'in yatağın yanında bir sandalyede uyuyan bir şekilde şaşkınlık yaşaması. Ve ardından kendini toparlamaya çalıştı. Ama önceki gecenin koşulları hafızasından silinmişti, ki geçmişten hiçbir iz kalmamış gibiydi. Ve hala Annette'e şaşkınlıkla bakıyordu, Annette uyandığında. "Ey sevgili hanımefendi, beni tanıyor musun?" diye bağırdı. "Seni tanıyorum. Kesinlikle," diye yanıtladı Emily, "sen Annette'sin. Ama neden yanımda böyle oturuyorsun?" "Ah, hanımefendi, çok hasta oldunuz, gerçekten çok hasta. Ve ben eminim ki düşündüm. Bu çok garip," dedi Emily, hala hatırlamaya çalışarak. "Geçmiş. Ama sanırım hatırlıyorum ki, hayalim şu şekilde rahatsız olmuştu, korkunç rüyalar. Aman tanrım," diye ekledi, "aniden başlar, kesinlikle sadece bir rüya değildi." Korkmuş bir bakış attı, Annette onu susturmak için şöyle dedi, "Evet hanımefendi. Bu sadece bir rüya değildi ama her şey bitti şimdi. O zaman öldürüldü," dedi Emily içten bir sesle ve anında titredi. Annette çığlık attı, çünkü Emily'nin bahsettiği durum, tavrını düzensiz bir davranışa bağladı şık. Ama kendi konuşmasının ima ettiği şeyi açıkladığında, Emily, onu götürmeye çalışılan girişimi hatırlayarak, sordu. "Bunların çoğu keşfedildi." Annette cevap verdi, ama Ginny'nin gitmediğini söyledi, kolayca tahmin edilebilirdi. Ve sonra Emily'ye onun için teşekkür edebileceğini söyledi. Kurtuluş, duyguyu emretmeye çalışan kişi. Hatırlamanın teyzesi ise Annette'i dinlemek için sakin bir şekilde görünmüştü, doğrusu. Söylenen tek kelimeyi neredeyse hiç duymadı. Ve böylece, "hanımefendi," diye devam etti sonuncu. "Barnard'in sırrı bana söylemeyi reddettiği için eşit olmaya kararlı, kendim öğrendim. Bu yüzden seni terasta izledim ve o da hemen izledi, kapıyı sonunda açtım, kaleden gizlice çıktım. Seni takip etmeye çalışmak için. Çünkü diyorum, eminim iyi bir şey planlanamaz, ya da neden bu kadar gizlilik? Yani, gerçekten de, kapıyı arkasından sürtelememişti ve açtığımda, meşalenin parıltısıyla, geçidin diğer ucunda, hangi yönde olduğunu gördüm, gidiyordun. Işığı takip ettim, uzaktan Saint-Chapel'in kasalarını ve orada daha ileri gitmekten korktum. Çünkü duymuştum bu kasalarda tuhaf şeyler var. Ama sonra, yine geri dönmekten korktum, hepsi karanlıkta, tek başıma. Yani Barnardine ışığı kısalttığında, ben seni takip etmeye karar vermişti ve ben de öyle yaptım. Ta ki büyük sarayına gelene kadar ve orada beni göreceğinden korktum. Bu yüzden kapıda tekrar durdum ve izledim, sen kapılara geçiyorsun ve sen merdivenlerden çıktığında. Ben de peşinden koştum. Orada, kapının altında dururken, dışarıda at ayak sesleri duydum ve birkaç adam konuşuyor. Ve Barnardine getirmediği için küfrettiklerini duydum, seni dışarı çıkardı ve tam o anda beni yakaladı, çünkü aşağı indi, yine merdivenlerden çıktı ve yolundan çekilmek için neredeyse hiç vaktim olmadı. Ama duymuştum, artık sırrından yeterince oldu ve onunla eşit olmaya, kurtarmaya karar verdim, siz de. Hanımefendi, çünkü bunun Comte'un yeni bir planı olduğunu tahmin ettim. Morano, gerçi gitmişti. Şatoya koştum ama çok çalışmam gerekiyordu. Şapelin altındaki geçidin yolumu buldum ve çok garip olan, ben bana anlattıkları hayaletleri aramayı tamamen unuttum. Ama ben bakmayacağım o yere, tekrar tek başıma git, tüm dünya. Neyse ki Signor ve Signor Cavigny vardı. Bu yüzden yakında peşimizde bir tren vardı. Yetecek kadar o Barnardine ve haydutlarını hepsi birlikte korkut. Annette konuşmayı kesti ama Emily hala dinliyor gibi görünüyordu. Sonunda aniden, sanırım ona kendim gideceğim, nerede o? Annette kimin söylendiğini sordu. Signor Montoni, diye yanıtladı Emily. Onunla konuşmak isterdim onu. Ve Annette, şimdi verdiği emri hatırlayarak önceki gece. Genç hanımına saygı duyarak Rose ve onu arayacağını söyledi kendisi. Bu dürüst kızın Comte Morano hakkındaki şüpheleri tamamen haklıydı. Emily, o da planı düşündüğünde, ona atfetmişti. Ve Montoni bu konuda hiç şüphesi yoktu. Ayrıca bunun Morano'nun yönlendirmesiyle
O zehir daha önce onun şarabıyla karışmıştı. Morano'nun Emily'e yaptığı tövbe ifadeleri, yarasının acısını verdiği anda samimiydi. Ama kederinin konusunu yanlış bir şekilde anlattı, çünkü kınadığını sanırken. Geç planının acımasızlığından dolayı sadece acı çekmekten yas tutuyordu, ki bu onu indirmişti. Bu acılar azaldıkça, eski görüşleri yeniden canlandı. Sağlığı yeniden iyileşene kadar kendini tekrar hazır buldu girişimcilik ve zorluk. Kalenin kapıcısı, ona hizmet etmiş önceki bir durumda, ikinci rüşveti isteyerek kabul etti. Ve bir şekilde Emily'yi kapılara çekmek için Morano. Köyden halka açık şekilde ayrıldı, kavgadan sonra taşınmış. Halkıyla birlikte başka bir yere çekilmişti, birkaç mil mesafede. Oradan, Barnardine tarafından anlaşılan bir gecede. Annette'in düşüncesiz gevezeliğinden en muhtemel olanı keşfeden Emily'yi kandırmak için Kont, hizmetkarlarını kaleye geri gönderirken, onu taşımak amacıyla köye varışını bekledi, hemen Venedik'e. İkinci planının nasıl hayal kırıklığına uğradığı çoktan başarısız olduğu ortaya çıktı. Ama bu İtalyan aşığı gösterdiği şiddetli ve çeşitli tutkular şimdi o şehre döndüğünde huzursuzdu. Hayal edilebilir. Annette, Emily'nin sağlığı ve kendisi hakkında Montoni'ye rapor vermişti, onu görmek istediğini söyledi, ona sedir odasında yardım edebileceğini söyledi, yaklaşık 1 saat. Konu konusundaydı, aklına o kadar çok bastıran şeydi ki, Emily onunla konuşmak istiyordu. Ama iyi bir amacın ne olduğunu net bilmiyordu, bu cevap verebilirdi ve bazen dehşetle geri çekilirdi. Varlığını beklentisi. Ayrıca dilekçe vermek istiyordu. Ancak neredeyse hiç istemiyordu isteğin kabul edileceğine. İzin vereceğine inanmaya cesaret etti. Çünkü teyzesi artık yoktu, memleketine dönmek için. Röportaj anı yaklaştıkça, huzursuzluğu o kadar arttı ki neredeyse kendini mazur göstermeye karar verecekti. Neredeyse bir şey olarak adlandırılabilecek bir şey altında hastalık numarası. Ve ne söylenebileceğini düşündüğünde, ya da kendisi ya da teyzesinin kaderi konusunda da umutsuzdu, yalvarışının gerçekleştiği olay ve bunun intikamcı ruh üzerindeki etkisinden korkuyordu Montoni'den. Yine de, ölümünü habersiz gibi göstermek, bir derecede suçluğunu paylaşıyor ve gerçekten de bu olay tek sebepti, Emily. Udolfo'dan ayrılma dilekçesini bu konuda dinlendirebiliyordu. Düşünceleri bu şekilde sallanırdıken, Montoni tarafından önemli bir mesaj getirildi, onu göremedim. Ta ki ertesi gün kadar. Ve ruhu bir anlığına rahatladı, bir anlığına neredeyse dayanılmaz bir endişe ağırlığından. Annette dedi ki, o Chevaliers'in tekrar savaşa gideceğini düşündüm. Çünkü avlu atlarla doldu ve dışarı çıkan grubun geri kalanının daha önce kalede bekleniyordu. Ve askerlerden birini duydum, ayrıca, diye ekledi, yoldaşına söyle ki, hak eder nadir bir ganimet getireceklerdi. Böyle düşünüyorum. Eğer Signor vicdanı güvenle halkını soygun için gönderebilir, neden böyle? Değildir benim işim. Keşke bir zamanlar bu kaleden güvende olabilseydim. Ve eğer öyle zavallı Ludovico için olmasaydı. Konta izin verirdim, Morano'nun adamları ikimizle birlikte kaçıyor. Çünkü bu sana hizmet etmek olurdu, iyi bir iş oldunuz, hanımefendi, ben de. Annette saatlerce konuşmaya devam edebilirdi, herhangi bir kesinti için sessiz, dikkatsiz. İçine dalmış Emily'den alacaktı. Düşündü ve tüm bugünü bir tür ciddi bir huzur içinde geçirdi. Genellikle acı nedeniyle aşırı zorlanan yeteneklerin sonucudur. Gece döndüğünde, Emily müziğin gizemli tınılarını hatırladı, son zamanlarda duymuştu. Hala bir miktar ilgi duyduğu ve ki umarım tekrar duymayı umuyordu, o huzur verici tatlılığı. Etkisi batıl inançlar artık uzun zamandır rahatsız edilen zihninin zayıflığına yenilmişti. Baktı, coşkulu bir beklentiyle, babasının koruyucu ruhuna ve, Annette'i gece için boşaltmış. Yalnız başına izlemeye kararlı olmuşlar. Geri dön. Ancak henüz müziği duyduğu zamana yakın değildi, eski bir gece ve düşüncelerini rahatsız edici konulardan ayırmak için endişeliydi, Fransa'dan getirdiği birkaç kitaptan biriyle oturdu. Ama zihni, kontrolü reddederek huzursuz ve huzursuz oldu. Sık sık giderdi bir ses dinlemek için kaset kapısına doğru. Bir keresinde bir ses duyduğunu sandı, ama sonra, her şey kılıfı hareketsiz kalmadan ve onun hayal onu kandırmıştı. Böylece zaman geçti, saat 12'ye kadar. Kısa süre sonra uzak kalede mırıldanan sesler kesildi ve uyku hakim oldu genel olarak. Emily sonra kapısına oturdu ve yakında oradaydı, içine düştüğü hayalden.
Çok alışılmadık seslerle hatırlanıyordu, müzik. Ama sanki bir sıkıntılı kişinin alçak yas tutması gibi. Dinlerken, kalbi korkuyla durdu ve ilk sesin hayal edilmekten fazlasıydı. Yine de, ara sıra zayıf bir ses duyuyordu, ağıtını ve nereden geldiğini keşfetmeye çalıştı. Birkaç oda vardı altında. Uzun süredir kapalı olan surun bitişiğinde ve muhtemelen bunlardan birinden ses yükseliyordu. Kapıdan eğilip gözlemledi, orada herhangi bir ışık olup olmadığını. Odalar, olabildiğince algılıyordu, oldukça karanlıktı, ama biraz uzakta, aşağıdaki surda. Bir şeyin hareket ettiğini sandı. Yıldızların saçtığı hafif alacakaranlık, onu ayırt etmesini sağlamıyordu ne olduğunu. Ama onu nöbetçi olarak değerlendirdi ve onu görevden aldığı odanın uzak bir yerine ışık veriyordu. Böylece fark edilmesin daha fazla gözlem. Aynı nesne hala ortaya çıkıyordu. Kısa süre sonra sur boyunca ilerledi. Penceresine doğru ilerledi ve insan formuna benzeyen bir şey ayırt etti. Ama hareket ettiği sessizlik, onun bir nöbetçi olmadığını ikna ediyordu. Çekerken yakınlarında, emekli olup olmama konusunda tereddüt etti. Heyecan verici bir merak onu kalacaktı ama geri çekilmesini neyin söylediğini neredeyse hiç bilmediği korkusu. Duraklarken, figür onun kapalı köşesinin karşısına geldi ve hareketsizdi. Her şey sessizdi, ayak sesi bile duymamıştı. Ve bu sessizliğin ciddiyeti, gördüğü gizemli formla birlikte, onu bastırdı ruhlar gibi bir şekilde. Kapıdan hareket ediyordu ki aniden, figürün uzaklaşıp surdan aşağı süzüldüğünü gözlemledi. Ardından kısa sürede gecenin karanlığında kayboldu. Emily bir süre boyunca izlemeye devam etti geçiş şekli ve sonra odasına çekilip bunu düşünerek. Garip bir durum ve neredeyse hiç şüphe yoktu ki, bir doğaüstü görünüş. Morali toparlandığında, başka birini aramak için etrafına baktı açıklama. Cesur girişimler hakkında duyduklarını hatırlayarak Montoni, aklına geldi ki, az önce mutsuz bir kişi görmüştü, Kiki. Haydutları tarafından yağmalandıktan sonra buraya esir olarak getirildi. Ve daha önce duyduğu müzik ondan geliyordu. Ama yağmalamışlarsa onu hala olası görünmüyordu, onu kale. Ayrıca haydutların cinayet etme alışkanlıklarına daha uygundu soydukları kişileri esir yapmak. Yerine soyurlar. Ama ne? Diğerlerinden daha fazla bir mahkum olduğu varsayımına ters gelen bir durum, şu ki. Terasta dolaşıyordu, bir nöbetçisiz, bu onu ilk tahminini hemen reddetti. Sonrasında, Kont Morano'nun bu alanları elde ettiğine inanmaya eğilimliydi. Kaleye giriş, ancak kısa sürede zorlukları hatırladı ve böyle bir girişime karşı çıkan tehlikeler. Olmalı ve eğer bu kadar da öyleyse başarılı oldu. Gece yarısı yalnız ve sessizce kapısına gelmek bu değildi, özellikle özel merdivenden sonra. Benimseyeceği davranış, dairesiyle iletişim kurmak onun tarafından biliniyordu. O da olmazdı duyduğu kasvetli sesleri çıkardı. Başka bir öneri ise bunun tasarımları olan biri olabileceğini ifade ediyordu kalenin üzerinde. Ama hüzünlü sesler o olasılığı da yok etti. Bu yüzden sorgulama onu daha da şaşırttı. Bunu kim ya da ne rahatsız etmiş olabilir yalnız bir saat. Böyle hüzünlü aksanlarla ve tatlı müzikle şikayet eder. For hala inanmaya eğilimliydi ki, ilk gerginler ve merhum görünüşü bağlantılıydı. Bunu tespit edecek bir yolu yoktu. Ve hayal gücü imparatorluğunu tekrar ele geçirdi ve batıl inançların gizemlerini ortaya çıkardı. Ancak ertesi gece, şüpheleri olduğunda izlemeye karar verdi, belki de temizlenebilir. Ve neredeyse bu figüre hitap etmeye karar verecekti, tekrar ortaya çıkması gerekse. Ertesi gün Montoni ikinci bir bahane gönderdi ve Emily şaşırdı, durum böyle. Bu çok garip, dedi kendi kendine. Vicdanı ona ziyaretimin amacını anlatıyor ve bunu şu noktaya ertelemektedir. Açıklamadan kaçının. Şimdi neredeyse kendini onun içine atmaya karar vermişti ama dehşet. Niyeti engelledi ve bugün geçti, önceki günler gibi. Biri Emily ile, ama bir derece korkunç bir beklenti vardı, yaklaşan gece. Şimdi korkunç huzuru biraz bozmuştu. Zihnini dolduruyordu. Akşam olduğunda, ilk grubu oluşturan grubun ikinci bölümü dağlar arasında gezi. Kaleye döndükleri ve içeri girdiklerinde mahkemeler, Emily, uzak odasında. Onların yüksek bağırışlarını ve gerilimlerini duydu coşkundan. Korkunç bir fedakarlık için öfke orgileri gibi. Hatta barbarca bir iş yapacaklarından korktu. Bir varsayımdan bu varsayım. Ancak Anet kısa süre sonra onu rahatlattı ve insanların sadece yanlarında getirdikleri yağmalama
için seviniyorlardı. Bu durum hala devam ediyor. Montoni'nin gerçekten bir olmaya başladığına dair inancını daha da doğruladı. Banditinin kaptanıydı ve yıkılmış servetini ganimetle geri almayı planlıyordu yolculardan. Gerçekten de, tüm koşulları düşündüğünde, silahlı ve neredeyse erişilemez bir kalede. Uzak aralarda vahşi ve yalnız dağların derinlikleri. Uzak etekleri boyunca dağınık kasabalar ve şehirler. Zengin gezginlerin sürekli olduğu yerler geçmek, bu. Diğerlerinin en uygun durumu gibi görünüyordu. Rapine planlarının başarısı ve garip düşünceyle karşılaştı, Montoni soyguncuların kaptanı oldu. Karakteri de, ilkesiz, dauntless, zalim ve girişimci, duruma uygun görünüyordu. Hayatın karmaşasından ve mücadelesinden zevk alan bir o da aynı derecede acımaya ve korkuya yabancı. Cesareti bir tür hayvani vahşilikti, bir ilke, zihni akıl dışı bırakan asil dürtüyü değil. Ezilenler için baskıcı, ancak anayasal bir dayanıklılık hissedemeyen ve dolayısıyla korkamayan. Emily'nin varsayımı, ne kadar doğal olursa olsun, kısmen yanlıştı. Çünkü öyleydi bu ülkenin durumuna ve koşullara yabancı biri olarak. Sık sık yaşanan savaşlar kısmen yürütülmüştü. Birçok eyaletin gelirleri o dönemde İtalya. Hatta sürekli orduların desteğine yetersiz kalmıştı kısa sürelerde. Her iki hükümetin de çalkantılı alışkanlıkları yaşadığı dönemde ve halkın huzur içinde geçmesine İzin verildiğinde, bilinmeyen bir insan düzeni ortaya çıktı. Bizim çağımıza ait ve kendi tarihlerinde hafifçe tanımlanıyor. Her savaşın sonunda dağıtılan askerler, çok azı kasaya döndü, ancak kârsız işgüzarlıklar. O zamanlar barışta alışılmıştı. Bazen başka bir dünyaya geçiyorlardı, ülkeleri ve ordularla karıştı, bu ordular hala sahayı sürdürdü. Bazen kendilerini soyguncu çeteleri haline getirdiler ve uzak kaleleri işgal ettiler. Umutsuz karakterleri, kırdıkları hükümetlerin zayıflığı ve ordulara geri çağrılabileceklerinin kesinliği varlık tekrar istenmeli. Onların çok fazla peşinden koşulmalarını önlemek için sivil güç ve bazen de bir halk şefi olarak, bu taraftan herhangi bir devletin hizmetine götürüldüler. Cesaretlerinin bedelini onunla hesaplayın. Bu son uygulamadan doğdu isimleri, Condottieri. İtalya'nın her yerinde zorlu bir terim, bir dönemi, 17. yüzyılın erken döneminde sona erdi. Ancak ki başlangıç noktasını belirlemek o kadar kolay değildir. O dönemde küçük devletler arasındaki yarışmalar çoğunlukla sadece girişimle ve başarı olasılıkları tahmin ediliyordu, yetenek, ancak generalin ve askerlerin kişisel cesaretinden kaynaklanıyordu. Sıkıcı operasyonların yürütülmesi için gerekli olan yetenek azdı değerli. Bir grubun düşmanlarına nasıl yönlendirilebileceğini bilmek yeterliydi. En büyük gizlilikle ya da en kompakt sırayla onlardan yapıldı. Subay, kendini bir duruma sokacaktı. Ama örneğin, askerler cesaret edemeyebilirdi. Ve karşı tarafların da bildiği gibi birbirlerinin gücüyle çok az olan bugünün etkinliği sık sık olurdu, ilk bölümlerin cesaretiyle belirlenir. Bu tür hizmetlerde Condottieri öne çıktı ve bu hizmetlerde her zaman yağmalama gerçekleşiyordu. Başarı, karakterleri hem korkusuzluk hem de israfçılık karışımı bir karışım kazandı, bu durum hizmet ettikleri kişileri bile hayran bırakıyordu. Bu şekilde çatışma olmadıklarında, şefleri genellikle kendi kalesine sahipti. Ya da çevresinde rahatsız edici bir dinlenme yaptılar. Ve, her ne kadar bir zamanlar ihtiyaçlar kısmen sakinlerin mülklerinden sağlanıyordu. Yağmalarının diğer yerlere bolca dağıtılması, onların rahatsız edici. Ve bu bölgelerin köylüleri zamanla savaşçı misafirlerini gösteriyordu. Komşu hükümetler bazen bu askeri toplulukları bastırmaya nadiren çaba gösterdi. İkisi de çünkü bunu yapmak zordu ve çünkü onların gizli korunması sağlanıyordu. Çünkü savaşlarının hizmeti, başka türlü bu kadar ucuz olamayacak bir adam topluluğu bakımı yapılmış. Ya da tamamen nitelikli. Komutanlar bazen buna bile güveniyordu, birçok gücün bu politikasına çok yakın. Başkentlerine sık sık gitmek. Ve Montoni, onlarla Venedik ve Padua oyun partilerinde tanıştığı için bir mahvettiği servetleri onu cezbetmeden önce karakterlerini taklit etme arzusu uygulamalarını benimsemek. Bu, mevcut yaşam planının düzenlenmesi içindi. Gece yarısı konsillerinin Venedik'teki malikanesinde yapıldığını ve Orsino ve mevcut topluluğun bazı diğer üyeleri daha sonra ve sonradan servetlerinin mahvolmasına yol açarak uyguladıkları öneriler. Gece döndüğünde, Emily tekrar kapıdaki görevine döndü.
Vardı şimdi bir ay ve tüylü ormanın üzerinden yükselirken, sarı ışığı yalnız terası ve çevresindeki nesneleri daha belirgin şekilde gösteriyor. Yıldızların alacakaranlığı bitmişti ve Emily'ye gözlemlerine yardımcı olacağına söz vermişti. Gizemli form geri dönerse, bu konuda yine tereddüt etti varsayımını yaptı ve figürle konuşup konuşmayacağımı tereddüt etti. Güçlü bir ve neredeyse karşı konulmaz bir ilgi onu teşvik etti. Ama korku arada bir onu zorladı bunu yapmaya isteksiz. Eğer bu kaleye niyetleri olan biri ise, dedi kadın, merakım benim için ölümcül olabilir. Ama gizemli müzik ve duyduğum ağıtlar kesinlikle ondan kaynaklanıyor olmalı. Eğer öyleyse, olamaz. Bir düşman. Sonra talihsiz teyzesi düşündü ve kederle titreyerek dehşet. Hayal gücünün tüm gücüyle zihnini ele geçirdi. Gerçeği ve gördüğü formun doğaüstü olduğuna inanıyordu. O titremiş, zorlanarak nefes almış. Buz gibi bir soğukluk yanaklarına dokunuyordu ve bir süre korkuları yargısını ele geçirdi. Kararlılığı artık onu terk etti ve eğer figür ortaya çıkarsa, onunla konuşmamaya karar verdi. Böylece zaman geçti. O köşesinde otururken, beklentilere ve gece yarısının karanlığı ve sessizliği. Çünkü ay ışığında belirsiz bir şekilde görüyordu sadece batı açısını oluşturan dağlar ve ormanlar. Kuleler kümesi kalenin ve altındaki terasın ve ses duymadı, sadece ara sıra, yalnız bir slogan, nöbetçi nöbetçiler tarafından iledildi ve ardından nöbeti hafifletmek için gelen ve uzaktan. Tanıdığı adamların adımları ay ışığında parlayan mızraklarının yanında sur ve sonra, gecenin arkadaşlarını selamladıkları birkaç kısa kelime. Emily emekli oldu odasında, kapıdan geçerken. Geri döndüğünde, her şey tekrar sessizleşti. Artık çok geç olmuştu. İzlemekten yorulmuştu ve önceki gece gördüklerinin gerçekliğinden şüphe etmeye başladı. Ama o hala pencerede oyalanıyordu. Çünkü zihni uykuyu kabul edemeyecek kadar huzursuzdu. Ay, ona tam bir görüş sunan net bir parlaklıkla parlıyordu, teras. Ama sadece bir ucunda yürüyen tek bir nöbetçi gördü. Ve, at beklentiyle yorgun bir şekilde geri çekildi, dinlenmeye başladı. Ancak müziğin zihninde bıraktığı izlenim böyleydi ve daha önce duyduğundan şikayet ediyordu. Ayrıca hoşuna giden figürden de ertesi gece nöbeti tekrar etmeye karar verdiğini görmüştü. Montoni, ertesi gün Emily'nin belirlenen ziyaretine dikkat etmedi. Ancak onu görmek için öncekinden daha çok istekli olan Annette'i hangi saatte sorması için gönderdi. Onu kabul edecekti. Saat 11'den bahsetti ve Emily dakikti şu an. Bu sırada şoku desteklemek için tüm direncini topladı varlığı ve zorladığı korkunç anılar. Birkaç kişiyle birlikteydi subayları, sedir odasında, kimi gözlemlediğinde durakladı. Ve o endişe arttı, o da onlarla konuşmaya devam etti, görünüşe göre değildi onu izledi. Ta ki bazı subayları arkasını dönerek Emily'yi gördü ve bir ünlem. Aceleyle emekli olurdu ki Montoni'nin sesi kesildi ve kötü bir aksanla, onunla konuşurdum siz. Signor Montoni, eğer boş zamanınız varsa. Bunlar benim arkadaşlarım, diye yanıtladı, ne dersen, duyabilirler. Emily, cevap vermeden, şövalyelerin kaba bakışlarından uzaklaştı ve Montoni sonra onu salona kadar takip etti. Oradan da küçük bir odaya götürdü ve kapıyı şiddetle kapattı. Karanlık yüzüne bakarken, yine teyzesinin katilini gördüğünü sandı. Ve zihni öyleydi dehşetle sarsıldı. Düşünceyi hatırlayacak kadar gücünün olmadığı için ziyaretinin amacını açıklar. Ve kendisine güvenerek Madame Montoni cesaret edebileceğinden fazlasıydı. Montoni sonunda sabırsızca ne söyleyeceğini sordu. Benim yok önemseme zamanı, diye ekledi, anlarım önemli. Emily ona Fransa'ya dönmek istediğini ve yalvarmak için geldiğini söyledi ona izin verirdi. Ama şaşırmış görünce ve sorduğunda isteğin nedeniyle tereddüt etti. Öncekinden daha solgun oldu, titredi ve neredeyse ayaklarının dibine çöktü. Onun duygularını gözlemledi, görünür kayıtsızlık ve sessizliği bozarak ona, olmalı gitmiş. Ancak Emily, ruhunu yeterince canlandırdı ve tekrar edebildi isteğini. Ve Montoni kesinlikle reddettiğinde, uykuda olan zihni uyandı. Artık burada nezaket içinde kalamam, efendim, dedi. Ve hangi hakla beni tutukladığınızı sorabilirim. Burada kalmanı benim isteğim, dedi Montoni, elini koyarak kapıda gitmek, bırak bu yeterli olsun. Emily, bu vasiyetten temiz edemeyeceğini düşünerek itiraz etmeyi bıraktı haklı olduğunu ve onu adil olmaya ikna etmek için zayıf bir çaba gösterdi.
Oysa benim teyzem yaşıyordu, efendim, dedi titrek bir sesle. Benim ikametgahım da burada uygunsuz değildi. Ama şimdi, artık yok olduğuna göre, kesinlikle izin verilebilir ayrılmak için. Kalınım size fayda sağlamaz, efendim, sadece beni rahatsız eder. Kim söyledi sana, Madame Montoni'nin öldüğünü sana, dedi Montoni, bir sesle meraklı göz. Emily tereddüt etti, çünkü kimse ona söylememişti ve o da söylemedi portal odasında o gösteriyi. Gördüğünü itiraf etmeye cesaret ediyorlardı, ki bu da onu bu inanca zorladı. Kim söyledi sana, diye daha sert bir şekilde tekrarladı. Ah, çok iyi biliyorum, diye yanıtladı Emily, beni bu konuda bağışla korkunç konu. Kendini desteklemek için bir banka oturdu. Onu görmek istersen, dedi Montoni, görebilirsin, o yatıyor Doğu Taret. Şimdi cevabını beklemeden odadan çıktı ve sedir ağacına döndü odası. Daha önce Emily'yi görmemiş şövalyelerin de yaptıkları keşfe karşı onu harekete geçir. Ancak Montoni memnun görünmedi, bu neşeye dayanmak için konuyu değiştirdiler. Bir gezi planı hakkında ince Orsino ile konuştuktan sonra, arkadaşı, gelecekteki bir gün için meditasyon yaptıklarını söyledi. Pusağı beklemeleri gerektiğini söyledi çünkü Verezzi'nin aceleyle karşı çıktığı düşman. Orsino'yu kötülükle azarladı ruhu ve Montoni ona 50 adamla liderlik etmesine izin verirse, karşısına çıkacak her şeyi fethedecekti. Orsino küçümseyici bir şekilde gülümsedi, Montoni de gülümsedi ama aynı zamanda dinledi. Verezzi sonra şiddetli bir açıklama ve iddiayla devam etti. Ta ki durdurulana kadar Orsino'nun bir argümanı, ki bunu daha iyi cevaplayacağını bilmiyordu hakaret. Onun sert ruhu, Orsino'nun kurnaz temkinliliğinden nefret ediyordu ve sürekli karşı çıkmıştı ve uzun zaman önce içsiz, ama sessiz bir nefreti vardı oluştu. Ve Montoni her ikisinin de sakin bir gözlemcisiydi. Ki bu farklılıklara sahipti bildiği nitelikler ve zıt karakterlerini kendi tasarımlarının mükemmelliği, ama Verezzi, muhalefetin öfkesi içinde. Şimdi öyle yaptı Orsino'yu korkaklıkla suçlamaktan çekinmeden, bu konuda ikincisi, cevap vermese de. Kılıf bir solgunlukla kaplanmıştı. Ve Montoni, onun gizlenmiş gözlerini izledi. Onun aceleyle elini kendi eline koyduğunu gördü göğsünden. Ama Verezzi, yüzü kırmızı parlayan ve çarpıcı bir şekilde Orsino'nun tenine zıt olarak hareketi belirtmedi ve devam etti. Cavigni'ye korkaklara karşı cesurca hayal ediyordu. Cavigni ise onun üzerine sinsi bir şekilde gülüyordu. Öfkeyle ve Orsino'nun sessiz utancına karşı, Orsino'nun geri çekilmesiyle birkaç adım geride, rakibini sırtından bıçaklamak için bir stiletto çıkardı. Montoni yarı uzatılmış kolunu tuttu ve anlamlı bir bakışla onu ponyardı göğsüne geri koyar. Sadece kendisi tarafından görülür. Çoğunlukla grup, uzak bir pencerede. Bir vadi hakkında tartışıyordu, bir ambuskad oluşturmayı planlıyorlardı. Verezzi döndüğünde, ölümcül nefret rakibine karşı ilk kez niyetinden şüphe uyandırarak elini kılıcına koydu, sonra kendini toparlamış gibi yukarı adım attı Montoni'ye. "Signor," dedi Orsino'ya anlamlı bir bakış atarak, "biz bir suikastçı grubu değil. Cesur adamlar için işiniz varsa, beni bu işte işe alın sefer, kanımın son damlasını alacaksın. Sadece işiniz varsa korkaklar, tutun onu," Orsino'ya işaret ederek, "ve bırakmama izin ver Udolfo." Orsino daha da öfkeliyle, tekrar stilettosunu çıkardı ve ona doğru koştu Verezzi. Aynı anda kılıcıyla ilerledi, Montoni ve grubun geri kalanı müdahale etti ve onları ayırdı. "Bu bir çocuğun davranışıdır," dedi Montoni Verezzi'ye. "Değil bir adamın konuşmasında daha ılımlı ol. Ölçülülük korkakların erdemidir," diye karşılık verdi Verezzi, "her konuda ılımlılar, ama korkuda." "Sözlerini kabul ediyorum," dedi Montoni, ona sertçe dönerek ve kibirli bir bakış. Kılıcını kınından çıkarıyordu. "Tüm kalbimle," diye bağırdı Verezzi, "ama kastetmiyordum onları senin için." Montoni'ye pas verdi. Ve savaşırken, Orsino'nun yaptığı kötü adam Verezzi'yi bıçaklama girişimi daha oldu ve yine engellendi. Savaşanlar sonunda ayrıldı ve çok uzun ve şiddetli bir süreçten sonra anlaşmazlık, barıştı. Montoni daha sonra Orsino ile birlikte odadan çıktı ve onu gözaltına aldı uzun süre özel danışma içinde. Bu arada Emily, Montoni'nin son sözlerinden şaşırmış halde, şimdilik unuttu. Onun beyanını verdiği gibi, onun kalede devam etmesi gerektiğini.
Kendisi düşünürken talihsiz teyzesi, onun doğu kulesinde yattığını söylemişti. İçinde eşinin kalıntılarının uzun süre gömülmeden kalmasına izin verince, bir acımasızlık derecesi, Montoni'nin bile tahmin ettiğinden daha şok ediciydi pratik yap. Uzun bir mücadeleden sonra, onun ziyaretine izin vermeye karar verdi. Kule ve talihsiz teyzesine son bir bakış atmak. Hangi tasarımla odasına döndü ve Annette'in ona eşlik etmesini beklerken, kendisine destek olacak kadar cesaret kazanmaya çalıştı. Yaklaşan sahne, çünkü, onunla karşılaşmak için titrese de, bunun bu son görevin yerine getirilmesinin bundan sonra ona sağlayacağını unutmayın teselli verici. Bir tatmin. Annette geldi ve Emily amacını söyledi, Annette de bu amacı ortaya çıkardı onu vazgeçirmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Annette ise çok etkili oldu zorluk nedeniyle kuleye kadar eşlik etmeye ikna edildi. Ama hiç dikkate alınmadı ölüm odasına girme sözü verebilirdi. Şimdi koridordan çıktılar ve merdivenin dibine ulaştıklarında, Emily'nin daha önce yükseldiği yere Annette daha ileri gitmeyeceğini ilan etti. Ve Emily yalnız yoluna devam etti. Kan izini gördüğünde, ki elinde vardı gözlemlenmeden önce, ruhu bayıldı ve dinlenmeye zorlandı. Merdivenlerde, neredeyse daha fazla ilerlememeye karar veriyordu. Birkaç saniyelik duraklama kararlılığını geri kazandı ve devam etti. Üst odanın açıldığı iniş yerine yaklaştığında, hatırladı. Kapının eskiden bağlandığını ve yakalanmış olduğunu düşündü hala öyle olacak. Ancak bu beklentide yanılıyordu. Kapı için hemen açıldı, etrafında korkuyla etrafı olan karanlık ve sessiz bir odaya açıldı baktı. Sonra yavaşça ilerledi, o zaman boş bir ses konuştu. Emily, ki konuşamayan ve yerinden hareket edemeyen bir korku sesi çıkarmadı. The ses tekrar konuştu. Ve sonra, bunun Madame'e benzediğini düşündü Montoni, Emily'nin morali anında canlandı. Bir yatağa doğru koştu, odanın uzak bir köşesinde duran ve perdeleri çekmişti. İçi, solgun ve zayıf bir yüz belirdi. Geri başladı, sonra tekrar ilerledi, yorganın üzerinde uzanmış iskelet eli aldığında ürperdi. Sonra bıraktı ve uzun, huzursuz bir bakışla yüze baktı. Öyleydi Madame Montoni'ninki. Hastalık nedeniyle o kadar değişmiş olsa da ne olduğu şimdi göründüğü şeyde zar zor izlenebiliyordu. O hala hayattaydı ve ağır gözlerini kaldırıp yeğenine çevirdi. "Bu kadar uzun zamandır neredeydin?" dedi aynı tonla, "Ben beni terk ettiğini sanıyordum." "Gerçekten yaşıyor musun?" dedi Emily sonunda, "Yoksa bu sadece bir şey mi korkunç bir hayalet mi?" Cevap alamadı ve yine kapı kaptı el. "Bu özdür," diye haykırdı, "ama öyle soğuk, mermer kadar soğuk." Bıraktı. "Ah, eğer gerçekten yaşa, konuş," dedi Emily, çaresizlik dolu bir sesle. "Böylece ben konuşabilirim diye aklımı kaybetmem, beni tanıdığını söyle." "Yaşıyorum," diye yanıtladı Madame Montoni, "ama, hissediyorum ki ölmek üzereyim." Emily tuttuğu eli daha hevesle kavradı ve inledi. İkisi de bir süre sessiz. Sonra Emily onu sakinleştirmeye çalıştı ve sordu. Onu şu anki bu acınacak duruma düşüren şeydi. Montoni, onu kuleye götürdüğünde, olası olmayan bir şüpheyi hayatına kastetten sonra, bu olayda görev alan adamlara, onunla ilgili sıkı bir gizlilik gözlemle. Buna bir çift kişiden etkilendi motivasyon. Emily'nin ziyaretlerinin rahatlığından onu mahrum bırakmak ve yeni bir şey olursa onu özel olarak gönderme fırsatı elde edin şüpheli zihninin mevcut önerilerini doğrulayan koşullar ortaya çıkar. Hak ettiği nefretin bilinci oldukça doğalıydı önce ona yapılan girişimi ona atfetmeye yönlendirdi. Hayat ve endişelendiğine dair başka bir sebep olmasa da o korkunç planda şüpheleri hala kaldı. Onu tutmaya devam etti kulede, sıkı bir koruma altında. Ve acımadan ya da pişmanlık duymadan acı çekmişti onu, öfkeli bir ateş altında yalnız. İhmal edilmiş halde yatacaktı, ta ki ateşi azalana kadar onu bugünkü haline. Merdivenlerde Emily'nin gördüğü kan izi Madame Montoni'yi taşımak için görevlendirilen adamlardan. Birinin bağlanmamış yarası ve geç kavgada almıştı. Gece bu adamlar, yetinmiş kendileri de mahkum odasının kapısını güvence altına alarak emekli olmuşlardı korumadan. Ve işte Emily, ilk sorgulamasında Taret'in çok sessiz ve terk edildiğini gördüm. Odanın kapısını açmaya çalıştığında, teyzesi uyuyordu ve bu sessizliğe yol açtı ve bu da onu kandıran bir sessizliğe yol açtı. Artık olmadığına inanmak. Ama korkusu ona dayanmasına izin verdi miydi çağrıda daha uzun süre ilerlerse.
Muhtemelen Madame Montoni'yi uyandırırdı ve çok acıdan kurtulmuştu. Portal odadaki gösteri, ki sonrasında Emily'nin korkunç şüphesini doğruladı. Bir adamın cesedi olduğu anlaşıldı, kavgada düşenler ve aynı şekilde hizmetçiler salonu, karmaşadan sığındığı yer. Bu adam yaralarının altında birkaç gün kaldı. Ve ölümünden kısa süre sonra cesedi öldüğü kanepeye kaldırıldı ve kazarda defnedildi şapelin altında, Emily ve Barnard'in geçtiği şapelin altında. O da, Emily, Madame Montoni'ye kendisiyle ilgili binlerce soru sorduktan sonra, onu terk etti ve Montoni'yi aradı. Ona karşı duyduğu daha ciddi bir ilgi için teyze, şimdi onu yaptı. İtirazları ne kadar öfke çekse de kendi üzerine ve onun ona ne demek istediğini vermesinin imkansızlığına karşı yalvarıyorum. Madame Montoni şimdi ölüyor, efendim, dedi Emily, gördüğü anda o, kırgınlığın onu sonuna kadar takip etmeyecek an. O küçümseyen odadan kendi dairesine götürülmesine izin ver. Ve gerekli konforların sağlanmasını sağladı. Eğer ölüyorsa, bu ne hizmet eder, dedi Montoni, görünür kayıtsızlık. İzinli hizmet, efendim. Sizi birkaç o sancıdan kurtarmak aynı durumda olduğunuzda vicdanınız acı çekmelisiniz, dedi Emily. Akılsızca öfkeyle, ki Montoni bunu kısa sürede ona yaptı mantıklı. Ona varlığını bırakmasını emrederek. Sonra onu unuttu kırgınlık ve sadece teyzesinin acınası haline karşı şefkatle etkilenmiş. Yardım edemeden öldükten sonra, Montoni'ye alçak gönüllülük göstermeye ve evlat edinmeye teslim oldu karısına karşı yumuşatması için. Her ikna edici yöntemi kullanırdı. Uzun süre boyunca onun söylediklerine ve baktığı her şeye karşı kanıt oldu. Ama sonunda Emily'nin gözlerinde parlayan acıma tanrısı kalbine dokundu. Daha iyi duygularından utanarak, yarı somurtkan, arkasını döndü ve yarı geri çekildi. Ancak sonunda eşinin taşınmasına rıza attı. Kendi dairesi ve Emily'nin ona katılması gerekiyordu. Aynı derecede korkuyorum ki, bu rahatlama çok geç gelebilir ve Montoni geri çekebilir. Emily ona teşekkür etmeye pek kalkmadı. Ama Annette'in yardımıyla, hızla Madame Montoni'nin yatağını hazırladı ve onu taşıdılar. Samimiydi, zayıf bedeninin yorgunluğuna dayanmasını sağlayabilirdi kaldırma. Madame kendi dairesine yeni varmışken, bir emir verildi kocası, kuleden kalmasını istedi. Ama Emily, onun böyle bir haber vermişti, aceleyle ona bildirmişti. Ayrıca bir saniye görevden alınması anında ölümcül oldu ve eşinin devam etmesine izin verdi. Öyleydi. Bugün boyunca Emily, Madame Montoni'den hiç ayrılmadı. Sadece çok az hazırlık yapmak için kendisini desteklemek için gerekli gördüğü şeyleri besliyordu ve Madame Montoni sessizce kabul etti. Ama mantıklı görünüyordu onu yaklaşan dağılmaktan kurtaramadı ve neredeyse hiç dilek duymadı ömür boyu. Emily ise ona en nazik bir şefkatle bakıyordu. Hayır artık önündeki zavallı nesnede otoriter teyzesi görüyordu ama kız kardeş merhum sevgili. Babasının tüm şefkatini gerektiren bir durumda ve nezaket. Gece olunca teyzesiyle oturmaya karar verdi. Ama bu Annette ise kesinlikle yasakladı ve ona dinlenmeye çekilmesini emretti. Yalnız kalacak odasında. Dinlenme gerçekten Emily için gerekliydi ve onun ruhlar ve beden, olaylar ve çabalar karşısında eşit derecede yorulmuştu. Gün, ama Madame Montoni'den ayrılmadı, ta ki gece yarısından sonra. O dönem doktorlar tarafından çok eleştirel görülüyordu. 12 saatten kısa bir süre sonra, Annette uyanık olmasını ve onu çağırmasını emretmişti. Kötü bir değişiklik olursa, Emily üzgün bir şekilde Madame Montoni'ye seslendi, iyi geceler ve odasına çekildi. Morali her zamankinden daha fazlaydı, teyzesinin acınası durumundan dolayı depresyona düşmüştü. Haliyle neredeyse hiç iyileşmeyi başaramıyordu, beklemeye cesaret etti. Kendi talihsizliğine rağmen kapalı olduğu için hiç vakit görmedi, uzak bir kalede. Hiçbir arkadaşın ulaşamayacağı bir yerde, böyle bir şeye sahip olsaydı. Ve yabancıların bile acımasızlığından öte. Kendisinin de içinde olduğunu biliyordu, her türlü eylemi yapabilen bir adamın gücü. Çıkarı veya hırsı, önerebilirim. Hüzünlü düşüncelerle ve beklentilerle dolu olan hüzünlü ama öyle değildi, hemen dinlenmek için çekildi, ama açık kapısına düşünceli bir şekilde yaslandı. Önünde ay ışığında dinlenen ormanlar ve dağlar sahnesi bir ortam oluşturuyordu pişmanlık içinde. Zihninin durumuyla zıtlık vardı. Ama bu mırıltıların yalnız mırıltıları, ormanlar ve bu uyuyan manzaranın manzarası.
Duygularını yavaş yavaş yatıştırdı ve onu yumuşattı. Bir süre ağlamaya devam etti, her şeye kayboldu. Ama nazikçe talihsizliklerini hissetmek. Sonunda mendili ondan aldığında gözlerinde, aşağıdaki terasta. Önünde gördüğü figürü eskiden gözlemlenmiş, tam karşısında sabit ve sessiz duruyordu pencere var. Bunu fark edince geri döndü ve bir süre boyunca korku çöktü merak. Sonunda kapıya döndü ve figürü durdurdu ondan önceydi. Şimdi bunu gözlemlemeye zorladı ama tamamen konuşamıyordu, önceden niyetlediği gibi. Ay berrak bir şekilde parlıyordu, hafif ve belki de zihninin huzursuzluğu onu engelliyordu önündeki. Formu herhangi bir hassasiyetle ayırt ediyordu. Durakaldı sabit bir şeydi ve gerçekten canlandırılıp yapılmadığından şüphe etmeye başladı. Dağınık düşünceleri artık o kadar geri dönmüştü ki. Ona hatırlatıyordu ki ışık onu tehlikeli gözleme maruz bıraktı ve o da geri çekilerek onu kaldırmak için figürün hareket ettiğini ve sonra onun gibi görünen şeyi salladığını fark ettiğinde kol. Sanki onu çağırıyormuş gibi ve o korkuyla bakarken tekrarladı aksiyon. Şimdi konuşmaya çalıştı ama kelimeler dudaklarında kesildi ve pencereden ışığını kaldırmak için çıktı. Bunu yaparken duydu, dışarıdan hafif bir inleme duyuldu. Dinliyor ama geri dönmeye cesaret edemeyen, şu anda tekrar duydum. Aman Tanrım, bu ne anlama gelebilir, dedi. Yine dinledi ama ses artık gelmedi. Ve uzun bir aralıktan sonra sessizlik. Cesaretini toplayarak kapıya gittiğinde tekrar gördü aynı görünüm. Tekrar çağırdı ve yine alçak bir ses çıkardı. O inleme kesinlikle insana mahsustu, dedi. Konuşacağım. Kim o, diye bağırdı Emily hafif bir sesle, bu saatte dolaşan mı? Figür başını kaldırdı ama aniden uzaklaştı ve aşağıya doğru süzüldü. Teras. Uzun süre ay ışığında hızla geçerken izledi, ama ayak sesi duymadı. Ta ki surun diğer ucundan bir nöbetçi gelene kadar. Yavaşça yürüdü. Adam penceresinin altında durdu ve yukarı bakarak seslendi adı onu. Hızla geri çekiliyordu ama ikinci bir çağrı onu tetikliyordu cevap vermek için asker saygıyla bir şey görüp görmediğini sordu. Cevap verdiğinde, öyle olduğunu söyledi. Daha fazla konuşmadı, ama yürüyüp uzaklaştı. Terasta durdu, Emily gözleriyle onu takip ediyordu, ta ki o uzakta kaybolana kadar. Ama o tetikteydi, surun ötesine geçemeyeceğini biliyordu ve, bu nedenle, dönüşünü beklemeye karar verdi. Kısa süre sonra, uzaktan sesi duyuldu, yüksek sesle çağırıyordu. Ve ardından bir daha da uzakta olan bir ses cevap verdi ve bir sonraki anda işaret sözü şöyleydi. Verildi ve teras boyunca geçti. Askerler aceleyle casement'te ne olduğunu sormak için aradı. Ama onlar geçmeden geçtiler onunla ilgili. Emily'nin düşünceleri tekrar gördüğü figüre döndü, olamaz kaleye niyetleri olan biri ol, dedi. Ne kadar biri çok farklı davranır. Nereye gitmeye cesaret etmeyecekti nöbetçiler nöbette değildi. Ne de kendini bir pencerenin karşısına sabitledi, orada gözlemlenmesi gerektiğini fark etti. Hele, çağırır ya da bir ses çıkarır şikayet. Ama mahkum olamaz, çünkü bu fırsatı nasıl elde edebilirdi böyle dolaşmak mı? Eğer kibirli olsaydı, bu figürün öyle olduğunu düşünebilirdi kalenin bir sakini. Kasasının altında dolaşarak onu görmek ve hayranlığını ifade etmesine izin verilmesi. Ama bu görüş Emily'nin aklına hiç gelmedi ve aklına gelmiş olsaydı bunu şu şekilde reddederdi. Düşündüğümüzde, konuşma fırsatı varken gerçekleşti, sessizce geçmesi beklenmişti. Ve bu, şu anda bile konuştuğu sırada, form aniden yerden ayrılmıştı. O düşünürken, iki nöbetçi sur boyunca samimi bir sohbetle yürüdü. Bunlardan birkaç kelime yakaladı ve bunlardan öğrendi ki, yoldaşlar bayıldıktan sonra yere yığılmıştı. Kısa süre sonra 3 asker daha ortaya çıktı yavaşça terasın altından ilerledi. Ama sadece bir alçak sesi duydu aralıklı bir ses. Yaklaştıkça, bunun ortada yürüyen, görünüşe göre yoldaşlarının desteğiyle yürüyen sesi. Ve tekrar onlara seslendi, ne olduğunu sordu. Onun sesi sesiyle duruştu, başlarını kaldırdılar. O ise sorusunu tekrar etti ve nöbetçi arkadaşları Roberto'nun nöbet geçirdiği ve düşerken çığlığı. Yanlış bir alarma yol açmıştı. Krizler geçiriyor mu, dedi Emily. Evet, Signora, diye yanıtladı Roberto. Ama eğer yapmasaydım, görmek, papayı korkutmaya yetiyordu. Neydi o, diye sordu Emily, titreyerek. Ne olduğunu söyleyemiyorum, hanımefendi, ne gördüğümü ya da nasıl gördüğümü bilemiyorum kayboldu. Diye yanıtladı asker, o ise anı
Surdan aşağıya takip ettiğiniz kişi miydi, bu alarmı neden oldun? Dedi Emily, kendi alarmını gizlemeye çalışarak. Kişi, diye bağırdı adam, şeytandı ve onu ilk kez görmüyorum. Son da olmayacak, dedi arkadaşlarından biri, gülerek. Hayır, hayır, kesinlikle yapmam, dedi bir diğeri. Peki, diye ekledi Roberto, şimdi de senin kadar neşeli olabilirsin lütfen. Geçen gece pek şaka değildin, Sebastian, sen programdayken Lancelot ile izle. Lancelot bundan bahsetmesine gerek yok, diye yanıtladı Sebastian. Bırak titreyerek durduğunu ve kelime veremediğini hatırlıyor, ta ki adam gitmişti. Adam bu kadar sessizce üzerimize gelmeseydi. Ben gelirdim onu yakaladı ve kısa sürede kim olduğunu söylemesini sağladı. Hangi adam, diye sordu Emily. Adam değildi, hanımefendi, dedi Lancelot, yanında duran, ama şeytanın kendisi. Yoldaşımın dediği gibi, ne adam, kalede yaşamıyor, gece yarısı duvarların içine girebilir miydiniz? Neden, öyleymiş gibi davransam iyi olurdu ve ne diye yürüyüp tüm senatörlerin arasına girin. Onlar danışmanlık yaparken, ve tekrar sağ çıkma şansım kesinlikle her şeyden daha fazla olmalı adam. Gece karanlıkta kapıların içinde yakalamamız gereken adam. Sanırım bu kişinin kalede yaşayan kimse olamayacağını açıkça kanıtladı. Ve şimdi kanıtlayacağım ki, kalede yaşayan kimse olamaz. Çünkü, eğer öyleyse, neden görülmekten korksun ki? Yani bundan sonra, umarım kimse bana bunun biri olduğunu iddia ediyormuş gibi davranmaz. Hayır, tekrar söylüyorum, kutsal papa adına. Şeytandı ve Sebastian orada, bunun ilk kez olmadığını biliyor onu gördüm. O zaman figürü ne zaman gördün, daha önce? Dedi Emily yarı gülümseyerek, konuşmayı biraz fazla bulsa da, bir faiz vardı. Bu da onun bunu tamamlamasına izin vermezdi. Yaklaşık bir hafta önce, hanımefendi, dedi Sebastian, hikayeyi anlatmaya devam ederek. Ve nerede? Surda, hanımefendi, daha yukarıda. Peşinden mi geldin, kaçtı? Hayır, Signora. Lancelot ve ben birlikte nöbetçilik tutuyorduk ve her şey vardı yine de. Bir farenin kıpırdadığını duymuş olabilirdiniz ki, aniden Lancelot diyor, Sebastian. Hiçbir şey görmüyor musun? Başımı biraz çevirdim. Nasıl olursa olsun, böylece. Hayır, diyorum ben. Sus, dedi Lancelot, bak orada, surun son topunun yanında. Baktım, sonra düşündüm bir şeyin hareket ettiğini gördüm. Ama ışık yok. Sadece yıldızların verdiği şey, ben kesin olamıyordu. Oldukça sessiz durduk, izlemek için ve hemen karşımızdaki kale duvarından bir şey geçiyor. Peki neden onu ele geçirmedin? Diye bağırdı bir asker, neredeyse hiç almamıştı şimdiye kadar konuştu. Evet, neden ele geçirmedin, dedi Roberto. Bunu yapmak için orada olmalıydın, diye yanıtladı Sebastian. Ama onu boğazından tutacak kadar cesur olurdun şeytanın kendisiydi. Belki de böyle bir özgürlüğü alamazdık, çünkü onu senin kadar iyi tanımıyoruz. Ama benim gibiyim diyordu ki, o kadar hızlı yanımızdan geçti ki, bizim sürpriz, gitmeden önce. O zaman, takip etmenin boşuna olduğunu anladık. Devam ettik bütün gece sürekli nöbet tuttuk, ama artık görmedik. Ertesi sabah söyledik surların diğer bölümlerinde görevde olan bazı yoldaşlarımız, görmüştü. Ama hiçbir şey görmediler, bize güldüler, ve o zaman bu gece, aynı figür yine yürüdü. Nerede kaybettin dostum, dedi Emily Roberto'ya. Sizi terk ettiğimde, hanımefendi, diye yanıtladı adam, beni görebilirsiniz surdan aşağı indim. Ama doğu terasına varana kadar gördüm her şey. Sonra, ay parlak parlarken, gölgeye benzeyen bir şey gördüm önümde, bir mesafede. Önümde süzülüyordu. Durdum, çevirdiğimde Doğu Kulesi'nin köşesi. Bu figürü bir an bile görmediğim yerde önceden, ama gitmişti. Ayağa kalkarken, eski kemerden bakıyordum Doğu suruna çıkar ve emin olduğum yerden geçtiğini duydum. Tamamen aniden, böyle bir ses. Bu bir inleme, bir çığlık, ya da bir bağırış gibi değildi, ya da hayatımda duyduğum her şey. Sadece bir kez duydum ve bu yeterliydi benim için. Çünkü sonrasında ne olduğunu bilmiyorum, ta ki burada yoldaşlarımı bulana kadar, benim hakkımda. Hadi, dedi Sebastian, mevzilerimize gidelim, ay batıyor. İyi geceler, hanımefendi. Evet, gidelim, diye karşılık verdi Roberto. İyi geceler, hanımefendi. İyi geceler, kutsal anne seni koruyacak. Dedi Emily, kapanırken kapısını kapattı ve az önce yaşanan tuhaf durumu düşünmek için geri
Çekildi gerçekleşti, bu da önceki gecelerde olanlarla bağlantılı olarak. Bütünden varsayımdan daha olumlu bir şey çıkarmaya çalıştı. Ama hayal gücü alevlenmişti. Yargısı aydınlanmamıştı ve batıl inancın korkusu tekrar zihnini sarmıştı. Emily sabah kapısını açtığında, şaşırarak fark etti etrafını saran güzellikler. Kulübe neredeyse ağaçlar. Çoğunlukla biraz selvi ve ağaç ile karışmış kestane ağaçlarından oluşuyordu Sycamore. Karanlık ve yayılan dalların altında kuzeyde belirdi ve doğuda ise siyah değil. Görkemli amfiteyatroda yükselen odunsu apeninler çamlarla, alışkın olduğu gibi. Ama en yüksek zirveleri Annes, meşe ve doğu düzlemlerinden oluşan eski ormanlarla taçlandırılmış. Şimdi canlandırılmıştır sonbaharın zengin tonlarıyla ve vadiye doğru süzülen kesintisizce. İçinden cesur bir kayalık burun dışarı bakıldığında hariç yaprakları ve geçen parıltını yakaladı. Ayaklar boyunca uzanan bağlar dağlarından. Toskana soylularının zarif villalarının sıkça yaşandığı sahneyi süsledi ve zeytin koruluklarıyla. Kaplı yamaçlara bakıyordu, dut, portakal ve limon. Bu bölgelerin gerilediği ova, renklendirilmişti yetiştiriciliğin zenginlikleriyle. Karışık renkleri uyum içinde yumuşatılmıştı İtalyan güneşi tarafından. Sarmaşık ağaçları, mor kümeleri kırmızı renklerin arasında kızarıyordu standart incir dallarından. Zengin festonlar halinde asılı yapraklar ve kiraz ağaçları ve Emily'nin nadiren gördüğü gibi yeşil. Otlaklar İtalya, bir derenin kıyılarını zenginleştirdi ve bu deren, dağlar. Manzara boyunca kıvrımlanmış, bu da deniz körfezine dönüşüyordu. Orada, batının çok uzaklarında. Gökyüzüne doğru solan sular en hafif mor ve aralarındaki ayrım çizgisi, ara sıra. Sadece güneş ışınıyla parlayan bir yelkenin ilerlemesiyle fark edilebiliyordu, ufuk. Güneşin yoğun ışınlarından ormanla gölgelenen kulübe ve sadece akşam ışığına açıktı. Tamamen sarmaşıklarla kaplıydı, incir ağaçları ve cesamine. Çiçekleri boyut ve koku açısından bunların hepsinden daha fazlaydı Emily görmüştü. Bunlar ve olgunlaşan üzüm demetleri küçük küçük etrafında asılı duruyordu pencere var. Ormanın altında yetişen çim, çeşitli yabani çiçekler ve kokulu otlar ve derenin karşı kıyısında. Akıntısı, gölgelerin altında yayılan tazelik, bir limon korusu ve portakal ağaçları. Bu, Emily'nin penceresinin neredeyse tam tersi olsa da, bunu yapmadı manzarasını böldü. Ama karanlık yeşilliğiyle etkisi daha da arttı perspektifinden. Ve bu yer onun için tatlı bir topuydu, cazibesi kendi huzurlarını fark edilmeden zihnine iletti. Kısa süre sonra, köylünün kızı tarafından kahvaltıya çağrıldı. Bir kız yaklaşık 17 yaşındaydı, hoş bir yüzlüydü, ki Emily bunu memnuniyetle gözlemledi. Doğanın saf duygularıyla canlanmış gibiydi. Ama diğerleri, onu çevreledi. Aşağı yukarı en kötü özellikleri, zalimliği ifade etti, vahşet, kurnazlık ve ikiyüzlülük. Son yüz ifadesi tarzından, özellikle köylü ve eşinin devazaatları. Maddeline az konuştu ama söyledikleri yumuşak bir sesle, alçak gönüllülük ve rehavetle yapıldı, bu. Emily'yi ilgilendirirken, Dorina'nın yanında ayrı bir masada kahvaltı yaparken, Ugo ve Bertrand, Toskana pastırması ve şarap yediriyorlardı. Ev sahibi, kulübe kapısının yakınında. Bitirdiklerinde, Ugo aceleyle ayağa kalktı. Eşeğini sordu ve Emily onun Udolfo'ya döneceğini öğrendi, Bertrand kulübede kaldı. Bir durumdu, ki öyleydi şaşırtıcı değildi, onu üzüyordu. Ugo ayrıldığında, Emily komşu ormanda yürümeyi teklif etti. Ama, Bertrand olmadan kulübeyi terk etmemesi gerektiği söylendiğinde hizmetçisi olarak kendi odasına çekildi. Orada, gözleri devasa apeninler, sergiledikleri muhteşem manzarayı hatırladı ve önceki gece. Özellikle de Bertrand'ın kendini ihanet ederek suikastçı olduğu an. Ve bunlar anılar bir dizi görüntüyü uyandırdı. Çünkü bu görüntüler onu soyutladı, kendi durumunu düşünerek bir süre takip etti. Sonra aşağıdaki satırlarda düzenlenmiştir, masum bir yol bulmuş olmaktan memnun oldum. Böylece bir saatlik talihsizliği kandırabilirdi. Odasının yalnızlığını aşağıdaki kişilerle birlikte olmakta tercih ederdi, Emily yukarıda yemek yedi. Maddelina ise ona katılmak zorunda kaldı, ki onun basit bir yerinden konuştuğunu öğrendi. Köylü ve eşi eski sakinler Montoni tarafından onlar için satın alınan bu kulübe, bir kısmının ödülü olarak satın alınmıştı hizmet, yıllar önce Marco tarafından yapılmıştı. Carlo, görevli görev yaptı kalede neredeyse akraba oldu.
Yıllar önce, Signora, ekledi Maddalena, bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ama babam Signor çok iyi, çünkü annem ona sık sık söylerdi ki, bu kulübe en azından sahip olması gereken bir şey olmalıydı. Bu durumun anılmasına Emily acı bir ilgiyle dinledi. Çünkü bu durum Marco karakterine korkunç bir renk katıyor gibi görünüyordu. Hizmetini Montoni tarafından ödüllendirildiği için suçlu olduğundan şüphe yoktu. Ve eğer öyleyse, onun bu işe alındığına inanmak için çok fazla nedeni vardı, ellerini çaresiz bir amaç için. Hiç kaç yıl olduğunu duydun mu öyle, dedi Emily, Signora Lorenzini'nin Udolfo'dan kaybolmak. Baban size hizmetleri yerine getirdiği için konuştu. Kulübeye taşınmadan biraz önceydi, Signora, Maddalena cevapladı. Ve bu yaklaşık 18 yıl önceydi. Bu, Signora Lorenzini'nin kaybolduğu söylendiği döneme yakındı ve Emily'nin aklına geldi ki, Marco o gizemli ilişkiye yardım etmişti ve belki de bir cinayette kullanılmıştı. Bu korkunç öneri onu düzeltti öyle derin bir hayalle ki, Maddalena fark etmeden odadan çıktı. Ve etrafındakilerden uzun süre bilinçsiz kaldı. Gözyaşları, sonunda, rahatladı, tadını çıkardıktan sonra morali yükseldi, daha sakin olarak, asla gelmeyebilecek kötülüklere karşı titremeyi bıraktı. Ve düşüncelerini şeytan uzaklaştırmaya çalışacak kadar kararlıydı. Kendi çıkarlarını düşünmek. Birkaç kitabı hatırlıyorum. Ki bunlar bile Udolfo'dan ayrılırken acele ettiğini küçük paketine koymuştu. Onlardan biriyle birlikte gözlerinin sıkça olduğu hoş köşesinde oturdu, sayfadan manzaraya doğru dolaştı, güzelliği yavaş yavaş onu sakinleştirdi, aklının nazik bir melankoliye dalıyor. Burada, akşama kadar yalnız kaldı ve güneşin batıya doğru inişini gördü gökyüzüne. Tüm ışık ve gölgesini dağlara at, parılda uzak okyanus ve dalgaların arasında battığı yelkenler. Sonra, alacakaranlığın düşünceli saati, yumuşamış düşünceleri Valencourt'a geri döndü. O gece yarısı müziğiyle bağlantılı her durumu tekrar hatırladı ve onun hapsedilmesiyle ilgili varsayımına yardımcı olabilecek her şey. Castle ve varsayımına göre bu onun sesi olduğunu düşündü orada. O kasvetli eve geriye dönüp kederle baktı ve anlık pişmanlık. Serin ve kokulu havayla tazelenmiş ve ruhları bir halde yatışmıştı aşağıdaki derenin ve ormanın. Hırıltısıyla hafif bir hüzün etrafında, güneş battıktan sonra uzun süre köşesinde oyalanarak izledi. Vadi belirsizliğe gömüldü. Çevrenin sadece görkemli hatları kaldı, ufukta gölgelenmiş dağlar görünür olmaya devam ediyordu. Ama berrak bir ay ışığı, başarılı olan, manzaraya zamanın geçmiş sahnelere verdiği şeyi verdi hayat. Tüm sert yüz hatlarını yumuşattığında ve tüm uzak düşüncelerin yumuşak gölgesi. Lavalley'nin erken dönem sahneleri hayatının bir günlüğü. Ebeveynleri tarafından korunup sevildiği zaman, Emily'nin hafızasında şefkatle güzel bir şekilde belirdi, önceki ihtimal gibi. Ve hüzünlü karşılaştırmaları uyandırdı. Kaba ile karşılaşmak istemiyor köylünün karısının davranışı olarak. Odasında akşam yemeği yemeden kaldı, o ise yine üzgün ve tehlikeli durumu için ağlarken. Bunun bir gözden geçirilmesi dayanıklılığının küçük kalıntılarını tamamen aştı ve onu geçici bir umutsuzluk, hayatın ağır yükünden kurtulmak istiyordu. Uzun zamandır onu ezen ve gökten onu alması için dua eden, merhametle, ailesinden. Ağlamaktan yorulmuş halde, sonunda yatağına uzandı ve çöktü, uykuya dalmıştı. Ama kısa süre sonra odasının kapısına vurulan bir tıklamayla uyandı ve başladı, korkuyla bir ses onu çağırdı. Bertrand'ın görüntüsü, bir stiletto elinde belirdi. Endişeli hayaliyle ortaya çıktı ve ikisi de açılmadı, kapı açmadı, derin bir sessizlikle dinledi. Ta ki sesi adını aynı alçak tonla tekrar ederek, kimin aradığını sordu. Evet, öyle ben, Signora, diye yanıtladı ses, şimdi ayırt ettiği ses. Maddalena'nın, dua et, kapıyı aç. Korkma, öyle birinci. Peki bu kadar geç gelmenin nesi var, Maddalena, dedi Emily, onu içeri al. Sus, Signora, Allah aşkına sussun, eğer duyulursak asla affedilmeyecek. Babam, annem ve Bertrand hepsi gitti. Yatak, diye devam etti Maddalena, kapıyı nazikçe kapatıp sessizce ilerledi, ileri gidiyor. Ve sana biraz akşam yemeği getirdim. Çünkü senin hiç yemedin, biliyorsun, Signora. Aşağıdaki merdivenler. İşte biraz üzüm, incir ve yarım bardak şarap. Emily ona teşekkür etti ama bu iyiliğin olmasından endişe ettiğini belirtti. Dorina'nın ona karşı verdiği öfkeyi çekerdi.
Çünkü meyveyi gitmiş. O yüzden geri al, Maddalena, diye ekledi Emily. Ben bu eylem ise bu eksikliğinden çok daha az acı çekerim iyi niyet. Annenin hoşnutsuzluğuna maruz bırakmaktı. Signora, bunun tehlikesi yok, diye yanıtladı Maddalena, annem meyveyi kaçıramaz. Çünkü onu kendi akşam yemeğimden kurtardım. Sen eğer kabul etmeyi reddederseniz beni çok mutsuz edeceksiniz, Signora. Emily iyi kızın cömertliğinin bu anından o kadar etkilendi ki. Bir süre cevap veremedi ve Maddalena sessizce onu izledi, duygusunun nedenini yanlış anlayarak. Böyle ağlama, Signora. Annem elbette bazen biraz sinirli oluyor ama öyle yakında bitecek. O yüzden bunu çok da kalbine alma. Sık sık beni azarlıyor. O da katlanmayı öğrendim ve o bunu yaptığında, eğer yapabilirsem ormana gizlice git, Stikadom'la oynadım, hepsini unutuyorum doğrudan da. Emily, gözyaşları arasında gülümseyerek Maddalena'ya iyi bir kız olduğunu söyledi ve sonra teklifini kabul etti. Bertrand ve mi olduğunu endişeyle bilmek istedi. Dorina, Montoni'den ya da kendisiyle ilgili planlarından bahsetmişti. Maddalena'nın varlığı vardı. Ama masum kızı böyle bir davranışa ikna etmekten kaçınıyordu, ailesinin özel konuşmalarını ihanet ettiği gibi acımasız. O ayrılıyordu, Emily istedi. Odasına geldiği kadar sık gelmesini istedi, annesini ve Maddalena'yı incitti. Ona söz verdikten sonra bunu yapar, yumuşakça tekrar kendi odasına geri dönerdi. Böylece birkaç gün geçti, Emily ise kendi odasında kaldı. Maddalena sadece onun yemeğinde ona katılıyordu, nazik yüzü ve tavır. Aylardır bildiği hiçbir durumdan daha çok onu rahatlatıyordu. Hoş, kaba odasını artık sevmeye başladı ve deneyimlemeye başladı içinde. Doğal olarak eve bağladığımız o güvenlik duyguları. Bu konuda ayrıca zihni, yeni bir durum tarafından rahatsız edilmemişti, tiksinti ya da endişe. Onun zevkini almak için yeterince tonunu geri aldı kitaplarının arasında. Bazıları tamamlanmamış manzara eskizleri buldu, birkaç boş kağıt sayfası. Çizim aletleriyle birlikte. Ve böylece güzel özelliklerden bazılarını seçerek kendini eğlendirmeye olanak tanıyordu. Penceresinin emrettiği bir olasılık ve bunları sahnelerde birleştirerek zevkli hayal son bir lütfu veriyordu. Bu küçük eskizlerde genellikle yerleştirdiği ilginç gruplar, canlandırdıkları manzaranın karakteristikasıdır ve sık sık basit ve etkileyici bir hikayeyi net bir şekilde anlatmayı başardı. Çünkü hayal gücünün çizdiği görseldeki yüzüntülerin üzerine bir gözyaşı düştü. Gerçek acılarını bir an için unut. Böylece masumca Shri kandırdı, ağır talihsizlik saatleri ve mütevazı sabırla olayları beklemek. Gelecek. Güzel bir akşam, sonunda sıcak bir güne dönüşmüştü. Emily'nin yürümesi gerektiğini biliyordu. Ama Bertrand'ın ona katılması gerektiğini biliyordu ve Maddalena arkadaşı için kulübeyi terk etti. Ardından Bertrand geldi ve kendi yolunu seçmesine izin verdi. Saat serin ve sessizdi ve o bunu yapabiliyordu, etrafındaki ülkeye zevk olmadan bakmamak. Ne kadar güzel, havanın üst kısmını renkleyen parlak mavi belirdi ve oradan aşağıya doğru soldu. Ufkun safran parıltısında kayboldu. Ne de Apeninlerin çeşitli tonları ve sıcak renkleri ise daha az önemliydi. Çünkü akşam güneşi eğimli ışınlarını kırık yüzeylerine savurdu. Emily gölgelerin altında, çimenlerin üzerine sarkıyan deresinin akışını takip ediyordu kenar. Karşı kıyılarda ise otlaklar sığır sürüleriyle canlandırılmıştı güzel krem renginde. Ve ötesinde limon ve portakal korulukları vardı, dallarda parlayan meyve. Neredeyse yapraklar kadar sık, kısmen gizledi. Denize doğru ilerledi, sıcak havayı yansıtan gün batımının parıltısı. Kenarından yükselen kayalıklar ise son ışınlar. Vadi, sağda yüksek bir burunla sonlanıyordu, dalgaların üzerinde yaklaşan zirvesi. Şimdi harabe bir kule yıl taçlandırılmıştı, bir işaret kaynağı için hizmet ediyor. Kırılmış surları ve yakınında dönen bazı deniz kuşlarının genişletilmiş kanatları hala güneşin yukarıya doğru ışınları, diski artık ufkun altına gömülmüş olsa da, harabenin alt kısmı, üzerinde durduğu uçurum ve dalgalar ise ayağı alacakaranlığın ilk tonlarıyla gölgelenmişti. Bu buruna ulaştıktan sonra, Emily kayalıklara ciddi bir zevkle baktı. Her iki tarafta izole edilmiş kıyılar boyunca uzanan, bazıları çam koruları ve sadece gri mermerden oluşan çıplak uçurumlar sergileyen diğerleri. Kayalıklar mert ve diğer aromatik çalılarla kaplanmıştı. Deniz mükemmel bir sakinlikte uyuyordu.
Dalgaları, kıyılarda mırıltılarla sönerek akıyordu en hafif dalgalanmayla. Berrak yüzeyi yumuşamış şekilde yansıyordu güzellik, batının vermeil tonları. Emily, okyanusa bakarken, Fransa'yı ve geçmiş zamanları düşündü ve diledi, ah! Ne kadar ateşli ve boşuna, diledim. Dalgalarının onu uzak doğduğu evine götüreceğini. Ah, o gemi de, dedi, o gemi ki, süzülüyor bu kadar görkemli. Yüksek yelkenleri suya yansıtılır belki de Fransa. Mutlu, mutlu havlama. Sıcak bir şekilde bakmaya devam etti duygu gibi. Ta ki alacakaranlığın grisi mesafeyi gizleyip onu örtene kadar onun görüşü. Ayaklarının altındaki dalgaların hüzünlü sesi gözyaşlarına neden olan şefkat, ve bu tek kırılan sesli saatinde, til. Bir süre boyunca sahilin kıvrımlarını takip ettikten sonra, yayında bir koro onun yanından geçti. Bir an durdu, duymak istedi daha fazla, ama görünmekten korkarak ve ilk kez Bertrand'a baktı. Koruyucusu olarak, kısa mesafede, bazılarıyla birlikte takip ediyordu diğer kişi. Bu durumdan rahatlayarak seslere doğru ilerledi. Yüksek bir burun arkasından yükseliyormuş gibi görünen, bu burun plaj. Müzikte aniden bir duraklama oldu ve ardından bir kadın sesi duyuldu, bir tür ilahi olarak şarkı söylemesi duyuldu. Emily adımlarını hızlandırdı ve etrafına dolandı kaya, geniş körfezin içinde. Ötesinde ve ormanlarla asılmıştı sahilin sınırları uçurumların tam zirvesine kadar. İki grup köylüler, biri perdelerin altında oturmuş, diğeri ise kenarda duruyordu deniz. Şarkı söyleyen ve elinde bir şapel tutan kızın etrafında dalgalara bırakmak üzereymiş gibi görünen çiçekler. Emily, şaşkınlık ve dikkatle dinleyerek aşağıdakileri ayırt etti Toskana'nın saf ve zarif dilinde. Yapılan bir dua ve eşlik edildi birkaç pastoral enstrümanla. Son sözler çevredeki grup tarafından tekrarlanıyor. Çiçek çelengi dalgalara fırlatıldı ve koro yavaş yavaş bir ilahiye dönüşerek öldü sessizce. Uzaklaşıyordu. Bu ne anlama gelebilir Maddelina, dedi Emily, uyanarak müziğin onu sakinleştirdiği hoş bir trans. Bu, gecenin arifesi bir festival, Signora, diye yanıtladı Maddelina. Ve köylüler sonra her türlü sporla kendilerini eğlendirmek. Ama deniz perisinden bahsediyorlar, dedi Emily. Bunlar nasıl oldu deniz perisi düşünmek için iyi insanlar? Ah, Signora, diye karşılık verdi Maddelina, sebebini yanlış anlayarak Emily'nin şaşkınlığı. Kimse böyle şeylere inanmaz. Ama bizim eski şarkılar onlardan bahseder ve sporlarımızda bazen şarkı söyleriz ve denize çelenk fırlatacak. Emily, Floransa'yı edebiyatın merkezi olarak kutlaması erken yaşta öğrenilmişti ve güzel sanatlardan, ama, klasik hikaye zevki ülkenin köylüleri ona hem şaşkınlık hem de hayranlık uyandırdı. Kızların arkad havası sonra dikkatini çekti. Elbiseleri çok açık yeşil kısa tam alt pettikat, beyaz ipek bir bodice. Kılıflar gevşek ve omuzlarından kurdeleler ve çiçek demetleriyle bağlanmıştı. Onların boyunlarına bukleler halinde düşen saçları da çiçeklerle süslenmişti ve başının bir tarafına biraz geriye yaslanmış küçük bir saman şapka vardı. Tüm figüre neşeli ve zeki bir ifade katıyordu. Şarkı sonuç vermişti, bu kızlardan birkaçı Emily'ye yaklaştı ve onu davet etti aralarında oturup, ona ve tanıdıkları Maddelina'ya üzüm ve incir. Emily, nezaket ve zarafetten çok memnun kaldı kendilerine tamamen doğal gelen tavırları. Ve Bertrand kısa süre sonra yaklaştı ve onu aceleyle uzaklaştırıyordu. Bir köylü, bir şişe kaldırıp onu içmeye davet etti. Bir cazibe ve Bertrand da öyleydi nadiren çok cesur direniyordu. Genç hanımefendi dansa katılsın, dostum, dedi köylü, biz bu matayı boşaltırken. Doğrudan başlayacaklar. Başla, çocuklarım, tamburinlerinizi ve neşeli flütlerinizi çalın. Sesler neşeyle sesleniyordu. Ve genç köylüler bir çember oluşturdu. Emily de ruhları aynı halde olsaydı hemen katılırdı neşelerini. Ancak Maddelina hafifçe takıldı, Emily ise bakarken mutlu grupta. Talihsizliklerinin hissini hayırsever bir şekilde kaybetti memnun oldum. Ama zihnindeki düşünceli hüznü geri döndü, biraz otururken şirketin dışında, hafif müziği dinlemek. Rüzgarın yumuşadı, onu taşıyordu ve ayı izledi. Titreyen ayını çaldığı ışık dalgaların üzerinden ve uçurumların ormanlık zirvelerinde, kıvrılıyordu bu Toskana kıyıları. Bu arada Bertrand ilk Mataşa ile o kadar memnundu ki. İkinci bir saldırıya gönüllü olarak başladı ve Emily'nin başına geç kalmıştı.
Değil hiç endişe duymadan kulübeye döndü. Bu akşamdan sonra sık sık Maddelina ile yürüdü ama hiç yürümedi Bertrand tarafından gözetimsiz. Ve zihni yavaş yavaş huzur buldu durumunun koşulları buna izin verirdi. Sessizlik, içinde olduğu yaşamak için acı çekti, umut etti, buraya bir kötü plan. Ve eğer olası görünmese, Valensurt'un bu konuda olması muhtemel görünmüyordu. Udolfo da bir zamanlar sakin olmuş olsa, kulübede kalmak isterdi, ta ki memleketine dönme fırsatı doğana kadar. Ama, Montoni'nin onu Toskana'ya gönderme motivasyonu hakkında ise daha çok hiç şaşırtıcı değildi. Ona karşı hiçbir düşünce olduğuna inanamıyordu. Bu sefer güvenlik onu etkilemişti. Kulübede bir süre kalmıştı, sonra hatırladı ki, Udolfo'dan ayrılmak için acele ediyordu. Kendisi tarafından kendisine verilen evrakları unutmuştu merhum teyze. Languedoc mülklerine akraba olarak. Ama, bu anıya rağmen büyük bir huzursuzluk yarattığında, biraz umudu vardı ki, o bilinmeyen yerde. Bırakıldıkları yerde, Montoni'nin farkından kaçacaklardı. Şimdi bir an için Venedik'e döneceğiz. Burada Kont Morano acı çekiyordu, talihsizliklerin birikintisi. O şehre varışından kısa bir süre sonra senato emriyle tutuklandı ve ne olduğunu bilmeden. Şüphelenildiği için en zorlu bir hapis yerine götürüldü. Arkadaşlarının sorguları onu bulamadı. Düşmanın kim olduğunu, o bu felaketi ona sebep etmişti. Tahmin edemiyordu. Tabii ki, aslında. Şüpheleri Montoni'ye dayanıyordu ve sadece çok şey değil görünür olasılık, ama haklılıkla. Zehirli kupa olayında, Montoni Morano'dan şüphelenmişti. Ama, onu mahkum etmek için gerekli olan kanıt derecesini elde edemediği bir suçlu niyetle. Umudundan daha fazla intikam yoluna başvurdu. Savcılık yoluyla elde etmek için bir şeyler elde edilir. Bir kişiyi işe aldı, içinde olabileceğine inandığı güven vermek. Denonzi sırrısına suçlama mektubu atmak ya da aslanların ağızları. Doç Sarayı'nın bir galerisinde sabitlenmiş, anonim bilgi için kaplar olarak. Kişilerle ilgili devlete karşı hoşnutsuz. Çünkü bu durumlarda suçlayıcı değildir sanıkla karşılaştığında. Bir adam düşmanını haksız yere azledebilir ve ceza veya tespit edilme korkusu olmadan haksız bir intikam gerçekleştirmek. O Montoni bir insanı mahvetmek için bu şeytani yöntemlere başvurmalıydı. Hayatına can attığından şüphelendiği bu hiç şaşırtıcı değil. İntikam aracı olarak kullandığı mektupta, Morano'yu devlete karşı planlarla suçladı ve bunu kanıtlamaya çalıştı. Ustası olduğu tüm makul sadelikler. Ve senato, o dönemde neredeyse kanıta eşit bir şüphe, Kont'u tutukladı, bu suçlamanın sonucu. Ve suçunu ona bile ima etmeden, onu o gizli hapishanelerden birine attı. Ki bu hapishaneler Venedikliler ve bu kişiler genellikle zayıflamış, bazen de ölmüş kişiler arkadaşları tarafından keşfedilmek. Morano, eyaletin birçok üyesinin kişisel öfkesine maruz kalmıştı. Onun yaşam alışkanlıkları bazılarına onu rahatsız edici hale getirmişti. Ve hırsı ve cesur bir rekabet kurdu, ki bunu birkaç kamuya açık anlarda keşfetti, diğerleri. Ve merhametin bir kişinin sertliğini yumuşatması beklenmezdi. Yasa, düşmanlarının elinden çıkarılacaktı. Bu arada Montoni başka türden tehlikelerle karşı karşıyaydı. Onun kalesi her şeye cesaret etmeye ve acı çekmeye istekli görünen askerler tarafından kuşatılmış. Zafer peşinde yaşanan zorluklara sabırla yaklaşıyordu. Kalenin gücü, ancak saldırılarına direnmiş ve bunu Nin şiddetli savunmasıyla garnizon ve bu vahşi dağlardaki erzak kıtlığı kısa sürede zorunlu kaldı. Saldırganlar kuşatmayı kaldırmak için, Udolfo tekrar Montoni'nin sessiz eline bırakıldığında, Ugo'yu Emili için Toskana'ya gönderdi. Onu şu değerlendirmelerle göndermişti: kişisel güvenliği, bir kaleden daha güvenli bir yere, ki bu. O zamanlar düşmanları tarafından bastırılabilirdi. Huzur tekrar Udolfo'ya geri döndüğünde, onu tekrar çatısı altına almak için sabırsızdı ve Ugo'yu Bertrand'a kaleye geri dönmesinde yardımcı olması için görevlendirmişti. Böylece geri dönmek zorunda kalan Emily, nazik Maddelina'ya pişmanlıkla veda etti. Ve yaklaşık 2 hafta boyunca Toskana'da kaldıktan sonra, orada yaşadığı onu ayakta tutmak için kesinlikle gerekli olan bir sessizlik uzun zamandır rahatsız edilen ruhlar, Apenninlere yeniden yükselmeye başladı ve onlardan yükseklikler güzel ülkeye uzun ve hüzünlü bir bakış attı. Ayaklarının dibine ve dalgaları olan uzak Akdeniz'e kadar uzanıyordu onu Fransa'ya geri götürmeyi. Çok sık diledi.
Üzerinde hissettiği sıkıntı önceki acılarının yaşadığı yere dönüş. Ancak bir varsayımına göre, Valensurt'un orada olduğu ve bir dereceye kadar rahatlık bulduğu yanında olma düşüncesi. Onun muhtemelen bir mahkum. Kulübeden ayrıldığında öğlen olmuştu ve akşam kapalıydı. Uzun bir süredir Udolpho mahallesine girmeden önce. Bir ay vardı ama sadece aralıklı olarak parlıyordu. Çünkü gece bulutluydu ve meşale tarafından aydınlanıyordu. Ugo onu taşıdı, yolcular sessizce yürüdü. Emily onu düşündü durum ve Bertrand ile Ugo. Bir şişe şarap şölesinin rahatlığını sabırsızlıkla bekliyordu ve iyi bir ateş gibi, çünkü bir süredir fark etmişlerdi. Toskana'nın alçak bölgelerinin sıcak iklimi ve bu tepe bölgelerin keskin havası bölgeler. Emily sonunda uzak bir sesle dalgınlığından uyandırıldı. Kalenin saatini, bir derecede hayranlıkla dinlediği saatte, rüzgarda yuvarlandı. Bir başka ve bir nota daha başarılı oldu ve dağlar arasında somurtkan mırıltılar. Hüzünlü hayal gücüne öyle geliyordu onun için kaderli bir dönemi ölçen bir zil çalıyordu. Evet, eski saat orada, dedi Bertrand, işte o yine de, top onu susturmadı. Hayır, diye yanıtladı Ugo, en iyileri kadar yüksek sesle bağırdı her şeyin ortasında. Gördüğüm en sıcak ateşte kükreyordu. Bu kadar çok gün. Bazılarının yaşlı adama saldıracağını söyledim, ama kaçtı, Kuledo. Bir dağın eteğinden dolanan yol, şimdi görüş alanına geldiler. Kale, vadinin perspektifinde bir parıltıyla gösterilmiştir ay ışığı ve sonra gölgede kayboldu. Oysa onun geçici bir görünümü bile Emily'nin duygularının dokunaklılığını uyandırdı. Toplu ve kasvetli duvarları ona hapis ve acı gibi korkunç fikirler verdi. Ama ilerledikçe, bir dereceye kadar umut korkusuyla karıştı. Çünkü, bu kesinlikle Montoni'nin ikametgahı olabilir. Belki de Valensurt'un ikametgahıydı ve Shirley'nin olabileceği bir yere yaklaşmadan. Biraz da umut sevinci. Vadi boyunca dolamaya devam ettiler ve kısa süre sonra eski hali tekrar gördü ormanın üzerinde. Yükselen duvarlar ve ay ışığı kuleleri. Güçlü ışınlar ona olanak sağlıyordu. Ayrıca, kuşatmanın yarattığı yıkımları algılamak için, kırılmışlarla birlikte duvarlar ve kırık surlar. Çünkü şimdi dik eğin eteğindeydiler, Udolpho da bu yere ayakta durdu. Büyük parçalar ormanın arasında yuvarlanmıştı. Yolcular şimdi bu aradan yukarı çıkmaya başladılar ve orada gevşek toprak ve yanlarında getirdikleri taş parçaları. Orman da öyleydi, yukarıdaki bataryalardan çok zarar gördü. Çünkü burada düşman çaba göstermişti surların ateşinden korunmak için kendilerini korumaya çalışırlar. Birçok soylu ağaç yerle bir edildi ve diğerleri büyük ölçüde tamamen ellerinden alındı üst. Dallar. En iyisi atımızdan inmeli, dedi Ugo, ve liderlik etmeliyiz, katırlar tepeye çıksın. Yoksa topların yaptığı bazı deliklere gireriz gitmişti. İşte bolca tane. Meşaleni ver, diye devam etti Ugo, atlarından indikten sonra, ve sendelememeye dikkat et. Yolunuza çıkan her şey, çünkü zemin henüz temizlenmemiştir düşman. Nasıl, diye bağırdı Emily. Burada düşmanlardan herhangi biri var, peki? Hayır, şimdi bilmiyorum, diye yanıtladı. Ama ayrıldığımda ağaçların altında yatan bir iki tane gördüm. İlerlerken, meşale yere karanlık bir ışık saçtı ve çok uzaklara ormanın derinliklerinde ve Emily. Bazılarının gelmemesi için öne bakmaktan korkuyordu, dehşet konusu göze çarpmalı. Yol sık sık kırılmış parçalarla doluydu, okey başları ve o dönemdeki gibi parçalanmış zırh kalıntıları. Askerlerin hafif kıyafetleriyle karışmıştı. "Tışığı getir buraya," dedi Bertrand, "bir şeye karıştım," yeterince yüksek sesle tıkırdadı. Ugo meşaleyi kaldırdı, bir çelik fark ettiler yerde duran göğüs zırhı. Bertrand onu kaldırdı ve gördüler ki delinmiş ve astar tamamen kanla kaplıydı. Ama Emily'nin devam etmeleri için içten ricaları, Bertrand, talihsiz kişiye yapılan bir şaka, ona ait olduğu için sert bir şekilde attı, yere düştüler ve geçtiler. Emily her adımında ölüm kalıntısı görmekten korkuyordu. Yakında geliyor ormandaki bir açıklıktan sonra Bertrand Aborza'yı incelemek için durdu ve son zamanlarda ağaçların büyük gövdeleri ve dallarıyla doluydu. Onu süslemişti ve kuşatıcılar için özellikle ölümcül bir nokta gibi görünüyordu. Çünkü ağaçların yok edilmesinden açıkça görülüyordu ki burada en sıcak garnizonun ateşi yönlendirilmişti. Ugo meşaleyi tekrar uzatırken, devrilmiş ağaçların arasında çelik parıldıyordu.
Altındaki zemin kırık kollar ve Emily'nin parçalanmış bedenleri olan askerlerin yırtılmış giysileriyle neredeyse görmeyi bekliyordu. Ve tekrar arkadaşlarına devam etmelerini rica etti. Onlar ancak incelemelerinde çok dikkatli oldular ve ona bakmadılar ve o döndü gözleri bu ıssız manzaradan yukarıdaki kaleye kaydı. Orada gözlemlediği duvarlar boyunca süzülen ışıklar. Hemen sonra kale saati 12 vurdu, sonra bir trompet çaldı, Emily bunun için fırsatı sordu. Sadece nöbet değiştiriyorlar, diye yanıtladı Hugo. Ben istemiyorum bu borunu hatırla, dedi Emily, yeni bir gelenek. Sadece eski bir tane canlandı, hanımefendi, savaş zamanlarında hep kullanıyoruz. Biz gece yarısı çaldı, yer kuşatıldığından beri. Dinle, dedi Emily, trompet tekrar çalınca. Ve bir sonraki bir an içinde. Hafif bir kol çarpışması duydu ve ardından anahtar kelime geçti üst terasta ve kalenin uzak bir köşesinden cevap verildi. Sonrasında her şey yine sakindi. Soğuktan şikayet etti ve devam etmek için yalvardı. Şimdi, hanımefendi, dedi Bertrand, kırık kollarını çevirerek genellikle taşıdığı mızrakla. Burada ne var bizde? Dinle, diye bağırdı Emily. O ne sesti? Ne sesti? Dedi Hugo, başladı ve dinledi. Sessiz ol, diye tekrarladı Emily. Kesinlikle surlardan gelmiştir yukarıda. Ve yukarı baktıklarında, bir ışık boyunca hareket ettiğini fark ettiler. Duvarlara, bir sonraki anda rüzgar yükselirken ses duyuldu öncekinden daha yüksek sesle. Kim oraya gidiyor, diye bağırdı kalenin bir nöbetçisi. Konuş ya da senin için daha kötü olacak. Bertrand sevinçle bir bağırış attı. Cesur yoldaşım, sen misin? Dedi ve tiz bir ıslık çaldı, bu sinyale nöbetçi askerden başka bir sinyali yanıt verdi. Ve parti, sonra ileriye doğru ilerledi, kısa süre sonra ormandan çıkan kırık yola çıktı. Bu hemen kale kapılarına götürdü ve Emily, yenilenmiş bir korkuyla gördü, o muazzam yapının tamamı. Dedi kendisi, tekrar hapishaneme giriyorum. İşte sıcak bir iş oldu, Aziz Marco tarafından. Diye bağırdı Bertrand, el sallayarak yere meşale atmak, toplar buradaki topları bir intikam. Evet, diye yanıtladı Hugo, o reduttan ateş edildiler, orada, ve nadir bir infaz yaptılar. Düşman, büyük kapılar, ama oraya asla taşıyamayacaklarını tahmin etmiş olabilirlerdi. Çünkü, duvarlardan gelen topların yanı sıra, okçularımız, iki yuvarlak kulede. Üzerlerine öyle bir hızla yağdırdı ki, kutsal Petrus aşkına. Yoktu dayanıyor. Hayatımda hiç daha iyi bir manzara görmemiştim. Güldüm, yanlarımı akt, serserilerin nasıl kaçtığını görmek için. Bertrand, iyi dostum, sen yapmalısın aralarında yer almıştır, yarışı kazanacağını garanti ediyorum. Yine eski numaralarının, dedi Bertrand somurtkan bir şekilde ton. Senin için iyi ki kaleye bu kadar yakın olman, sen biliyorsun adamımı şimdiye kadar öldürmüştüm. Hugo sadece gülerek cevap verdi, sonra kuşatma hakkında biraz daha bilgi verdi. Emily dinlerken, mevcut sahnenin ve o sahnenin güçlü bir zıtlığından etkilendi son zamanlarda. Burada oynanıyor. Topların, davulların ve trompetlerin karışık gürültüsü, fethedilenlerin inlemeleri ve fatihlerin bağırışları artık öyle derin bir sessizliğe bürünmüştü ki, sanki ölüm hem yenilen hem de galip üzerinde zafer kazanmış gibiydi. Büyük kapıların kulelerinden birinin parçalanmış hali kesinlikle Hugo'nun az önce koşan grup hakkında verdiği cesur anlatımı doğruladı, açıkça görülüyordu ki, sadece direnmekle kalmamış. Aynı zamanda çok yaramazlık yapmıştı kaçmadan önce. Çünkü bu kule, Emily'nin görebildiği kadar uzağa görünüyordu üzerine düşen loşa ışığına bakarak. Yargılayacak, açılacak ve surlar neredeyse yıkıldı. O bakarken, içinden bir ışık parladı alt boşluklardan biri ve ortadan kayboldu. Ama bir sonraki anda, kırık duvarın arasından, dar bir duvara tırmanan bir asker. Bir lambayla merdiven, kule içindeki o yara ve ayna olduğunu hatırlamak o gece. Barnardine onu bir söz ile kandırdığı gece onu kaybetmişti Madame Montoni'yi görme şansı. Ona o zamanki korkusunu biraz veriyordu acı çekti. Artık askerin kapıdan açtığı kapılara çok yakındı portal odasının kapısı. Taşıdığı lamba ona karanlık bir manzara sunuyordu. O korkunç dairede neredeyse hatırlanan dehşetlerin altında batıyordu. Perdeyi kaldırıp nesneyi keşfettiği an. Gizlemek için tasarlanmıştı. Belki, dedi kendi kendine, şimdi benzer bir şey için kullanılıyor amaç.
Belki de o asker, bu ölü saatte, Şır'ı gözetmeye gider. Arkadaşının cesedi. Dayanıklılığının az kalıntısı artık yerini kaybetti, hatırlanan ve beklenen dehşetlerin birleşik gücüne, hüzüne Madame Montoni'nin kaderi kendi kaderi gibi görünüyordu. Şunu düşündü ki, ancak Languedoc mülkleri, eğer onları bırakırsa, bunu tatmin edecekti. Montoni'nin açgözlülüğü nedeniyle, intikamını yatıştıramayabilirlerdi. Ki bu nadirdi, korkunç bir fedakarlıkla yatıştırılmıştı. Ve hatta düşündü ki, eğer o da öyle olsaydı onları teslim etmesin. Adalet korkusu onu gözaltına almaya zorlayabilirdi ya da hayatını almaya karar veriyordu. Şimdi kapılara varmışlardı. Bertrand ışık parıltısını izleyerek portal odasının küçük bir kaset köşesinden yüksek sesle çağrılan ve asker, dışarı bakıyor, orada kim olduğunu sormuş. "Al, sana bir şey getirdim." "Mahkum," dedi Hugo, "kapıyı açın ve bizi içeri al." "Önce bana kim olduğunu söyle, giriş isteyen kim?" diye yanıtladı asker. "Ne? Eski yoldaşım," diye bağırdı Hugo, "değil mi? Beni tanıyor musun?" "Hugo'yu tanımıyor mu? Burada bir mahkum getirdim. Elim bağlı ve ayak, burada varken Toskana şarabı içen bir adam, kavga ediyorum. Eşinle karşılaşana kadar rahatlamayacaksın," dedi Bertrand somurtkanca. "Hah, yoldaşım, sen misin?" dedi asker, "doğrudan seninle olacağım." Emily hemen onun içeride merdivenlerden inerken adımlarını duydu ve sonra ağır zincir düşer ve küçük bir poster kapının cıvataları açılır, kapıyı açtı partiyi kabul etmek için. Lambayı alçak tuttu, kapının basamasını göstermek için. Ve o kendini tekrar kasvetli kemerin altında buldu ve kapının kapandığını duydu. Sanki onu dünyadan sonsuza dek kapatıyor gibiydi. Bir sonraki anda, o kalenin ilk avlusunda geniş ve yalnız alanı inceledi. Bir tür sakin umutsuzlukla. Gecenin ölü saati, gotik kasvet çevredeki binalar ve boş ve kusurlu yankılar hakkında, geri döndü. Hugo ve asker birlikte konuşurken, kalbinin hüzünlü öngörücüleri. İkinci mahkemeye geçerken uzak bir sessizlikte ses zayıfça kırıldı ve giderek yükseldi. İleriye gelmişti, Emily eğlence ve kahkaha seslerini ayırt etti. Ama onlar da öyleydi, sevinç seslerinden çok farklıydı. "Neden, biraz Toskana şarabın var aranızda, burada," dedi Bertrand. "Eğer bir göz önünde bulundurulabilirse ileriye gidecek bir kargaşa var. Hugo, bunun payını daha fazla aldı savaşırsa, yemin ederim. Bu geç saatte kim eğlence yapıyor?" Sayın ve signorlar," diye yanıtladı asker. "Bu, kalede yabancı olduğun bir işaret, yoksa buna gerek kalmazdı, soruyu sor. Onlar uykusuz yaşayan cesur ruhlardır, onlar genellikle geceyi neşeli geçirir. Keşke nöbeti tutan biz, biraz. Surlarda saatlerce yürümek soğuk bir iş. Gece, kalbini ısıtan iyi bir içki yoksa. Cesaret, oğlum, cesaret kalbini ısıtmalı," dedi Hugo. "Cesaret," diye yanıtladı asker keskin bir şekilde, tehditkar bir tavırla. Hugo daha fazla konuşmasını engelledi ve konuya geri döndü. "Atlı figür. Bu yeni bir gelenek," dedi. "Ayrıldığımda kale, signorlar oturup danışmanlık yapardı." "Evet, ve bu konuda eğlence de var," diye yanıtladı asker. "Ama kuşatmadan beri sadece eğlenme yaptılar. Ve eğer ben onlarsa, kendimle hesaplaşacaktım, tüm zorlu mücadelelerime rağmen, aynı şekilde." Şimdi ikinci avludan geçip koridorun kapısına ulaşmışlardı ki, asker onlara iyi geceler dileyerek hızla görevine döndü. Ve, kabul için bekleyen Emily, Montoni'yi görmekten nasıl kaçınabileceğini düşündü ve fark edilmeden eski dairesine çekildi. Çünkü düşünceden küçüldü, bu saatte ya kendisiyle ya da grubundan herhangi biriyle karşılaşıyordu. İçerideki kargaşa kale artık o kadar gürültülüydü ki, Hugo salonu defalarca çalsa da kapı açıldı. Hizmetçiler tarafından duyulmadı, bu durum arttı. Emily'nin alarmı. Ona ne tür şeyler hakkında düşünmek için zaman tanısa da göze görünmeden çekildi. Çünkü, belki de büyük olanı kaçırabilirdi, merdiven görünmese, odasına giden yolu bulması imkansızdı. Işık olmadan, hangi ışık bulmanın zorluğu ve dolaşmanın tehlikesi, kalede ise bir tane yoktu, hemen onu etkiledi. Bertrand'ın sadece bir torç ile karşılaştı ve biliyordu ki, hizmetçiler kapıya asla konik bir şey getirmezlerdi, çünkü salon, büyük 3 aylı lamba ile yeterince aydınlatılmıştı, lamba tonozlu çatı. Ve Anet bir tapır getirene kadar beklemeliydi, Montoni ya da bazı arkadaşları onu bulabilirdi. Kapı şimdi Carlo tarafından açıldı.
Ve Emily, ondan göndermesini istemişti. Annette hemen büyük galeriye ışık verdi ve orada karar verdi. Onu bekliyor, merdivenlere doğru aceleyle geçiyor. Bertrand ve Hugo, meşaleyle eski Carlo'yu hizmetçiler salonuna takip etti. Akşam yemeği ve odun ateşinin sıcak ateşi için sabırsız. Emily, sadece yukarıdaki lambanın bu kemerler arasına fırlattığı zayıf ışınlar geniş salon. Merdivenlere ulaşmaya çalışıyordu, şimdi ise saklanmıştı bilinmezlik. Uzak bir daireden çıkan neşeli çığlıklar varken, korkusunu artırarak, şaşkınlığını artırdı ve o her an, o odanın kapısının açıldığını ve Montoni ile onun kapısını görmeyi bekliyordu. Yoldaşlar ortaya çıkar. Sonunda merdivenlere ulaştı ve zirveye çıkarken, son merdivende oturdu. Gelişi beklemek için Annette'ten. Çünkü galerinin derin karanlığı onu bundan caydırmıştı ilerledi. Ayak sesini dinlerken sadece duyduğu uzak eğlence sesleri, oyun salonları arasından somurtkan yankılarla yükselen aşağıda. Bir keresinde arkasındaki karanlık galeriden alçak bir ses duyduğunu düşündü. Ve gözlerini çevirdiğinde, içinde parlak bir şeyin hareket ettiğini sandı. Ve, çünkü şu anda korkularına neden olan zayıflığı bastıramıyordu. Oturduğu yerden kalktı ve birkaç basamak yavaşça aşağı indi. Annette henüz görünmediği için, Emily artık yatağa gittiğini düşündü ve kimsenin onu aramayı seçmediğini. Ve ortaya çıkan ihtimali geceyi karanlıkta, bu yerde ya da başka bir aynı derecede huzursuz bir yerde geçirmek, çünkü karmaşıklıkları aşmanın pratik olmayacağını biliyordu. Galerilerden odasına kadar uzanan bir görüş. Korku ve umutsuzluğun karışımı gözyaşlarını döktü gözlerinden. Böyle otururken, yine galeriden garip bir ses duyduğunu düşündü ve dinledi. Nefes almaya cesaret edemeyecek kadar ama aşağıdaki artan sesler diğer tüm sesleri aştı. Kısa süre sonra Montoni ve yoldaşlarını duydu, salona daldılar. Sanki çok sarhoşmuş gibi konuştu ve öyle görünüyordu merdivenlere doğru ilerlemek. Şimdi hatırladı, gelmeleri gerektiğini, bu yoldan odalarına gidiyorlar ve galerinin tüm korkularını unutarak, kendini bazı yerlere gizlemek amacıyla aceleyle yaklaştı. Öteye açılan geçitler ve çaba gösteren geçitler. Signorlar kendi odasına ya da Annette'in odasına gitmek için emekli oldu. Annette'in odası kalenin uzak bir yeri. Kollarını uzatarak, galeride sessizce ilerledi, hala aşağıdaki kişiler. Sohbette durmuş gibi görünen kişiler merdiven ve sonra bir an durup dinledi. Yarı korkuyla gitmekten korktu, galerinin karanlığının daha derinliklerine geçiyordu. Hala hayal ettiği yer, duyduğu bir ses, birinin gizlendiğini duymuştu. Zaten öğleler gelişimi haber verdik, dedi ve Montoni kendisi geliyor beni aramaya. Zihninin şu anki durumunda, amacı şu olmalı: çaresiz. Sonra, geçen sahneyi hatırlayarak, koridor, kaleden ayrılmadan önceki gecede, ah Valancourt, dedi, o zaman seni sonsuza dek istifa etmeliyim. Cesur olmak Montoni'nin adaletsizliği artık dayanıklılık değildi, ama acelecilik. Yine de aşağıdaki sesler yaklaşmadı. Ama daha yüksek sesle ve Verezzi ile Bertolini'nin diğerlerinden ayırt etti. Yakaladığı birkaç kelime ise onu başkalarını daha endişeli dinlemeye sevk etti. Sohbet kendini ilgilendiriyor gibiydi. Ve birkaç adım atmaya cesaret ettikten sonra merdivenlere yaklaştıkça, tartışma yaptıklarını fark etti. Her biri Montoni'nin eski bir vaadini iddia ediyor gibi görünüyordu. Montoni, şu adreste ortaya çıktı, önce onları yatıştırmaya ve şaraplarına dönmeye ikna etmeye meyilliydi. Ama sonrasında anlaşmazlıktan utanır ve onları çözmeleri için bıraktığını söylemiştir ellerinden geldiğince, partinin geri kalanıyla birlikte daireye dönmekti. Yeni bırakmıştı. Verezzi onu durdurdu. Nerede o? Signor, sabırsızlıkla dedi, bize nerede olduğunu söyle. Ben sana zaten bilmediğimi söyledim, diye yanıtladı Montoni. Ki bilmiyor gibiydi şarapla biraz etkilenmek, ama muhtemelen ona gitmiştir daire. Verezzi ve Bertolini artık soruşturmalarını bıraktılar ve birlikte merdivenlere atladılar. Bu konuşma sırasında Emily ise o kadar aşırı titriyordu ki, kendini zor tutabiliyordu. Sanki yeni bir güçle ilham alarak, adımlarının sesini duyduğu anda ve galeri boyunca koştu. Karanlık olsa da, bir geyik gibi hızlıca bir hareketle. Ama, uzun uç noktasına ulaşmadan önce, Verezzi'nin taşıdığı ışık parladı duvarlarda. İkisi de ortaya çıktı ve Emily'yi hemen fark edip peşinden koştu. Burada bu anda, hızlı ama sabit olmayan ve hızlı adımları olan Bertolini sabırsızlık. Şimdiye kadar kullandığı az temkinli şeyi de ele geçirdi,
Tökezledi ve uzunluğuna düştü. Lamba onunla birlikte düştü ve şu anda sönmek üzereydi. Zemin, ama Verezzi, kurtarmasına rağmen, bu kazadan faydalandı, rakibinin önüne geçti ve Emily'yi takip etti. Fakat ışık ona galeriden ayrılan pasajlardan birini gösterdi ve hemen onu içine aldı. Verezzi, onun nasıl davrandığını ve bu da onun peşinden koşuldu. Ama adımlarının sesi kısa sürede uzaklaştı, o ise daha az geçidi aşina edindiğinde. Karanlıktan ilerlemek zorunda kaldı, dikkatli olun. Bu kadar geniş bir merdivenden düşmesi için eski kale sık sık bir caddeyi sonlandırırdı. Bu pasaj sonunda Emily, kendi odasının açıldığı koridora geldi ama hiçbir şey duymadı, ayak seslerini duydu. Nefes almak için durdu ve en güvenli tasarımın hangisi olduğunu düşündü, evlat edinilecek. Bu pasajı takip etmişti. Çünkü ilk kez ortaya çıktı ve şimdi sonuna ulaştığında, şaşkındı önce. Nereye gitmeli, ya da karanlıkta yolunu ne kadar bulacak, biliyordu değil. Sadece dairesini aramaması gerektiğini biliyordu. Çünkü orada kesinlikle aranacaktı ve tehlikesi her an artıyordu, yakınında kaldı. Ama ruhları ve nefesi o kadar tükenmişti ki. Geçidin sonunda birkaç dakika dinlenmek zorunda kaldığını, ama hala yaklaşan adımlar duymadı. Böyle dururken ışık parladı galerinin karşısındaki kapının altından ve durumundan. Şunu biliyordu ki o gizemli odanın kapısıydı, burada bir keşif yapmıştı, şok ediciydi. Bunu hiç hatırlamadığı için ama en büyük dehşetle. Oradaki bu odada hafif olmalı ve bu saatte güçlü bir şaşkınlığı heyecanlandırdı. Ve bu konuda anlık bir korku hissetti, bu da ona bakmasına izin vermedi yine. Çünkü ruhları artık öyle bir zayıflık içindeydi ki neredeyse kapının yavaşça açıldığını ve korkunç bir nesnenin karşısında belirdiğini görmeyi bekliyordu. Yine de koridorda bir adım dinledi ve yukarı baktı, orada bir ışık ışını belirdiğinde. Verezzi'nin lambayı almak için geri döndüğünü düşündü. Ve kısa süre sonra orada olacağını düşünerek, tekrar hangi yolu seçeceğini düşündü, gitmeliydi. Ya da karanlıkta hangi yolu bulabileceğini öğrenmeliydi. Karşı kapının altında hala hafif bir ışın parlıyordu ama o kadar büyüktü ki, belki de. O odadan duyduğu dehşet o kadar adil ki, bir daha asla yaşamayacağı sırlarını cazip tuttu. Ama ışığı elde edeceğinden emindi, güvenliği için önemliydi. Hala zorlanarak nefes alıyordu ve dinleniyordu geçidin sonunda, bir hışırtı sesi duyduğunda. Ardından alçak bir ses duydu, ses, kulağına yakın gibi görünen çok yakın. Ama varlığı vardı, duygularını kontrol etmeye ve tamamen hareketsiz kalmaya karar veriyordu. Bir sonraki anda, bunun Verezzi'nin sesi olduğunu algıladı. Ki Verezzi'nin sesi olduğunu bilmiyordu, oradaydı ama kendi kendine konuşmuştu. Hava daha taze burada, dedi, burası koridor olmalı. Belki, o kahramanlardan biriydi, cesareti bir düşmana karanlıktan daha iyi karşı koyabilir. Ve kendi sesiyle moralini toparlamaya çalıştı. Ancak bu belki, sağa döndü ve aynı hırsız adımlarla devam etti, Emily'nin dairesine doğru gidiyor. Görünüşe göre karanlıkta aramasından kolayca kaçabiliyordu, hatta odasında bile. Ve, sarhoş bir kişi gibi kişi. Ona sahip olan tek fikri kararlı bir şekilde takip etti, hayal gücü yaratmak. Adımlarının kaçtığını duyduğu anda istasyonundan ayrıldı ve hareket etti koridorun diğer ucuna. Yumuşakça, tekrar şansa güvenmeye kararlı ve bulabildiği ilk yolda bırakılmak. Ama, etkileyemeden önce bu. Galeri duvarlarına ışık yayıldı ve geriye baktığında gördü, Verezzi odasına doğru geçti. Şimdi bir geçide süzüldü, solda açılmış, düşündüğü gibi algılanmadan. Ama, bir sonraki bir anda, bu geçidin daha ucunda parlayan başka bir ışık onu yeni bir korkuya kaptırıyordu. Hangi yöne gideceği konusunda durup tereddüt ederken, duraklama Annette'in ilerlediğini fark etmesini sağladı ve acele etti, onu karşıladı. Ama onun dikkatsizliği Emily'yi tekrar korkuttu. Kimi fark ettiğinde patladı, sevinç çığlığına dönüştü ve birkaç dakika sonra yenildi sessiz kalmaya. Ya da hanımefendisini ateşli bir tutuştan kurtarmaya karar veriyordu, ki onu tuttu. Sonunda Emily, Annette'in tehlikesini kavrayışınca. Onlar Annette'in odasına doğru aceleyle ilerledi, orası uzak bir yerdeydi, kale. Ancak hiçbir endişe henüz ikincisini susturamadı. Aman tanrım hanımefendi, dedi o, geçerken, ne güzel bir şey, ne kadar korkmuştum bunu. Ah, 100 yaşında ölmem gerektiğini sanıyordum Times. Seni tekrar göreceğimi hiç düşünmemiştim.
Ve hiç bu kadar mutlu olmamıştım hayatımda kimseyi görmek, şimdi seni görmek gibi bir şey. Dinle, diye bağırdı Emily, peşimizden geliyoruz, bu, yankısıydı adımlar. Hayır, hanımefendi, dedi Annette, oldu sadece kapının kapanmasının yankısı. Ses bu tonozlu geçitler boyunca akıyor, böylece, sürekli olarak aldandığını. Eğer biri konuşursa ya da öksürürse, top kadar yüksek bir ses çıkarıyor. O zaman daha büyük bir şey var, sessiz olmamız gerekliliği, dedi Emily. Hayır deme daha fazla, odana ulaşana kadar. Burada, sonunda, gelmeden geldiler kesinti yaptı ve Annette kapıyı bağladıktan sonra Emily onun üzerine oturdu küçük yatak, nefesi ve toparlanma için. Onun sorgusuna, Valensurt'un olup olmadığı kaledeki mahkumlar arasında olduğunu Annette yanıtladı. Orada olmadığını duyabiliyordu. Ama birkaç kişinin hapsedildiğini biliyordu. O zaman sıkıcı bir şekilde kuşatmanın bir hesabını, daha doğrusu bir açıklama yaptı. Saldırı sırasında yaşadığı korkular ve çeşitli acılar hakkında detaylar var. Ama, diye ekledi, zafer bağırışlarını duyduğumda surlar. Hepimizin alındığını sandım ve kendimi kaybetmiş sandım, düşmanı püskürtmüştük. Sonra kuzeye gittim, galeri ve birçoğunun dağlar arasında koşuşturduğunu gördü. Ama sur duvarları tamamen harabe olmuştu, denildiği gibi. Ve orada kasvetli bir durum vardı aşağıdaki ormanların arasında. Zavallıların yattığı yerde görülecek bir manzara yığınlar. Ancak hemen yoldaşları tarafından götürüldüler. Kuşatma sırasında devam ederken, Signor buradaydı, orada ve her yerdeydi, aynı anda. Ludovico bana söyledi. Çünkü bana neredeyse hiçbir şey görmesine izin vermiyordu ve beni kilitledi daha önce sık sık. Yaptığı gibi, kalenin ortasındaki bir odada yukarı çıktı ve eskiden bana yiyecek getirirdi ve mümkün olduğunca sık gelip benimle konuşurdu. Ve ben söylemeliyim ki, Ludovico olmasaydı, ben de direnmek gerekirdi. Peki, Annette, dedi Emily, ve ilişkiler nasıl gidiyor, kuşatmadan beri? O, hüzünlü acele iri işler, hanımefendi, diye yanıtladı Annette. Signorlar o zamandan beri sadece oturup içip oyun okuyorlar. Bütün gece oturup kendi aralarında oynuyorlar, tüm o zenginlikler için ve güzel şeyler, getirdiler. Dışarı çıktıklarından beri günlerce birlikte çalan ya da onun kadar iyi bir şey. Sonra korkunç kavgalar olur, kim kaybeder, kim kazanır? O sert Signor Verezzi her zaman kaybediyor. Çünkü bana anlatıyorlar ve Signor Orsino ondan kazanıyor, bu da onu çok öfkelendiriyor. Ve bu konuda birkaç sert tartışma yaşandı. O zaman, tüm o güzel hanımlar hala kalede. Ve karşılaştığımda korktuğumu ilan ediyorum, bunlardan herhangi biri pasajlarda. Kesinlikle, Annette, dedi Emily, başlarak, bir ses duydum, dinle. Uzun bir duraklamadan sonra, hayır, hanımefendi, dedi Annette, galeride sadece rüzgardı. Sık sık duyuyorum, diğer uçtaki eski kapıları sallar. Ama yatmaya gitmez misin, hanımefendi? Kesin bütün gece açlıktan oturmayacaksın. Emily şimdi yatağa uzandı ve Annette'in lambadan ayrılmasını istedi, ocakta yanıyor. Bunu yaptıktan sonra, sonuncu yanına yerleşti ama Emily uyuyamadı. Çünkü yine duyduğunu sandı geçitten bir ses. Ve Annette yine onu ikna etmeye çalışıyordu ki sadece rüzgardı. O anda kapının yanında ayak sesleri net bir şekilde duyuldu. Annette şimdi yataktan başlıyordu ama Emily onu orada kalmaya ikna etti. Ve korkunç bir beklenti içinde onunla birlikte dinledi. Basamaklar hala kapıda oyalanırken kilidin açılmasına bir girişim yapıldı ve içeri girdi bir. Sonraki anda bir ses seslendi. Allah aşkına, Annette, yap, cevap vermemek, dedi Emily yumuşakça, tamamen hareketsiz kal. Ama korkuyorum ki lambayı söndürmeliyiz, yoksa parıltısı bizi ihanete verir. Aman tanrım bakire, diye bağırdı Annette, gizliliğini unutarak, yapmazdım, şimdi tüm dünya için karanlıkta ol. Konuşurken, ses öncekinden daha yüksek sesle yükseldi ve Annette'in adını tekrar etti. Kutsanmış bakire, diye aniden bağırdı, sadece Ludovico. Ayağa kalktı kapıyı açmasını engellemek için ama Emily onu alıkoydu, daha emin olana kadar. Yalnız kendisi olduğunu, Annette'in uzun süre konuştuğu ve kendisini sormaya geldiğini öğrendi. Onu serbest bıraktığı Emily'ye gitmek için bir yer ve şimdi onu tekrar kilitlemek için geri döndüğünü belirtti. Emily, kapıdan daha fazla konuşmaya devam ederlerse duyulmaktan korkarak kapının açılmasına onay verdi ve genç bir adam ortaya çıktı, açık yüz ifadesi
Onun olumlu görüşünü doğruladı ve Annette'e olan ilgisi onu zaten oluşmaya teşvik etmişti. Veretsi olursa onun korumasını istedi. Bunu gerekli kıl ve Ludovico geceyi eski bir odada geçirmeyi teklif etti, bitişik olan, galeriden açılan ve ilk alarmda kendine gelmek için savunmalarını istiyorlar. Emily bu teklifle çok rahatladı. Ve Ludovico, lambasını yaktı, görev noktasına gitti. O ise bir kez daha onun üzerinde dinlenmeye çalıştı yatak. Ancak çeşitli ilgi alanları dikkatini çekiyordu ve engelledi uyku. Annette'in ona o ahlaksız terbiyeler hakkında söylediklerini çok düşündü Montoni ve arkadaşları. Hakkında ve kendisine karşı mevcut davranışlarından daha fazlası ve az önce kaçtığı tehlikeden. Onun bakış açısından mevcut durumu, yeni bir korku tablosundan geliyormuş gibi küçüldü. Kendini görüyordu ahlaksızlık ve şiddetle dolu bir kalede. Yasaların erişemesinin ötesinde oturmuş bir kalede veya adalet ve azmi her şeye eşit olan bir adamın gücündedir ve intikamın en zayıfı olmayan tutkuları tamamen ilkelerin yerini sağladı. Bir kez daha kabul etmek zorunda kaldı, artık onun gücüne meydan okumanın aptallık olacağını. Cesaret değil ve Valencourt ile gelecekteki mutluluk umutlarından vazgeçerek, kararlı oldu ki, ertesi sabah Montoni ile uzlaşacak ve onu bırakacaktı mülkleri. Onun derhal Fransa'ya dönmesine izin vermesi şartıyla verildi. Bu düşünceler onu saatlerce uyanık tuttu, ama gece geçti, Verezzi'den daha fazla alarm almadan. Ertesi sabah Emily, Ludovico ile uzun bir sohbet etti ve bu konuşmada kaleyle ilgili durumları duydu ve şu Montoni, bu da onun alarmını oldukça artırdı. Şaşkınlığını ifade ederken, Ludovico, durumunun kötülüklerini çok farkında gibi görünen biri, devam etmeli, dedi ona, bunu yapma niyetinde olmadığını belirtti ve sonra ona, Jas'ın Kağız'dan kaçmasına yardım edip etmeyeceğini sormaya cesaret etti. Kale, Ludovico bunu denemeye hazır olduğunu ona temin etti. Ama kesinlikle girişimin zorluğunu ve kesin yıkımı temsil ediyordu Montoni onları dağları geçmeden. Geçmezse, bunun gerçekleşmesi gerekiyordu. Ancak her durumda dikkatli olacağına söz verdi girişimin başarısına katkıda bulunmak ve bir plan üzerinde düşünmek ayrılış. Emily şimdi ona Valencourt adını açtı ve sormasını istedi kaledeki mahkumlar arasında böyle bir kişi için, zayıf umut için, ki bu konuşma uyandı. Onu kararından uzaklaştırdı Montoni ile hemen uzlaşma sağlandı. Mümkünse bunu ertelemeye karar verdi, Ludovico'dan daha fazla haber alana kadar. Eğer planları da öyle bulursa mülkleri hemen bırakmak uygulanamazdı. Düşünceleri buna yönelmişti Montoni, şimdi sarhoşluktan iyileşmişti. Önceki gece onu çağırdı ve hemen çağrıya uydu. Evet, yalnız, buldum, dedi, senin odanda olmadığını fark ediyorum, dün gece, neredeydin? Emily ona bazı durumları anlattı alarmını verdi ve tekrarlamalarından korunmasını istedi. Sen koruma şartlarını biliyor, dedi, gerçekten değer veriyorsan bunu güvence altına alacaksın. Açık açıklaması, sadece koşullu koruma olarak, kalede mahkum kaldığı sürece Emily şartlarına derhal uyma gerekliliğini, ama önce o eğer vazgeçerse hemen ayrılmasına izin verip vermeyeceğini talep etti. Tartışmalı mülkler üzerindeki iddia hakkı var. Çok ciddi bir şekilde ona güvence verdi, yapacağını söyledi ve hemen önüne bir kağıt koydu. Bu evrak transfer edilecekti bu mülklerin kendisine olan hakkı. Uzun süre imzalayamadı ve kalbi paramparça oldu karşıt çıkarlarla. Çünkü tüm mutluluğundan vazgeçmek üzereydi gelecek yıllar, onu saatlerce ayakta tutan umut, zorluk. Montoni'den onun koşullarının özetini duyduktan sonra itaat ve zamanının değerli olduğuna dair bir itiraz ve elini koydu gazete. Bunu yaptığında, sandalyesine geriye yığıldı. Ama kısa sürede iyileşti ve onun ayrılması için emir vermesini istedi. Ayrıca Annette'in ona eşlik etmesine izin verecekti. Montoni gülümsedi. Evet, seni kandırmak için gerekliydi, dedi o, başka yol yoktu mantıklı davranmanızı sağlamak. Gideceksin, ama şu anda olmamalı. Ay önce bu mülkleri sahiplik yoluyla güvence altına almalısınız. Bu tamamlandığında, Fransa'ya dön, istersen. Kasıtlı kötü niyet, ciddi nişanını ihlal ettiği yeni içeri girdi, Emily'yi şaşırttı. Aynı zamanda onun bir şey yaptığına dair kesinlik sonuçsuz fedakarlık ve hala onun esiri olarak kalmak zorundaydı. Söyleyecek bir şeyi yoktu hissettiklerini ifade etti ve biliyordu ki, eğer yapsaydı bunun işe yaramayacağını biliyordu.
Montoni'ye acı bir şekilde bakarken, o da arkasını döndü ve aynı anda dairesine çekilmesini istedi. Ama odadan çıkamayınca, kapının yanındaki bir sandalyeye oturdu ve derin bir iç çekti. Hiçbir kelimesi yoktu ne de gözyaşları. "Neden bu çocukça kedere izin veriyorsun?" dedi. "Zihnini güçlendirmeye çalış, şimdi olamayacak şeye sabırla dayanmaya çalış kaçınılmazdı. Yas tutacak gerçek bir kötülüğünüz yok, sabırlı olun, geri gönderileceksiniz Fransa'ya. Şu anda dairenize çekilin." "Gitmeye cesaret edemem, efendim," dedi kadın, sorumlu olacağım yere Signor Verezzi'nin müdahalesi. "Koruma sözü vermedin mi, sen?" dedi Montoni. "Söz vermişsiniz, efendim," yanıtladı Emily, biraz tereddüt ettikten sonra. "Ve benim sözümü yeterince vermiyor mu?" katı bir şekilde ekledi. "Önceki sözünü hatırlayacaksın, Signor," dedi Emily, titreyerek, "ve benim için karar verebilir. Güvenmem gerekip gerekmediğine karar verebilir bunun üzerine. Beni sana açıklamam için kışkırtacak mısın, bunu yapmayacağım o zaman seni koruyacaksın," dedi Montoni, kibirli bir hoşnutsuzlukla. "Eğer bu seni tatmin edecekse, hemen yaparım. Geri çekilin oda, sözümü geri çekmeden önce, orada korkacak bir şeyin yok." Emily odadan çıktı ve yavaşça koridora doğru ilerledi, buluşma korkusu orada Verezzi. Ya da Bertolini, adımlarını hızlandırdı, ama zar zor yapabiliyordu kendini destekledi. Ve kısa süre sonra tekrar kendi dairesine ulaştı. Sahip olmak korkuyla etrafına baktı, orada kimse olup olmadığını incelemek için ve her yerini aradı. Kapıyı bağladı ve bir pencereler. Burada, bayılmasına destek olacak bir umut ararken uzun zamandır rahatsız edilen ve ezilen ruhlar. Eğer öyle olmasaydı şimdi talihsizlikle çok mücadele ediyordu, belki de onu terk etmişlerdi. Montoni'nin gerçekten ona izin vermeye niyetli olduğuna inanmaya çalıştı mülkünü güvence altına aldıktan sonra Fransa'ya döneceğini ve bu arada, onu hakaretten koruyun. Ama en büyük umudu Ludovico, onun davasında hevesli olacağını sanmıyordu. Ama öyle görünüyordu neredeyse başarı konusunda umutsuzluğa kapılıyordu. Ancak bir durumda, bunu yapmak zorundaydı Sevin'in. İhtiyatlılığı, ya da daha doğrusu korkuları. Onu bahsetmekten kurtarmıştı Valensurt'un Montoni'ye adını vermiş. Ki bu adı birkaç kez belgeyi imzalamadan önce ve eğer gerçekten kalede mahkum olmalı. Bunu o yapmış olsaydı, Montoni'nin kıskançlık korkuları muhtemelen Valencourt'a yeni sertlikler getirecekti. Ve onu ömür boyu esir tutmanın avantajını öne sürdüler. Böylece hüzünlü gün geçti, tıpkı daha önce de birçok kişinin yaşadığı gibi. O da, gece ilerlediğinde, kendini geri çekecekti Annette'in yatağı. Onu kalmaya teşvik eden özel bir ilgisi yoktu bu oda, korkularına rağmen. Çünkü kale sakin olmalı ve geleneksel saat geldiğinde, müziği izlemeye karar verdi ve müziği izlemeye karar verdi daha önce duymuştu. Ama sesleri ona olumlu bir şekilde yardımcı olmayabilir. Valensurt'un orada olup olmadığını belirlediklerini belki de güçlendireceklerdi. Onun olduğu görüşü ve onun için gerekli olan teselli verilmesi destek. Ama öte yandan, herkes sessiz olursa, neredeyse hiç cesaret edemedi düşüncelerinin o tarafa bakmasına izin verdi ama sabırsızca bekledi. Yaklaşan saat, gece fırtınalaydı, kalenin surları ise sallanıyor gibi görünüyordu. Rüzgar ve arada uzun inlemeler havada geçiyor gibiydi. Mesela şöyle sıkça hüzünlü zihni kandıran bu kişiler, fırtınalarda ve sahneler arasında ıssızlık. Emily, eskisi gibi nöbetçilerin teras boyunca geçtiğini duydu. Direklerini tuttu ve kapısından dışarı bakarak nöbetin çift yaptı. Gözlerini çevirdiğinde gerekli görünen bir önlemdi. Duvarlarda ve onların parçalanmış halini gördü. Ünlü sesler askerlerin yürüyüşü ve uzak sesleri, onun yanından geçen rüzgar ve tekrar kaybolduklar. Hafızasına o hüzünlü hissi hatırlattı eskiden aynı sesleri duyduğunda acı çekmişti. Ve neredeyse mevcut durumu ile geç durumu arasındaki istemsiz karşılaştırmalar. Ama bu tebrik edilecek bir konu değildi ve akıllıca onun akışını kontrol etti düşünceleri. Henüz alıştığı saat gelmemişti müziği duymak için kapıyı kapattı ve içeride beklemeye çalıştı sabır. Merdiven kapısını her zamanki gibi biraz korumaya çalıştı odanın mobilyalarını. Ancak bu avantaj artık korkularının Verezzi'nin gücü ve azmi karşısında çok yetersiz olduğunu belirtti ve o sık sık odada duran büyük ve ağır bir sandığı dileklerle bakardı onunla Annette'in onu hareket ettirecek kadar güçleri olduğunu.
Ama uzun suçu vardı bu kızın kalması, hala Ludovico ve bazı hizmetçilerle birlikteydi. Odun ateşini düzeltti, odayı daha az ıssız gösterecek ve oturdu yanında bir kitap vardı. Gözleri onu incelerken, düşünceleri ona kaydı Valencourt ve kendi talihsizlikleri. Böyle otururken düşündü, bir duraklama içinde rüzgarı duyduğunda, müziği ayırt etti ve Keizman'e gidip dinledi. Ama rüzgarın yüksek dalgası diğer tüm sesleri bastırdı. Rüzgar battığında yine, başarılı olan derin duraklamada tatlı bir sesle duydu bir lut yayları. Ama yine yükselen fırtına notaları yok etti ve yine ardından ciddi bir duraklama geldi. Emily, umut ve korkuyla titreyerek açıldı kendi sesini dinlemek ve kendi sesini duyup duyamayacağını denemek için müzisyen. Bu işkence dolu gerilim halini daha fazla katlanmak için Valencourt, tamamen imkansız görünüyordu. Bir tür nefes kesici bir his vardı odalardaki sessizlik. Altından ayırt etmesini sağlayan daha önce duyduğu lutun nazik notaları ve onunla birlikte bir hüzünlü ses, alçak hışırtı sesi daha da tatlı hale geldi. Şimdi sessizce yayılmaya başladı ahşap üstler, yükselen rüzgarda kaybolana kadar. Sonra uzun başları başladı dalgalanmak, solda çam ormanının içinden rüzgar, inleme ağır bir şekilde aşağıdaki ormanın üzerinden yuvarlandı, onları neredeyse kendi yerlerine doğru büktü. Kökler ve uzun süren şiddetli fırtına sağdaki diğer ormanları süpürürken, yüksek sesli ağıta cevap veriyor gibiydi. Sonra diğerleri, daha da ileri, yumuşattı, sessizliğe dönüşen bir mırıltıya dönüştü. Emily dinledi, karışmış bir şekilde hayrat ve beklenti, umut ve korku. Ve yine lutun eriyen tatlılığı duyuldu ve aynı ciddi nefes alan ses. Bunların altında bir daire vardı, penceresinden uzağa eğildi. Belki orada herhangi bir ışık olup olmadığını keşfetmek. Ama aşağıdaki kapalı ve yukarıda. Kalenin kalın duvarlarının içinde o kadar derinlere gömülmüştü ki Şerin yapamıyordu onları ya da. Hatta Faik'i gör muhtemelen parmaklıklarının arasından parıldayan Notray. Sonra çağırmaya cesaret etti, ama rüzgar sesini diğer ucuna taşıyordu. Teras ve ardından müzik eskisi gibi duyuldu, rüzgarın duraklamasıyla. Aniden, odasında bir ses duyduğunu düşündü ve kendini çekti kapalı içinde. Ama bir an sonra, Annette'in kapıda sesle konuştu. Daha önce duyduğu onun kendisi olduğunu düşündü ve bıraktı onu içeri alacak. Yavaşça hareket et, Annette, kapıya doğru ilerle, dedi Annette, ve benimle dinle. Müzik geri döndü. Sessizdi, ta ki ölçü değişirken, Annette haykırdı, kutsal bakire. O şarkıyı biliyorum bu bir Fransız şarkısı, sevgilimin en sevdiği şarkılardan biri Country. Ama bu, Emily'nin eski bir gecede duyduğu bal adlı Gascony'deki balıkçı evinden ilk dinlediği o. Değildi. O, şarkı söyleyen bir Fransızdır, dedi Annette, kesinlikle öyle olmalı Bay Valencourt. Dinle, Annette, bu kadar yüksek sesle konuşma, dedi Emily, duyulabiliriz. Ne, tarafından şövalye, dedi Annette. Hayır, diye yanıtladı Emily hüzünle, ama biri tarafından. Bizi Signor'a bildirebilecek biri tarafından. Ne sebebin var şarkı söyleyenin Bay Valencourt olduğunu düşünmek mi? Ama dinle. Şimdi ses yükseliyor daha yüksek. O tonları hatırlıyor musun? Kendi yargıma güvenmekten korkuyorum. Şövalyenin şarkı söylediğini hiç duymadım, Mademoiselle, diye yanıtladı Annette. Emily'nin fark ettiği gibi. Daha güçlü bir şey yoktu bunun Valencourt olduğu sonucuna varmanın nedeni, müzisyenin Fransız. Kısa süre sonra balıkçı evinin şarkısını duydu ve kendi adını ayırt etti. Bu da o kadar belirgin bir şekilde tekrarlandı ki, Annette duydum da. Titredi, pencere yanındaki bir sandalyeye gömüldü ve Annette yüksek sesle seslendi. Monsieur Valencourt, Monsieur Valencourt, diye düşündü. Emily onu kontrol etmeye çalıştı ama çağrıyı daha yüksek sesle tekrarladı. Önce, ve lut ile ses aniden durdu. Emily dinledi, bir süre zaman, dayanılmaz bir gerilim halinde. Ama cevap gelmedi. Bu bir anlam ifade etmiyor, Mademoiselle, dedi Annette. O Chevalier, ve onunla konuşacağım. Hayır, Annette, dedi Emily, sanırım kendim konuşacağım. Eğer o ise, sesimi tanıyacak ve tekrar konuş. Kim bu, dedi kadın, şarkı söyleyen bu geç saatte mi? Uzun bir sessizlik oldu ve soruyu tekrar ettikten sonra bazı sessizlikler fark etti hafif aksanlar. Patlamaya karışıyordu, yanımızdan geçenler, ama sesler öyleydi ki. Uzak ve o kadar ani geçti ki, neredeyse duyamıyordu.
Hele ki söyledikleri kelimeleri ayırt etmek ya da sesi tanımak. Bir başkasından sonra duraksadı, Emily tekrar seslendi. Ve yine bir ses duydular, ama aynı derecede zayıf önce. Ve başka koşullarında olduğunu fark ettiler, rüzgarın gücü ve yönü, yetinmek gerekirse. Büyük derinlik için, kale duvarlarına sabitlenen kapalı duvarlar. Daha da fazlasına katkıda bulundu mesafeden daha fazla. Artikülasyonlu seslerin anlaşılmasını önlemek için genel olanlar kolayca duyuluyordu. Ancak Emily, inanmaya cesaret etti sesinin sadece cevaplandığı durumu, yabancının Valencourt. Onu tanıdığını ve kendini konuşamaz bıraktığını söyledi Neşe. Ancak Anet kelimelersiz kalmadı. Aramalarını yeniledi ama aldı cevap yok. Ve Emily, başka bir denemeden korkarak, ki kesinlikle öyleydi, mevcut ve son derece tehlikeli. Onları kalenin muhafızlarına maruz bırakabilir, oysa belki de onun gerilimini sona erdiremezdi. Diye ısrar etti Anet'in bu gece için soruşmayı bırakmak. Ama sorgulamaya karar verdi Ludovico, bu konuda, sabah. Şimdiye kadar yaptığından daha acil bir şekilde. Artık daha önce duyduğu yabancının hala kalede bulunuyor ve Ludovico'yu kalenin bulunduğu kısmına yönlendirmek için kilitli. Emily, Anet'in eşliğinde, bir süre kapıda kaldı ama tamamen hareketsiz kaldı. Ne Lut ne de ses duydular ve Emily artık son zamanlarda talihsizliklerinin hissiyle olduğu gibi, endişeli sevinçle çok ezilen bir duygu. Aceleyle odada yürüdü, şimdi yarı Valencourt'un seslerini sesleniyordu isim. Sonra aniden durdu ve şimdi kapıya gidip dinledi. Ancak ormanın ciddi el sallamalarından başka bir şey duymadı. Bazen Ludovico ile konuşma sabırsızlığı, Anet'i onu araması için göndermesine yol açtı. Ama gece yarısı bunun uygunsuzluğu onu tutuyordu. Anet, bu arada, hanımefendisi kadar sabırsız. Sık sık kapıya giderdi dinledim ve neredeyse aynı derecede hayal kırıklığına uğramış olarak geri döndü. Uzun uzun diye bahsetti Signor Verezzi ve onun korkusu. Çünkü onun odaya girmemesi için merdiven, kapı. Ama gece neredeyse geçti, Mademoiselle, dedi kendini toparlarken. Sabah ışığı başladı, başlıyor doğudaki dağların üzerinden bak. Emily, bu ana kadar, Verezzi adında bir kişinin var olduğunu unutmuştu. Ve onu tehdit eden tüm tehlikeler. Ama onun adı ismi alarmını yeniledi ve dilediği eski sandığı hatırladı kapıya yaslanmak için. Anet ile birlikte kapıyı hareket ettirmeye çalıştı ama o kadar ağırdı ki yerden kaldıramıyorlardı. İçeride ne var bu büyük eski sandık, Mademoiselle, dedi Anet, bu onu yapıyor bu kadar ağır mı? Emily ise, bunu bulduğunu, yanıtladıktan sonra, odası. Kaleye ilk geldiğinde ve hiç incelememişti o. O zaman yapacağım, hanımefendi, dedi Anet, ve kapağı kaldırmaya çalıştı. Ama bu kilit ile tutuluyordu, ki onun için bir şey yoktu ve gerçekten de. Tuhaf yapısı nedeniyle bir yay. Sabah şimdi kapılarından parlıyordu ve rüzgar sakinliğe gömülmüştü. Emily, karanlık ormana ve alacakaranlığa baktı dağlar. Sadece göze çalıyordu ve fırtınadan sonra tüm sahneyi gördü, derin bir sessizlik içinde yatıyor. Orman hareketsiz, bulutlar yukarıda, şafak titreyerek gökyüzünde neredeyse hiç hareket etmiyordu. Bir asker altındaki terasta ölçülü adımlarla yürüyordu. Ve daha fazlası uzak, duvarlarda uyuyakalmış, gece nöbetinden yorgun düşmüşlerdi. Bir süre havanın ve bitkilerin saf ruhunu soluduktan sonra, geç yağmurların çağırdığı. Ve bir kez daha dinledikten sonra, müzik notası ile şimdi kapıyı kapattı ve dinlenmek üzere çekildi. Lady Blanche, Emily'ye o kadar çok ilgi duydu ki. Bunu duyunca komşu manastırda yaşamaya gidecek ve konttan şatoda kalmasını uzatması için davet edin. Ve biliyorsun, sevgilim efendim, diye ekledi Blanche, böyle bir yoldaş. Çünkü şu anda yürüyebileceğim ya da okuyabileceğim bir arkadaşım yok. Çünkü Mademoiselle Byrne sadece annemin arkadaşı. Kont, kızının genç sadeliğine gülümsedi, ilk izlenimler. Ve tehlikeleri konusunda onu uyarmayı seçse de, sessizce alkışladı. Böylece kolayca genişleyebilen iyiliği yabancıya karşı özgüven. Emily'yi dikkatle izlemişti. Önceki akşam ve ondan mümkün olduğunca memnundu bu kadar kısa bir tanıdıkla herhangi biriyle. Olabilirdi. Onun bahsedilmesi Mons Dupont tarafından da Emily hakkında olumlu bir izlenim yaratmıştı. Ama, kime samimiyetini tanıttığı kişilere karşı son derece temkinliydi kızı olduğunu duyunca. Şerinse, Saint Clair Manastırı'na girdi.
Başrahibi ziyaret etmek için ve eğer anlatımı karşılık geliyorsa dileğiyle. Emily'yi şatoda biraz vakit geçirmesi için davet etmekti. Bununla ilgili konusunda, Lady Blanche'ın bir düşüncesinden etkilendi. Refah, yine de onu razı salmak ya da arkadaş olmak için değil. Yetim Emily'ye karşı ise oldukça ilgi duyuyordu. Ertesi sabah Emily çok yorgundu ve ortaya çıkamadı, ama Mons. Dupont kahvaltı masasındaydı, Kont odaya girdiğinde ve bastırdı onu. Eski tanıdığı ve çok eski bir arkadaşının oğlu olarak uzatması için şatodaki konaklaması. Dupont da bu davetiyeyi gönüllü kabul etti, çünkü bu ona Emily'nin yanında olma imkanı verirdi ve, farkında olmasa da sevgisini bir gün karşılık vereceğine dair bir umut veriyordu. Ama o karşılık vermemişti şu anda bunu aşmaya çalışacak kadar dayanıklılık. Emily, biraz iyileştiğinde, yeni arkadaşıyla birlikte şatoya ait araziler, çevredeki manzaralardan çok memnun kalmışlar, Blanche, kalbinin iyiliğiyle dilediği gibi. Oradan itibaren ormanın ötesinde, manastırın kulelerini algıladı ve şunu belirtti. Bu manastıra gitmeyi planlamıştı. Ah, dedi Blanche şaşkınlıkla, sadece yeni serbest bırakıldım bir manastırdan. Ve birine girer miydin? Ne zevk aldığımı bile bilseydin burada dolaşmak, özgürlükte, gökyüzünü ve tarlaları görmek ve etrafımdaki ormanları da sanırım yapmazsın. Emily, gülümseyerek Lady Blanche'ın konuştuğu sıcaklık. Onun bunu kastetmediğini fark etti hayatı boyunca bir manastırda kalınır. Hayır, şimdi niyetinde olmayabilirsin, dedi Blanche. Ama sen varsın rahibelerin sizi ne için ikna edebileceğini bilmiyorum. Ne kadar nazik olduklarını biliyorum ortaya çıkacak ve ne kadar mutlu olacak. Çünkü onların sanatını çok fazla gördüm. Şatoya döndüklerinde, Lady Blanche Emily'yi ona götürdü favori kule ve oradan kadim odalarda dolaştılar. Blanche daha önce ziyaret etmişti. Emily, yapıyı gözlemleyerek eğlendi bu dairelerin ve eski ama hala muhteşem olan moda mobilyaları. Ve bunları Udolpho Kalesi'nin mobilyalarıyla karşılaştırarak daha da antika ve grotesk bir şekilde, daha da korkunç bir şekilde ortaya çıktı. Ayrıca Dorothy ile de ilgileniyordu. Ev hizmetçisi, görünüşü neredeyse antika olarak görüyordu. Etrafındaki nesneleri vardı ve Emily'ye de az ilgi duymayan. Ki ona sık sık öyle derin bir dikkatle bakıyordu ki, söylenenleri neredeyse duymazdı ona. Emily bir pencereden bakarken, şaşkınlıkla fark etti, hafızasına tanıdık olan bazı nesneler. Tarlalar ve ormanlar, La Voisin ile geçtiği parlak dere ile bir akşam, yakında. Monsieur St. Aubert'ın ölümünden sonra, manastırdan ona giden yolda kulübe. Ve şimdi bunun şato olduğunu biliyordu, o zamanlar ondan kaçınmıştı. Ve bununla ilgili bazı dikkat çekici ipuçları vermişti. Bu keşif karşısında şok olmuş, ama nedenini bile pek bilmeyince. Bir süre düşündü sessizliği ve babasının bulduğunda ihanet ettiği duyguyu hatırladı kendisi bu. Malikaneye bu kadar yakın ve davranışlarının bazı diğer koşullarında, şimdi onu çok ilgilendiriyordu. Daha önce duyduğu müziği de ve La Voisin'in böyle tuhaf bir anlatımı verdiği hakkında aklına geldi ve daha fazla bilgi edinmek isteyen Dorothy'ye bunun geri dönüp dönmediğini sordu her zamanki gibi. Gece yarısı, müzisyenin henüz bulunup bulunmadığı konusunda da vardı. Evet, hanımefendi, diye yanıtladı Dorothy, o müzik hala duyuyorum. Ama müzisyen hiç yakalanmadı ve asla öğrenilmeyecek, ben inanmak. Ama tahmin edebilen bazı insanlar var. Evet, dedi Emily, o zaman neden peşinden koşmuyorlar? Sorgu. Ah, genç hanımefendi. Yeterince sorgulama yapıldı, ama kim bir ruh? Emily gülümsedi ve son zamanlarda kendini yönlendirilmek için ne kadar acı çektiğini hatırladı. Batıl inançla uzaklaşmış, artık bulaşmasına karşı koymaya kararlı. Yine de, bu konuda çabaları, hayranlıkla merakıyla karıştı. Ve şimdiye kadar sessizce dinleyen Blanche, şimdi bu müziğin ne olduğunu sordu. Vardı ve ne kadar süredir duyulduğunu biliyordu. Hanımefendimin ölümünden beri, hanımefendi, diye yanıtladı Dorothy. Neden, burası perili değil mi, dedi Blanche, arada şaka ve ciddiyet. O müziği neredeyse sevgili hanımım öldüğünden beri duyuyorum, devam etti Dorothy. Ve ondan önce hiç olmamıştı. Ama bazıları için bu önemli değil anlatabildiğim şeyler. O zaman onlara söyle, dua et, dedi Lady Blanche. Artık daha ciddi bir şekilde şaka yapmaktan daha fazla. Çok ilgileniyorum, çünkü Henry'ti duydum ve manastırda bulunan kız kardeş Sophie.
Böyle tuhaf görünümlerden bahsederler ki, kendileri de tanık olmuştu. Sanırım hanımefendi, bizi şatodan ayrılmaya neden gönderdiğini hiç duymadınız. Ve gidip bir kulübede yaşa, dedi Dorothy. Asla, diye yanıtladı Blanche sabırsızca. Ve sebebi de, efendim. Markiz, Dorothy kontrol etti, kendisi tereddüt etti ve sonra konuyu değiştirmeye çalıştı. Ama merak Blanche'ın bu konudan kolayca kaçmasına izin verecek kadar uyanıktı ve yaşlı ev hizmetçisini hesabına devam etmesi için zorladı, ancak hiçbir yalvarış kazanamadı. Ve açıkça görülüyordu ki kendini zaten ihanet ettiği bu dikkatsizlikten dolayı endişelenmişti. Hissediyorum, dedi Emily gülümseyerek, tüm eski malikaneler lanetli. Son zamanlarda harikalarla dolu bir yerden geldim. Ama ne yazık ki, ayrıldığımdan beri neredeyse hepsinin açıklandığını duydum. Blanche sessizdi, Dorothy ciddi görünüyordu ve iç çekti. Ve Emily kendini hissetti, hala harika olanı kabul etmeye karar verdiğinden daha fazlasına inanmaya meyilliydi. Tam o anda, bir odada tanık olduğu gösteriyi hatırladı Udolfo ve garip bir tesadüf eseriyle. O korkutucu sözler, yanlışlıkla M.S. belgelerinde göz göze çarptı, ki belgeleri yok etmişti, babasının emrine itaat. Ve anlamı karşısında ürperdi, neredeyse korkunç görünüşe göre kara peçe. Bu arada Lady Blanche, Dorothy ile açıklamayı başaramıyordu. Son ima verdiği konu, kapıya ulaştığında bu sona erdi galeri ve önceki gün bağlanmış bulduğu galeri. Ötede oda süiti. Sevgili genç hanım, dedi ev hizmetçisi, açmama sebebimi söyledim. Onları hiç görmedim, sevgili hanımefendim öldüğünden beri. Ve şimdi onları görmek benim için zor olurdu. Dua edin, hanımefendi, bana bir daha sormayın. Elbette yapmayacağım, diye yanıtladı Blanche, eğer gerçekten öyleyse itirazınız. Ah, evet, dedi yaşlı kadın, hepimiz onu çok sevdik ve onun için her zaman yas tutacağım. Zaman dönüyor. Artık çok yıl geçti öldü. Ama o zaman olan her şeyi hatırlıyorum, sanki dün. Son yıllarda geçen birçok şey benim için tamamen kayboldu hafıza. Çok uzun zaman öncekileri ise bir camda sanki görebiliyorum. Durakladı, ama sonra, galeriye doğru yürürken Emily'e ekledi. Bu genç hanımefendi bazen merhum Markizesi aklıma getirir. Hatırlayabiliyorum, gülümsediğinde de aynı şekilde çiçek açan ve ona çok benziyordu. Zavallı hanımefendi, şatoya ilk geldiğinde ne kadar eşcinseldi. Sonrasında eşcinsel değil miydi, dedi Blanche. Dorothy başını salladı ve Emily onu güçlü bir ifade dolu gözlerle izledi, şimdi hissettiği ilgi. Bu pencereye oturalım, Lady Blanche, galerinin karşı ucuna ulaştığında şöyle dedi. Ve dua et Dorothy, eğer sana acı vermiyorsa, bize daha fazla şey anlat. Markiz, az önce bahsettiğin camın içine bakmak istiyorum ve birçok durumu görüyorsun. Ki çoğu zaman gözden kaçırdığımı söylesin. Hayır, hanımefendi, diye yanıtladı Dorothy. Eğer benim kadar bilseydin yapmazsınız, çünkü orada kasvetli bir sürü bulursunuz. Ben sık sık keşke onları dışlayabilsem ama aklıma gelecekler. Görüyorum sevgili hanımefendi. Ölüm döşeğinde, bakışını ve söylediklerini hatırlayın, korkunç bir sahneydi. Neden bu kadar kötüydü, dedi Emily duyguyla. Ah, sevgili genç hanımefendi. Ölüm her zaman korkunç değil mi, diye yanıtladı Dorothy. Blanche'ın bazı daha fazla sorusuna Dorothy sessiz kaldı. Ve Emily, gözlemliyor gözlerindeki yaşlar. Konuyu teşvik etmeyi başarmadı ve geri çekilmeye çalıştı genç arkadaşının bahçelerdeki bir nesneye. İlgisi, orada Kont, Kontes ve Monsieur Dupont da göründü, sonra aşağı indiler onlara katılın. Emily'yi fark ettiğinde ona doğru ilerledi ve onu Kontes. O kadar iyi niyetli bir şekilde ki aklına en güçlü şekilde geldi merhum babası fikri ve ona karşı. Daha fazla minnettar hissetti, Kontes'e karşı utanç yaşattı. Ancak Kontes onu bir o büyüleyici gülümsemeler, bazen kaprisleriyle varsaymasına izin veriyordu. Ve bu da şimdi Kont'un onunla yaptığı bir konuşmanın sonucuydu, Emily hakkında. Ne olursa olsun, ya da içinde geçen her şey az önce ziyaret ettiği hanımefendi başrahibe ile sohbet. Saygı ve Emily'ye hitap ettiğinde tavrında naziklik belirgindi. Ki bilinçten doğan o tatlı duyguyu deneyimledim, iyiliğin onayına sahip olmak. Çünkü Kont'un kıymetine sahip olduğu neredeyse ilk andan itibaren güvenini kaybetmeye eğilimliydi. Ki onu görmüştü. Misafirperverliği için teşekkürlerini bitirmeden önce hemen manastıra gitme planından.
Bahsedildiğinde, şatoda kalmasını uzatması için bir davetle bölündü. Bu davet kont ve kontes tarafından baskı altında, böylesine dostane bir görünümle samimiyetini, eski arkadaşlarını da görmek istese de, manastırda bulundu ve babasının mezarı üzerinde bir kez daha iç çekmek için kabul etti şatoda. Birkaç gün kalmak. Ancak başrahibe hemen yazdı ve gelişinden bahsetti. Languedoc ve onun manastıra yatılı olarak kabul edilme arzusu, o ayrıca Monsieur Quesnel'e ve Valencourt'a mektuplar gönderdi. Sadece bilgi verdi Fransa'ya gelişi. Ve çünkü onun nerede olabileceğini bilmiyordu görevli olduğunda. Mektubunu Gascony'deki kardeşinin koltuğuna yönlendirdi. Akşam, Lady Blanche ve Mons. Dupont, Emily ile birlikte kulübeye yürüdüler. Lavoisier'in yanına yaklaşmaktan hüzünlü bir zevk aldığı yere zamanla St. Aubert'ın kaybı için yaşadığı yasını yumuşatmıştı. Ancak bu yetmezdi, onu yok etti ve anılara kapılmanın rahatlatıcı bir hüzün hissetti. Bu sahne bunu hatırlatıyordu. Lavoisier hala yaşıyordu ve bundan keyif alıyor gibiydi, eskisi gibi. Kusursuz bir hayatın huzurlu akşamı. Oturuyordu kulübesinin kapısı, torunlarının izlenmesi, önünde çimenler ve ara sıra bir kahkaha ya da bir övgüyle, sporlarını teşvik ediyordu. Hemen Emily'yi hatırladı, ona çok önem veriyordu, onu görmekten memnun oldu ve duyduğuna seviniyordu. Çünkü onun birini kaybetmemişti ailesi, onun ayrılışından beri. Evet, hanımefendi, dedi yaşlı adam, hepimiz yaşıyoruz, hala neşeyle birlikteyiz, Tanrı'ya şükür. Ve daha mutlu bir aile olmadığını düşünüyorum, bizimkinden daha Languedoc'ta bulunuyor. Emily, Saint Aubert'ın öldüğü odada kendine güvenmedi. Ve sonrasında Lavoisier ve ailesiyle yarım saatlik sohbetten sonra, Cottage Château Le Blanc'taki ilk günlerinde sık sık derin ama sessiz hüzünü gözlemleyerek etkilendi. Bazen bu hüzünlü Dupont üzerinden. Ve Emily, kendini kandırmaya acıyarak onu ayrılmaya kararlı. Saygı hakkı gelir gelmez geri çekilmeye kararlıydı. Kont ve Kontes de Villefort buna izin verecekti. Arkadaşının hayal kırıklığı kısa sürede Kont'un endişesini endişelendirdi ve Dupont sonunda ona umutsuz sevgisinin sırrı, ancak birincisi bunu ancak bilebiliyordu, başsağlığı veriyordu. Ancak gizlice takım elbisesiyle arkadaş olmaya karar verdi. Eğer bunu yapma fırsatı asla ortaya çıkmalı. Tehlikeli durumu göz önünde bulundurursak Dupont'tan ayrılma niyetine ancak zayıfça karşı çıktı. Ertesi gün, ama ondan mümkün olduğunda daha uzun bir ziyaret sözü aldı, huzuruna güvenle döndü. Emily'nin kendisi, ama cesaret edemiyordu sevgisi. Hem sahip olduğu birçok erdemi hem de ondan aldığı hizmetler. Ve bu, hassas duygular olmadan değildi. Minnettar ve acıma, şimdi onu aile evine Gascony'ye giderken görmüş olması. Sevgi ve keder dolu bir yüz ifadesiyle ondan veda ederken, Kont'un davasına öncekinden daha sıcak ilgi duyması için. Birkaç gün içinde Emily de şatodan ayrıldı. Ancak Kont ve Kontes ziyaretini çok yakında tekrarlayacağına dair sözü almıştı. Ve o da başrahip tarafından eskisi gibi annelik nezaketiyle karşılandı, deneyimli ve rahibeler tarafından büyük bir saygı ifadesiyle sunulmuştu. Tanınanlar manastır sahneleri ona birçok hüzünlü anı yaşattı, ancak bunlar diğerlerinin karışımıydı, bu da kağızdan kurtulmuş olmanın minnettarlığını uyandırıyordu. Bıraktığından beri peşinde olan çeşitli tehlikeler ve iyiliği için hala sahip olduğu bir şey. Ve yine babasının yüzünden ağlasa da ciddi, sevgi dolu gözyaşlarıyla birlikte, yası eskisinden yumuşatılmıştı, keskinlik. Manastıra döndükten bir süre sonra ondan bir mektup aldı amcası, Mons. Quesnel, Fransa'ya geldiği haberine yanıt olarak. Ve onun işleriyle ilgili kendisinin kendisine yaptığı sorgulamalara, özellikle Lavallie'nin yokluğunda olduğu dönem hakkında geri dönmek istediği yere bırakıldı, eğer görünürse geliri buna izin verirdi. Mons, Quesnel'in cevabı soğuktu ve beklediği gibi resmi, çektiği kötülüklere karşı ne endişe gösterdiğini, ne de zevk, artık onlardan uzak olduğu için. Ayrıca geçme fırsatı. Kont Morano'yu reddettiği için onu azarlamaya çalışmak, hala onurlu ve servetli bir adam olduğuna inanıyordu, ne de şiddetle Montoni'ye karşı alaycı bir şeyler çıkardı. Şimdiye kadar kendini hep ona karşı hissettiği aşağı. Emily'nin maddi konularında ise çok açık değildi. O ancak ona Lavallie'nin görev yaptığı dönemin neredeyse ölmüştü. Ama onu kendi evine davet etmeden,
Onun koşullar onun orada yaşamasına asla izin vermezdi ve samimiyetle şimdilik St. Clare Manastırı'nda kalmasını tavsiye etti. Merhum babasının hizmetçisi zavallı Teresa ile ilgili sorulara cevap vermedi. Mektubunun son notunda Monsieur Quesnel bundan bahsetmişti. 1. Motteville, merhum St. Aubert'ın başını ona verdiği kişisel mülk. Neredeyse işlerini düzenlemesi muhtemel alacaklılarının memnuniyetini ve Emily'nin ondan çok daha fazlasını geri alacağını eskiden beklediği şeyden daha büyük bir şans. Mektup ayrıca Emily, Narbonne'daki bir tüccara küçük bir para karşılığında bir emir verdi. Manastırın huzuru ve yaşadığı özgürlük, bu hoş eyaletin ormanları ve kıyıları arasında dolaşırken, yavaş yavaş ruhunu doğal tonuna geri döndürdü. Ama bazen kaygı olurdu. Valencourt ile ilgili bir müdahale, zaman yaklaştıkça mümkün olduğunda mektubuna cevap alabileceğini düşünüyordu. Bu arada, çok yalnız kalan Lady Blanche, sabırsızlanıyordu yeni arkadaşının eşliğinde. Onu bu zevke ortak olarak izlemek istediği çevredeki güzel manzaradan aldığı bir şey vardı. Artık kimsesi yoktu. Kime ait hayranlığını ifade edebilir ve zevklerini iletebilirdi, göz yok. Gülümsemesi ya da yüzüne parlıyordu, mutluluğunu yansıtıyordu ve o ruhsuz ve düşünceli oldu. Kont, memnuniyetsizliğini izlerken, Emily'nin yalvarışlarına kolayca boyun eğdi ve Emily'ye söz verdiği ziyareti hatırlattı. Ama Valencourt'un sessizliği, artık dönemin çok ötesine kadar uzanmıştı. Estuvier'den bir mektup gelmiş olabilir. Emily'yi ağır bir şekilde ezmişti endişesi ve topluma karşı hoşnutsuz olmasını sağlayacak şekilde. İstekli olurdu bu daveti kabul etmesini, morali iyileşene kadar erteledi rahatlamıştı. Ancak Kont ve ailesi onu görmek için ısrar etti. Ve, yalnızlık dileğine yol açan koşullar açıklanamazdı, reddinde bir kapris vardı. Ki bunu yapamazdı arkadaşlarını incitmeden devam edin, çünkü onların saygısını önemsediği kişiler. Burada bu nedenle ikinci kez Château Le Blanc'a döndü. Alcomte de Villefort'un dostça tavrı, Emily'nin ona bahsetmesini sağladı durumu. Merhum teyzesinin mülklerine saygı göstermek ve onunla görüşmek için onları geri kazanmanın yolları. Yasanın kararını vereceğinden pek şüphesi yoktu. Onun iyiliğini aldı ve başvuru yapmasını tavsiye ederek, önce bir kişiye yazmayı teklif etti. Avignon'da avukat olarak görev yaptı ve onun görüşüne güvenebileceğini düşündü. Onun nezaketi Emily tarafından minnetle kabul edildi ve her gün gösterdiği nezaket onu rahatlattı. Deneyimli olsaydı, tekrar mutlu olurdu, emin olabilir miydi? Valencourt'un refahı ve değişmemiş sevgisi. Artık bir şatoda hafta, ondan haber almadan ve biliyordu ki, kardeşinin evinde yoksa, o da mektubunun ona ulaşmış olması pek olası değildi. Dayanamazdı şüphelerini ve korkularını kabul etti, bu onun huzurunu bozdu. Yine düşünüyordu hepsi, ilk inzivasından beri uzun bir süre içinde olmuş olabilir. Udolfo ve bazen zihni o kadar endişeyle doluydu ki, Valencourt artık yoktu. Ya da artık onun için yaşamıyordu. Şirket Blanche bile dayanılmaz derecede baskıcı hale geldi ve o da yalnız oturuyordu ailenin. Nişanları izin verdiğinde saatlerce birlikte dairede kaldıklarını bunu nezaketsizlik yapmadan yapın. Bu yalnız saatlerden birinde, içinde biraz kutu bulunan küçük bir kutu açtı Valencourt'un mektupları. Kaldığı süre boyunca çizdiği bazı çizimlerle birlikte Toskana. Sonuncular artık onun için ilgi çekici değildi. Ama, mektuplar, şimdi ise, hüzünlü bir hoşgörüşle, şefkati geri sürmek istiyordu. Onu sık sık yatıştıran ve bir anlığına hissetmemiş halde bırakan yazardan ayıran mesafe. Ama etkisi şimdi değişti. Gösterdikleri sevgi kalbine öyle güçlü bir şekilde hitap etti ki, belki de zamanın ve yokluğun güçlerine boyun eğdiğini düşündü. Ve el yazısının görüntüsü bile birçok acı anıyı hatırlatıyordu. İlk açtığı kısmı geçemeyeceğini ve oturduğunu yanağı koluna yaslanmış. Gözlerinden yaşlar akarak düşünür, yaşlı Dorothy odaya girip yemeğin hazır olacağını bildirdiğinde, normal saatten 1 saat önce. Emily onu algılamaya başladı ve aceleyle belgelerde de vardı. Ama Dorothy hem onun huzursuzluğunu hem de kendisini gözlemlemişti gözyaşları. "Ah, hanımefendi," dedi, "siz, kim öylesin genç, üzüntü için bir sebebin var mı?" Emily gülümsemeye çalıştı ama konuşamadı. "Ah, sevgili genç hanım, benim yaşıma geldiğinde ona ağlamayacaksın Trifles. Ve kesinlikle seni yas tutacak ciddi bir şeyin yok." "Hayır, Dorothy, önemli bir şey yok," diye yanıtladı Emily. Dorothy,
Şimdi bir şeyi almak için eğilip, arasından düşen gazeteler aniden, Kutsal Meryem. Ne görüyorum, ve sonra, titreyerek, masanın yanında duran bir sandalyeye oturdu. Ne görüyorsun ki, dedi Emily, tavrından endişelenerek, ve etrafına bakıyor. Kendisi, dedi Dorothy, kendisi. Tıpkı o gibi ölmeden önce biraz baktı. Emily, daha da endişelenerek. Dorothy'nin ele geçirildiğinden korkmaya başladı, ani bir çılgınlık yaşadı. Ama kendini açıklaması için yalvardı. O fotoğraf, dedi, nereden buldunuz, hanımefendi? Evet, öyle kutsanmış hanımefendimin kendisi. Emily'nin uzun zaman önce bulduğu minyatürü masaya koydu. Babasının yok etmesini emrettiği ve bir zamanlar üzerinde gördüğü belgeleri o kadar nazik ve dokunaklı gözyaşları döktü ve tüm bunları hatırlayarak, uzun zamandır onu şaşırtan davranış koşulları, duyguları aşırılığa ulaştı ve soruları sorma gücünden mahrum bıraktı cevap vermiş olmaktan. Titriyordu, sadece Dorothy'nin olup olmadığını sorabilirdi tablonun geç Markize'yi andırdığından. Emindi. Ah, hanımefendi, dedi, nasıl oldu da beni vurdu yani, onu gördüğüm anda. Hanımefendimin benzeri değil miydi? Ah, ekledi, minyatürü eline alarak, bunlar onun kendi mavisi gözler, çok tatlı ve hafif görünüyordu. Ve işte onun tam bir bakışı var. Benim gibi uzun süre düşünerek oturduğunda sık sık görmüştü ve sonra, gözyaşları sık sık yanaklarından süzülürdü, ama asla şikayet etmezdi. O ifade o kadar çekingen ve kabullenmiş miydi ki? Kalbimi kırıyordu ve beni onu bu kadar sevdirdim. Dorothy, dedi Emily ciddi bir şekilde, ilgileniyorum o kederin nedeni. Belki de hayal ettiğinden daha fazla, ve yalvarıyorum, merakımı artık kabul etmeyeceğini. Bu bir şey değil, sıradan bir tane. Emily bunu söylerken, fotoğrafın yanında olduğu kağıtları hatırladı ve neredeyse hiç şüphesi yoktu. Bu durum Markiz de Villeroy. Ama bu varsayımla birlikte, yapmalı mı diye bir tereddüt geldi, babasının da aynı olabileceği bir konuda daha fazla sormak. Gizlemeye çok özenle çalışmıştı. Merakı, Markiz, ne kadar güçlü olursa olsun, muhtemelen şimdi direnmiş olurdu. Çünkü daha önce de yapmıştı, birkaç korkunç kelimeyi dikkatsizce gözlemleyerek belgeler. Ki o zamandan beri hafızasından hiç silinmemişti. Emin olmuştu o hanımefendinin tarihinin o belgelerin konusu olduğunu ya da böyle bir şey olduğunu. Sadece Dorothy'nin anlatabileceği basit detaylar dahil edildi, babasının emrindeydi. Onun bildiği birçok kişi için sır olamazdı diğer kişiler ve çok düşük göründüğü için, St. Aubert'ın Emily'nin sıradan yöntemlerle öğrenebileceği şeyleri gizlemeye çalıştı. Sonunda belgeler Markizes'in hikayesiyle ilgili ise, Dorothy'nin açıklayabileceği o koşullar değildi ki. Onun gizlemek istemek için yeterince önemli sanılırdı. O dolayısıyla hayır sorgulamaları yapmakta daha uzun süredir tereddüt etti. Bu da tatmin edebilecek merakını. Ah, hanımefendi, dedi Dorothy, bu üzücü bir hikaye ve şimdi söylenemez, ama ne diyorum? Asla anlatmayacağım. Yıllar yaşanandan beri geçti ve Markiz'den bahsetmeyi hiç sevmezdim. Kocam hariç herkes, o dönemde ailede yaşıyordu ve ben ve o benden birçok ayrıntıyı biliyordu. Ki başkaları bunu bilmiyordu. Çünkü ben hanımefendimin son hastalığında kişiliği hakkında ve gördüğüm ve duyduğum kadarını duydum. Ya da Lord'umun kendisinden daha fazla. Tatlı Aziz, ne kadar sabırlıydı. O öldüğünde, ben onunla birlikte ölebileceğimi sanmıştım. Dorothy, dedi Emily, onu bölerek, ne yapacaksan söyle, ona güvenebilirsin. Ben asla bunu açıklamayacağım. Tekrar ediyorum, ben de öyle bu konuda bilgi sahibi olmak istememin özel nedenleri ve kendimi en ciddi şekilde bağlamaya hazırım, senin ne dile getirdiğini asla söylememeye hazırım. Gizlememi istiyor. Dorothy, Emily'nin samimiyetine şaşırmış gibiydi ve, bir süre sessizce ona baktıktan sonra, genç hanımefendi, o bakışın senin için yalvarıyor, sevgili hanımefendimin bakışına o kadar benziyor. Ki neredeyse onu önümde gördüğümü hayal edebiliyorum. Eğer onun kızı olsaydın, yapamazdın, bana onu daha çok hatırlatıyor. Ama akşam yemeği hazır olacak, gitmesen iyi değil miydin aşağı? Önce isteğimi kabul edeceğine söz vereceksin, dedi Emily. Ve önce bana söylemeniz gerekmiyor mu, hanımefendi? Bu tablonun nasıl olduğunu ellerine düştü ve senin merakın olduğunu söylediğin sebepler hanımefendi. Tırnak işareti. Hayır, Dorothy, diye yanıtladı Emily, kendini toparlayarak.
Ben ayrıca bu konularda sessizliği gözlemlemek için özel nedenleriniz vardır, en azından. Daha fazlasını öğrenene kadar ve unutmayın, asla konuşacağıma söz vermem onlar. Bu nedenle, merakımı tatmin etmenizi sağlamaya izin vermeyin, beklenti, seninkini tatmin edeceğim. Gizlemeyi uygun bulduğum şeyleri, sadece kendimle ilgilenmez. Yoksa bunu açıklamakta daha az vicdanım olmalı, sadece onuruma olan bir güven seni benim istek. Peki hanımefendi, diye yanıtladı Dorothy, uzun bir duraklamadan sonra. Bu süre boyunca gözleri Emily'ye sabitlenmişti, çok ilgileniyor gibisin. Ve bu fotoğraf ve o yüzün bana bir sebebin olduğunu düşündürüyor öylece, sana güveneceğim ve hiç söylemediğim bazı şeyleri söyleyeceğim daha önce kimseye, ama kocama rağmen, şüphelenenler var. Aynen öyle. Hanımefendimin ölümünün ayrıntılarını da anlatacağım ve kendi şüphelerimden bazıları. Ama önce bana tüm azizler. Emily, onu bölerek, ne olması gerektiğini asla açıklamayacağına ciddi bir şekilde söz verdi. Dorothy'nin rızası olmadan ona güvendi. Ama akşam yemeği için korna çalıyor, hanımefendi, dedi Dorothy, gitmeliyim. Seni tekrar ne zaman göreceğim, diye sordu Emily. Dorothy düşündü ve sonra, hanımefendi, insanları etkileyebilir merak ediyorum. Eğer senin dairende bu kadar çok bulunduğum biliniyorsa ve olmam gerekiyor üzgünüm. Bu yüzden gözlemlenme ihtimalim en az olduğu anda gelirim. Çok az şeyim var gündüz boş zamanım ve söyleyecek çok şeyim olacak. Yani, lütfen, hanımefendi, aile yatakta olduğunda geleceğim. Bu bana çok yakışacak, diye yanıtladı Emily, unutma, o zaman, bu gece. Evet, bu iyi hatırlanıyor, dedi Dorothy, korkarım ki bu gece gelemez, hanımefendi. Çünkü vintage dansı olacak ve hizmetçiler dinlenmeden önce geç kalacak. Çünkü bir kez dans ederlerse, sabaha kadar havanın serinliğinde devam ederler. En azından, benim zamanımda böyleydi. Ah, bu vintage dansı mı? Dedi Emily, derin bir iç çekişle, hatırlamak, bu festivalin akşamı, önceki yıl, St. Aubert ve kendisi şu bölgeye varmıştı Chateau Le Blanc. Bir an durdu, ani ana onu ezdi ve sonra kendini toparlayıp ekledi. Ama bu dans açık ormanlar. Bu yüzden istenmeyecek ve kolayca bana gelebilirsin. Dorothy, dansın yanında olmaya alışkın olduğunu söyledi Vintage ve şimdi yok olmak istemiyordu. Ama eğer alabilirsem hanımefendi, gideceğim, dedi. Emily sonra yemek odasına koştu. Kont ise orada gerçek onurdan ayrılmaz olan ve kontesin de bu nezaketi sık sık çok az pratik yapardı, ancak Emily'ye karşı tavrı ona istisnaydı alışkanlık. Ama süslemesel erdemlerinden çok azını korudu bile. Değer veriyordu diğer nitelikleri ise paha biçilmez bulduğu gibiydi. Artık bu mesajı reddetmişti alçak gönüllülüğün zarafetini biliyordu ama o da bakışı nasıl yöneteceğini gayet iyi biliyordu güvence. Görgü kuralları, gerekli olan o hafif tatlılıktan çok azdı kadın karakteri ilginç kılmak için ama ara sıra atabiliyordu içlerinde ruhların bir duygusu vardı. Sanki herkesin üzerinde zafer kazanıyor gibi, ona yaklaşan kişi. Ancak kırsalda genellikle zarif bir en sevdiği bir şey ona bir kurgusal keder hikayesi. Ama yaşarken yüzü değişmedi yardım noktaları yardımseverliği üzerine yardım ediyordu ve kalbi ulaşılmadan atıyordu onlara anında rahatlama verme düşüncesine. O ise yabancıydı en yüksek lüks. Belki de insan zihninin onun için mantıklı olabileceği imtiraf henüz mutsuzluğun yüzünde gülümseme yaratmamıştı. Akşam, Kont ve tüm ailesi, Kontes hariç ve Mademoiselle Byrne, köylülerin kutlamalarına tanık olmak için ormana gitti. Sahne, ağaçların açıldığı bir açıklıkta, bölge alanını büyük ölçüde gölgede bıraktılar. Dallarının arasında, olgunlaşmış sarmaşıklar kümeler, eşcinsel festonlara asılmıştı. Ve altında meyveli masalar vardı, şarap, peynir ve diğer kırsal yemekler ve, Kont ile onun için koltuklar aile. Biraz uzakta, yaşlı köylüler için banklar vardı, bunlardan birazı. Ancak kısa süre sonra başlayan neşeli dansa katılmaktan vazgeçebildi gün batımı. 60 kişiden birkaçının neredeyse aynı neşeyle ve havalı bir şekilde onu vurmasıyla hafiflik. 16 yaşındakiler gibi. Müzisyenler, bir ağacın dibinde. Çimenlerin üzerinde umursamazca oturuyordu kendi enstrümanlarının seslerinden ilham aldılar. Bunlar çoğunlukla flütler ve biraz uzun gitar. Arkasında, bir çocuk duruyordu, bir tamborin çalıyor ve dans ediyordu bir solo gibiydi.
Ama bazen enstrümanı neşeyle fırlattığında tökezledi diğer dansçılar arasında. Onun şakacı hareketleri daha geniş bir kahkaha uyandırdığında ve sahnenin rastik ruhunu yükseltti. Kont, tanık olduğu mutluluktan çok memnundu ve büyük ölçüde katkı sağlamıştı ve Lady Blanche dansa. Bir babasının partisinden genç beyefendi. Dupont, Emily'nin ama morali o kadar depresifti ki önceki yılın kutlamasını anmaya çağıran. Mevcut kutlama, Aziz Aubert yaşarken ve hemen takip ettim. Bu anıların etkisiyle sonunda yerden ayrıldı ve yürümeye başladı, yavaşça ormana doğru ilerledi. Yumuşamış müzik uzakta süzülüyordu, hüzünlü zihnini yatıştırıyordu. Ay, yaprakların arasında yumuşak bir ışık saçıyordu. Hava ılık ve serindi, Emily düşüncelere dalmış, yürümeye devam etti. Ama nereye gittiğini gözlemledi. Ta ki uzaklardan gelen sesleri ve korkunç bir şekilde hissedene kadar. Etrafında sessizlik vardı. Ama bazen bülbül sessizlikle. Günün gözünü kapatan sıvı notlar. Sonunda kendini cadde yakınında buldu. Ki bu, onun gecesi babasının gelişi. Michael ev aramak için geçmeye çalışmıştı, o zamanlar göründüğü kadar vahşi ve ıssızdı. İçin Kont, diğer iyileştirmeleri yönetmekle o kadar meşguldü ki bu geniş yaklaşımla ilgili emir vermedi ve yol ama kırılmıştı ve ağaçlar kendi lüksleriyle doluydu. Dururken onu inceliyor ve eskiden hissettiği duyguları hatırlıyordu, orada acı çekmişti. Aniden görülen figürü hatırladı, ağaçların arasında hırsızlık yapıyordu ve Michael'a karşılık vermedi. Tekrar eden çağrılar. Ve o zamanki korkudan biraz hissetti, ona saldırdı. Çünkü bu derin ormanların ara sıra haydutların da yaşadığı bir mekan. Bu yüzden geri döndü ve dansçılara doğru aceleyle ilerlerken, yaklaşan adımlar duydu cadde. Ve köylülerin çağrısının hala ötesinde olduğu için, çünkü ne seslerini ne de müziklerini duyabiliyordu, adımlarını hızlandırdı. Ancak sonraki kişiler hızla ona yaklaştı ve sonunda ayırt etti, Henry'nin sesiyle, yavaşça yürüdü. Ta ki o yukarı çıkana kadar. Bazılarını ifade etti onunla bu kadar uzak görüşmesinin şaşkınlığı. Ve onun dediği üzere, hoş ay ışığı onu planladığından daha uzağa yürümeye ikna etmişti. Bir yoldaşının dudaklarından bir ünlem çıktı ve duyduğunu sandı, Valancourt konuş. Gerçekten de oydu. Ve toplantı öyleydi ki hayal edilen. Bu kadar sevgi dolu ve uzun süre ayrı kalan kişiler arasında oldu. Bu anların sevincinde, Emily geçmişteki tüm acılarını unuttu ve Valancourt, Emily dışında başka birinin var olduğunu unutmuş gibiydi. While Henry sessiz ve şaşkın bir izleyiciydi. Valancourt, kendisi ve Montaigne hakkında binlerce soru sordu, ki artık cevap vermeye zaman yoktu. Ama mektubunun daha önce ayrıldığı Paris'te ona iletildi ve geri dönüyordu mektupta Gascony'e. Geri döndü ve mektup sonunda ona Emily'nin gelişi ve aldıktan sonra hemen yola çıktığını Languedoc için, mektubunu tarihlendirdiği manastıra vardığında, büyük bir hayal kırıklığına rağmen, kapıların zaten kapalı olduğunu fark etti. Gece ve Emily'yi sabaha kadar görmemesi gerektiğine inanarak, küçük hanına döndüğünde, ona yazmak niyetiyle Paris'te yakın olduğu Henry tarafından yakalandı ve gizlice onu görememesi gerektiğinden yakınıyordu, ta ki sonrakına kadar. Gün, Emily, Valancourt ve Henry ile birlikte şimdi yeşile döndü ve Henry orada Valancourt'u Kont'a sundu. Kont ise onu daha az karşıladı, her zamanki iyiliğinden daha fazla. Görünüşe göre onlar yabancı değillerdi birbirleri. Ancak, akşam ve Kont'a saygılarını sunduğunda, dansçılar kutlamalarına devam etti. Emily'nin yanına oturdu ve sohbet etti, kendini tuttu. Ağaçların arasında asılı olan ışıklar, oturdukları yer. Sık sık gördüğü yüz ifadesini daha mükemmel bir şekilde görmesi sağladı, yokluğu hatırlamaya çalıştı. Ve biraz pişmanlıkla bunu fark etti, en son gördüğü zamankiyle aynı değildi. Her zamanki zekası oradaydı ve ateş. Ama sadeliğinin ve biraz da açık olmanın çoğunu kaybetmişti iyilik, eskiden bunu karakterize ederdi. Yine de, bu bir ilginç bir yüz ifadesi. Ama Emily, arada bir kaygı algıladığını düşündü, sözleşme ve hüzünle Valancourt'un özelliklerini düzeltir, bazen de kısa bir düşünceye daldı, sonra düşüncelerini dağıtmak için endişeli göründü. Bazen de gözlerini Emily'ye dikerken aniden bir dikkat dağınıklığı yaşadı, aklından geçti. Onda da aynı iyiliği ve güzelliği algıladı, sadelik, ilk tanıştıklarında onu büyülemişti. Onun çiçeklenmesi, yüzü biraz solmuştu ama tüm tatlılığı hala kalmıştı ve öyleydi her zamankinden
Daha ilginç, hafif bir hüzün ifadesiyle bazen gülümsemesiyle karışıyordu. Onun isteği üzerine, yaşanan en önemli olayları anlattı. Fransa'dan ayrıldığından beri ona karşı ve sırayla acıma ile öfke duyguları zihninde galip geldi. Çünkü onun kötü niyetten ne kadar acı çektiğini duydu Montoni'den. Birden fazla kez, onun davranışlarından bahsederken, ki bu konuda suçluluk onun temsiliyle abartılmaktan çok yumuşatılmıştı diye başladı, yerinden kalktı ve kendini suçlamadan dolayı uzaklaştı, yani öfkeyle. Sadece acıları birkaç kelimede bahsediliyordu. Ki ona hitap edebiliyordu ama o anlatıyı dinlemiyordu. Ki o ise Madame'in mevcut kaybını mümkün olduğunca net bir şekilde belirtmeye özen göstermek. Montoni'nin mülkleri ve beklenecek az sebep vardı restorasyon. Sonunda Valancourt düşüncelere dalmış, sonra da daha fazlasına daldı. Gizli amaç onu acı içinde sarmış gibiydi. Yine aniden onu terk etti. Geri döndüğünde, onun ağladığını fark etti ve nazikçe yalvardı, kendini toparlayacağını söyledi. "Artık tüm acılarım geçti," dedi ki. "Çünkü Montoni'nin zulmünden kaçtım ve seni görüyorum, peki, seni mutlu bir şekilde göreyim." Valancourt öncekinden daha huzursuzdu. "Sana layık değilim, Emily," dedi, "sana layık değilim." Sözler, onun tarafından. Bu tür bir ifade Emily'nin o anda daha çok şaşırttığı bir ifade oldu. O ona hüzünlü ve sorgulayıcı bir göz dikmişti. "Böyle bakma ben," dedi, arkasını dönerek elini bastırarak, "dayanamıyorum o bakışlar." "Sorarım," dedi Emily, nazik ama huzursuz bir sesle, sözlerinin anlamı. "Ama sorunun böyle olacağını anlıyorum, şimdi seni rahatsız ediyorum. Başka konulardan bahsedelim. Yarın belki de daha sakin bir şekilde. O ay ışığı ormanlarını ve ortaya çıkan kuleleri gözlemleyin, perspektifte belirsizce. Eskiden peyzaja büyük bir hayranıydın ve teselli elde etme fakültesinin talihsizlik, ne baskı ne de yoksulluk olan yüce beklentilerden kaynaklanıyor bize karşı tutmak. Masumların tuhaf bir nimetiydi." Valancourt derinden etkilendi. "Evet," diye yanıtladı. "Bir zamanlar tadına baktım masum ve zarif zevkler için, bir zamanlar bozulmamış bir kalbim vardı." Sonra kendini kontrol ederek ekledi, "Birlikte yaptığımız yolculuğumuzu hatırlıyor musun? Pirenelerde." "Unutabilir miyim?" dedi Emily, "keşke ben olsaydım." "Yapabilir miyim?" diye yanıtladı, "O hayatımın en mutlu dönemiydi. Sonra gerçekten büyük ya da iyi olan her şeyi coşkuyla sevdim." Öyleydi. Emily gözyaşlarını bastırıp ona komut vermeye çalışmadan önce bir süre duygular. "O yolculuğu unutmak istiyorsan," dedi, "kesinlikle benim de unutmak isteğim olmalı." Durakladı ve ekledi, "Beni çok huzursuz ediyorsun. Ama şimdi daha fazlası için zaman değil, sorgulama. Ama bir an bile olsa, senin öyle olduğuna nasıl dayanabilirim ki, eskisinden daha az değer veriyor muydum? Hala yeterince güvenim var, açıklık istediğimde, sen de bunu yapacaksın, ver bana." "Evet," dedi Valancourt, "evet, Emily, henüz samimiyetimi kaybetmedim. Kaybetmiş olsaydım, daha iyi gizleyebilirdim duyguları. Acılarını, erdemlerini, öğrenirken ama daha fazla söylemeyeceğim. Bunu söylemek istememiştim, çok kendimi suçlamaya şaşırdım. Söyle bana, Emily, bunu, o yolculuğu unutmayacaksınız, unutmak istemeyeceksiniz." "Ben de unutacağım, sakin ol. Bütün dünya için bunun hatırlamasını kaybetmem." "Bu ne kadar çelişkili," dedi Emily, "ama biz olabiliriz, duydum. Benim hatırlamam seninkilere bağlı olacak. Çaba göstereceğim unutmak ya da hatırlamak için, belki de yapabileceğin gibi." "Katılalım Kont. Önce bana söyle," dedi Valancourt. "Ki bu akşam sana yaşattığım huzursuzluğu ve seni affet, beni hala sevecek." "Seni içtenlikle affediyorum," diye yanıtladı Emily. "Seni sevmeye devam edip etmeyeceğimi bilmen iyi olur. Çünkü biliyorsun saygımı hak edip etmediğini." "Şu anda inanacağım." "Evet, öyle söylemeye gerek yok," diye ekledi. Onun hayal kırıklığını gözlemleyerek, ne kadar aksini düşünmek bana acı verirdi. Genç hanım, ki yaklaşır, Comte'un kızı. Valancourt ve Emily artık Lady Blanche'a katıldı. Ve kısa süre sonra parti, Comte, oğlu ve Şövalye Dupont ile bir ziyafette oturdu, ağaçların altında, eşcinsel bir tente altında yayılmıştı. Masada da oturanlar vardı, Comte'un en saygın kiracılarından birkaçındı ve bu birlikte Valancourt ve Emily hariç herkese şenlikli bir yemek. Comte çekildiğinde şato, Valancourt'u kendisine eşlik etmesi için davet etmedi.
Bu yüzden Valensurtu Emily'den ayrıldı ve geceyi geçirecek tek anına çekildi. Bu arada, o kısa süre sonra kendi dairesine çekildi, derin bir endişe ve endişesi. Davranışları ve Kont'un ona olan ilgisi. O böylece dikkati o kadar tamamen meşguldü ki, Dorothy ve onu unuttu randevu. Sabah çok daha ilerlemişti, o zaman, iyi eski kadın gelmedi. Birkaç saatliğine dinlenmek için çekildi. Ertesi gün, Kont yanlışlıkla Emily'ye katıldığında yürüyüşler. Önceki akşamki festivalden bahsediyorlardı ve bu da Valensurt'tan bahsedildiği bir andı. Bu yetenekli genç bir adam, dedi ki, onu önceden tanıdığınızı anlıyorum. Emily öyle dedi. Bana Paris'te tanıtıldı, dedi Kont, ve ilk görüşümüzde ondan çok memnundum tanıdık. Durakladı ve Emily, arzusu arasında titredi. Daha fazlasını duymak ve Kont'a gösterme korkusu, ki bu ona ilgi duyuyor konu. Sorabilir miyim, dedi uzun zaman, ne kadar süreceksin? Monsieur Valensurt'u tanıyor musunuz? Sormama izin verir misin? Soru sorma sebebiniz, efendim, dedi, ve ben cevaplayacağım hemen. Kesinlikle, dedi Kont, ki sadece adil bir şeydir. Nedenimi söyleyeceğim. Fark etmeden edemiyorum, Monsieur Valencourt sana hayran, ancak bunda olağanüstü bir şey yoktur. Her seni gören kişi de aynısını yapmak zorunda. Ben yaygın yer kullanmadan daha üstün iltifatlar, samimiyetle konuşuyorum. Korkardığım şey, onun favori biri olmasıdır hayran. Neden korkuyorsunuz, efendim? Dedi Emily, duygularını gizlemeye çalışıyor. Çünkü, diye yanıtladı Kont, onun sizin lütfuna layık olmadığını düşünüyorum. Emily, büyük bir şekilde huzursuz, daha fazla açıklama istedi. Vereceğim, dedi, inanırsan. Sadece senin refahına güçlü bir çıkar bu iddiayı göze almamı sağlayabilir. İnanmalıyım öyleyse, efendim, diye yanıtladı Emily. Ama bu ağaçların altında dinlenelim, dedi Kont, yüzünün solgunluğu, işte bir oturtuğu, sen yorgun. Oturttular ve Kont devam etti. Çok genç hanımlar, ne kadar durumda olsanız da, bu durumda davranışımı düşünebilirsiniz. Ve bu kadar kısa bir tanıdıkta, dostça yerine küstah. Elimdekilere göre öfkenizi ve anlayışınızı gözlemlediğimde, böyle bir geri dönüşten korkmuyorum sen. Tanışmamız kısa sürdü ama yeterince uzun oldu ki seni değerli bulmamı sağladı. Ve mutluluğuna canlı bir ilgi duyun. Çok mutlu olmayı hak ediyorsun ve sana güveniyorum. Emily hafifçe iç çekti ve teşekkürlerini eğip eğildi. Kont tekrar duraksadı. Kötü bir durumdayım, dedi. Ama size önemli hizmet sunma fırsatı gelecektir düşük niyetli düşünceler. İlk bebeğinizin şeklini bana anlatır mısınız? Konu çok fazla değilse Chevalier Valencourt ile tanışma acı mı veriyor? Emily, onun yanında buluştukları kazadan kısaca bahsetti babası. Sonra ise Kont'a tereddüt etmemesini çok içtenlikle rica etti bildiği. Onun karşı olduğu şiddetli duyguyu algıladığını mücadele eder ve ona şefkatli bir bakışla bakarak, nasıl bilgilerini endişeli denicesine en az acı ile iletebilirdi. Şövalye ve oğlum, dedi, birbiriyle tanıştırıldı diğeri, bir kardeş subayın masasında. Onunla da tanıştığım evde ve onu kendi evime davet ettim, ne zaman ilgisi kesilmeli. O zaman bilmiyordum, bir grup adamla tanıştığı. Onların için bir utanç olduğunu yağmayla yaşayan ve sürekli sefahat içinde hayatlarını geçiren türler. Paris'te ikamet eden Chevalier ailesinden birkaçını tanıyordu ve onları, onun benimle tanışması için yeterli yeminlerdi. Ama hastasın, konuyu bırakacağım. Hayır, efendim, dedi Emily, devam etmenizi rica ediyorum, ben sadece üzgün. Sadece, dedi Kont, vurgu, ama devam edeceğim. Kısa süre sonra öğrendim ki, bunlar, onun arkadaşları. Onu bir dağılma yoluna çekmişti ve oradan ortaya çıktı kendini kurtaracak ne güce ne de istekliye sahip olmak. Kaybetti oyun masasında büyük miktarlar, oyuna tutuldu ve mahvolmuştu. Bunu arkadaşlarına nazikçe anlattım, onlar da bana güvence verdiler yorulana kadar ona karşı çıktı. Sonradan öğrendim ki, genellikle başarılı olan oyun yeteneklerinin değerlendirilmesi kötü niyetli oyuncaklara karşı çıkmadan, bunlar göz önüne alındığında, parti ona mesleklerinin sırlarını tanıtmış ve ona bir karlarının payını kazanacaklar. İmkansız, dedi Emily aniden, ama, affedersiniz efendim, ne diyeceğimi zar zor bilmiyorum. Zihnimin sıkıntısı. Gerçekten, inanmalıyım ki, senin de öyle olmadın gerçekten bilgilendirilmişti. Chevalier'in şüphesiz düşmanları vardı ve onlar yanlış yorum yaptılar onu. Buna inanmaktan çok mutlu olurum.
diye yanıtladı Kont, ama yapamam. Sadece inanç ve saygı mutluluğunuz, bu hoş olmayan haberleri tekrar etmemi teşvik edebilirdi. Emily sessizdi. Önceki Valensurt'un sözlerini hatırladı akşam. Kendini azarlamanın sancılarını keşfetti ve her şeyi doğruladı gibi göründü Kont'un anlattığı şey. Ama cesaret edecek kadar cesareti yoktu inanç. Onun şüphesi bile kalbine acıyla dolup taştı, suçluluk hissediyordu ve buna inanmaya dayanamıyordu. Bir sessizlikten sonra, Kont, sizin inanç eksikliğinizi algılıyorum ve buna izin verebilirim. Evet, öyle gerekliyse, söylediklerime dair bir kanıt sunmam gerekti. Ama bunu yapamam, çok değerli birini bu duruma maruz bırakmadan tehlike. Ne tehlikeyle karşılaşıyorsunuz, efendim? Dedi Emily, eğer önleyebilirsem, güvenle bana güvenebilirsin Onur. Onurunuza güvenebilirim, dedi Kont, ama senin direncine güvenebilir miyim? Direnebileceğini düşünüyor musun sevdiği bir hayranının, acı içinde birinin adı? Ona bir nimeti çalan kim? Yapmayacağım böyle bir cazibeye maruz kalmak, efendim, dedi Emily, mütevazı bir gururla. Çünkü artık saygı duymamak zorunda olduğum birini tercih edemem. Ama ben, söz vereceğimden hemen bahsederim. Bu arada, gözyaşları ilk kez ona karşı çıktı iddia. Ve zaman ve çabanın ancak bir şeyi yok edebileceğini hissediyordu. Erdemli saygı üzerine kurulmuş ve alışkanlıkla değer verilen sevgi ve zorluk. O zaman sana güveneceğim, dedi Kont. Çünkü inanç iyidir, huzurunuz için gerekli ve bence bu olmadan elde edilemeyecek özgüven. Oğlum çok sık Chevalier'lerin görgü tanığı oldu, kötü davranış, neredeyse bu kapıya çekiliyordu. Gerçekten de içine çekilmişti, birçok aptallık yaptı, ama onu suçluluk ve yıkımdan kurtardım. O zaman yargıç, Mademoiselle St. Aubert, neredeyse hayatını kaybetmiş bir baba olup olmadığını Chevalier örneğinde tek oğul. İnançlı olarak saygı duyduğu kişileri, mutluluklarını böyle ellere emanet etmemelerini tavsiye eder. Chevalier'in adamlarla derin oyunlarda olduğunu gördüm, neredeyse bakmak ürperdi. Hala şüphe ediyorsan, seni oğluma yönlendireceğim. Kendin tanık olduklarından şüphe etmemeliyim, diye yanıtladı Emily, kederle batıyor. Ya da senin iddia ettiğin şey. Ama Chevalier belki de, sadece geçici bir aptallığa çekildi, ki bunu asla tekrarlamayabilir. Eğer olsaydı eski ilkelerinin haklılığını bildiğimden, hediyemi kabul ederdiniz, inanaçsızlık. Ne yazık ki, dedi Kont, buna inanmak zor, bu bizi mutsuz eder. Ama seni iltifat ve sahte şeylerle yatıştırmayacağım umutlar. Hepimiz oyunların ne kadar büyüleyici ve ne kadar zor olduğunu biliyoruz aynı zamanda. Alışkanlıkları yenmektir. Chevalier belki bir süre yeniden şekillenebilir. Ama kısa süre sonra tekrar dağılmaya dönecekti. Çünkü korkarım sadece bağlar değil, alışkanlık güçlü olurdu, ama ahlakı bozulmuş olurdu. Ve, neden senden saklamalı mıyım, o oyun onun tek zaafı değil. Görünüşe göre her acımasız zevkin tadını çıkarıyordu. Kont tereddüt etti ve durdu. Emily ise kendini geçindirmeye çalışıyordu, artan huzursuzlukla. Daha sonra ne söyleyeceğini bekliyordu. Uzun bir sessizlik duraklaması oldu ve bu süre zarfında gözle görülür şekilde huzursuzdu. Sonunda, dedi ki, bu acımasız bir lezzet olurdu. Bu benim için galip gelebilir, sessiz ve size bildireceğim, şövalyenin gösterişi. Onu 2 kez Paris hapishanelerine götürdü. Oradan geldi, bana otorite üzerine söylendiği gibi, ki şüphem yok. Tanınmış biri tarafından kurtarıldım, Paris'ten ayrıldığımda onunla birlikte yaşamaya devam ettiği. Parisli Kontes. Yine durdu ve Emily'e baktığında, yüz ifadesinin değiştiğini fark etti ve koltuktan düştüğünü. Onu yakalamıştı ama bayılmıştı ve yüksek sesle yardım çağrısı yaptı. Ancak onlar onun duyulmasının ötesindeydi, şatodaki hizmetçiler ve oraya giderken onu bırakmaktan. Korkuyordu yardım, ancak başka türlü nasıl elde edileceğini bilmiyordu. Bir çeşmeye kadar yok büyük bir mesafe dikkatini çekti ve Emily'yi desteklemeye çalıştı. Ağaç, onun oturduğu yerde, o ise su almak için oraya giderken. Ama yine şaşkındı, çünkü yanında su olabilecek hiçbir şey yoktu, getirildi. Ama artan endişeyle onu izlerken, sanki yüzünde geri dönme belirtileri hissediliyordu. Ancak uzun süre sonra canlandı ve sonra kendini buldu, Kont tarafından değil. Valencourt tarafından destekleniyordu. Valencourt onu izliyordu, samimi endişeli bakışlar ve şimdi ona titrek bir tonla konuşan kaygısıyla. Onun iyi bilinen sesini duyunca gözlerini kaldırdı.
Ama kısa süre sonra kapılarını kapattı ve tekrar bir baygınlık onu sardı. Kont, biraz sert bir ifadeyle ona geri çekilmesini işaret etti. Ama sadece o derin bir iç çekti ve Emily'nin adını çağırdı, tekrar suyu tutarken. Dudaklarına getirilmişti. Kont hareketini tekrarladığında ve sözlerle eşlik eden Valancourt ona derin bir bakışla cevap verdi, kırgınlık ve yerden ayrılmayı reddetti, ta ki canlanana kadar ya da bir anlığına onu herhangi bir kişinin bakımına bırak. Bir sonraki anda, onun vicdanı ona konu hakkında bilgi veriyormuş gibiydi. Kont'un Emily ile konuşması ve gözlerinde öfke belirdi. Ama bu hızla bastırıldı ve ardından ciddi bir acı ifadesi geldi. Bu durum Kont'un ona kin yerine acıma ile bakmasına neden oldu ve bu manzara Emily'yi o kadar etkiledi ki, yeniden canlandığında teslim oldu gözyaşlarının zayıflığına kadar. Ama kısa sürede onları tuttu ve zorladı, iyileşmiş gibi görünmeye karar vererek ayağa kalktı. Kont ve Henry'e teşekkür etti, Valancourt, onların bakımı için bahçeye girmiş ve şato, Valancourt'u fark etmeden, onun tavrından etkilenen bir şekilde, alçak bir sesle haykırdı, aman tanrım, nasıl hak ettim bu? Bu değişikliği tetiklemek için ne söylendi? Emily, cevap vermeden ama duygularını artırarak adımlarını hızlandırdı. Seni bu kadar sarstı neyse, Emily, dedi, yürümeye devam ederken yanında, bana birkaç dakika sohbet et, rica ediyorum. Sen, çok mutsuzum. Bu alçak bir sesle söylense de, Kont tarafından duyuldu ve hemen yanıtladı ki, Mademoiselle St. Aubert o anda çok hasta oldu. Herhangi bir konuşmaya katılmak için ama ona söz vermeye cesaret edeceğini yarın Monsieur Valancourt'a görün, eğer daha iyi ise. Valancourt'un yanağı kızarmıştı. Kont'a kibirle baktı ve sonra Emily'e, ardışık şaşkınlık, keder ve yalvarış ifadeleriyle, ki ne yanlış anlayabiliyor ne de direnemiyor, ve şöyle dedi ki tembelce, yarın daha iyi olacağım. Eğer kabul etmek istersen Kont'un izniyle, o zaman görüşürüz. Görüş beni, diye bağırdı Valancourt, karışık bir bakış atarak Kont'a karşı gurur ve kin duyuyor. Ve sonra, kendini toparlamış gibi görünerek, ekledi, ama geleceğim, hanımefendi. Kont'un iznini kabul edeceğim. Şatonun kapısına vardıklarında, bir an durdu, kendi için artık öfke kaçmıştı. Ve sonra, öyle bir şefkatle ve Emily'nin kalbi buna karşı kanıt değildi. Ona iyilik diledi, sabah oldu ve Kont'a hafifçe eğilip kayboldu. Emily, kalbinin baskısı altında kendi dairesine çekildi, nadiren biliniyordu. Kont'un anlattıklarını hatırlamaya çalışırken, kendisinin inandığı koşulların olasılığını inceledi ve Valancourt'a karşı gelecekteki davranışlarını düşünün. Ama denemeye çalıştığında düşünce, zihni kontrolü reddetti ve sadece öyle olduğunu hissedebiliyordu mutsuz. Bir an, Valancourt'un hayır olduğuna inanarak kendini kaybetti, daha uzun süredir aynı kişi. O kadar sevgiyle sevdiği. Şimdiye kadar kim olduğu fikri onu sıkıntı altında destekledi ve daha mutlu olma umuduyla onu destekledi günler gibi, ama düşmüş, değersiz bir karakter. Kendini eğitmesi gereken bir karakter, nefret etmek, eğer unutamazsa. Sonra, bu korkunç duruma dayanamıyorum varsayımına göre. Bunu reddetti ve onun davranış gücü olduğuna inanmaktan küçümsedi, Comte'un tarif ettiği gibi. Onun ona ait olduğuna inandığı bir kurnaz düşman tarafından yanlış gösteriliyordu. Ve bazen öyle anlar olurdu ki Comte'un kendisinin dürüstlüğünden şüphe etmeye cesaret etti ve şüphelendi. Bencil bir motivasyonla Valancourt ile bağlantısını koparmak için etkilendi. Ama bu anlık bir hataydı. Comte'un karakteri, Dupont ve birçok kişi tarafından bahsedildiğini duymuştu ve kendisi de öyle gözlemledi, yargılamasına izin verdi ve varsayımı yasakladı. Onu aldığı özgüveni gerçekten de azalmıştı. Ona ihanet etme cazibesi yok gibi görünüyordu böyle hain ve acımasız davranışlara. Düşünce de ona bunu sağlamadı. Valancourt'un Comte'a yanlış sunulduğu umudu koruyor. Söylemişti, esas olarak kendi gözlemlerinden ve kendi gözlemlerinden konuştuğunu oğlun deneyimi. Bu nedenle Valancourt'tan ayrılmak zorundaydı. Ne mutluluk ya da huzur için bir zevkleri düşük eğilimlere düşmüş ve ahlaksızlığı olan adam. Alışkanlık haline mi geliyor? Artık ona saygı duymaması gerektiği için. Neyi hatırladığı bir zamanlar öyleydi ve onu sevme alışkanlığı bunu çok zorlaştıracaktı onu nefret etmesi için. Ey Valancourt! Diye haykırdı, uzun süre ayrı kaldık, tanışıyoruz. Sadece mutsuz, sadece sonsuza dek ayrılmak için. Tırnak işareti.
Zihninin tüm karmaşasının arasında, görünüşü hatırladı önceki gece davranışının samimiyeti ve sadeliği. Ve, eğer o kalbine güvenmeye cesaret etti, bu onu bundan çok şey ummaya yönlendirirdi. Yine de, onu sonsuza dek göndermeye karar veremiyordu. Daha fazla bilgi almadan kötü davranışlarının kanıtı. Ama bunu elde etme ihtimalini görmedi, eğer, gerçekten de, daha olumlu kanıtlar mümkün oldu. Ama bir şey, bu gerekiyordu karar vereceği için neredeyse kendi görüşüne sadece yönlendirilmeye. Karar verdi Valensurt'un merhum Sher'in ipuçlarını nasıl alması gerektiği davranış. Böylece akşam yemeğine kadar saatler geçti, Emily, yasının baskısı. Gözyaşlarını sildi ve aileye masada katıldı, orada Kont ona en hassas ilgiyi korudu. Ama Kontes ve Mademoiselle Byrne, bir an için şaşkınlıkla ona baktı üzgün ifadeyle. Her zamanki gibi önemsiz şeylerden bahsetmeye başladı, gözleri ise Lady Blanche. Arkadaşından çok şey sordu, o ise sadece hüzünlü bir şekilde cevap verebildi gülümsemek. Emily akşam yemeğinden hemen sonra çekildi ve Lady onu takip etti Blanche'ın endişeli sorularına. Rağmen kendisine karşı oldukça eşitsiz olduğunu fark etti, cevap verdi ve sıkıntısı konusunda onu bağışlamasını rica etti. Herhangi bir konuda konuşmak artık ona o kadar acı vericiydi ki. Kısa sürede denemeden vazgeçti ve Blanche, üzüntüye acıyarak onu terk etti. Ki yatıştıracak gücünün olmadığını hissetti. Emily gizlice 1-2 gün içinde manastırına gitmeye kararlıydı. Arkadaşlık için, özellikle Kontes ve Mademoiselle Byrne'ın sözü onun için katlanılmaz bir durumdu. Ruhunun mevcut halinde ve manastırın emekli edildiğinde, başrahibin iyiliği gibi. Onun komutasını geri almayı umuyordu zihnini ve ona etkinliğe teslimiyet öğretmek için. Ki bunu çok açık bir şekilde belirtti, algılanıyordu, yaklaşıyordu. Valensurt'u ölümüyle kaybetmiş olmak ya da onu bir rakibiyle evli görmüş olmak, diye düşündü. Ona daha az acı verirdi. Onun inancından daha az acı verirdi değersizliği. Kendisi için acı bir acı ile sonuçlanacak ve onu soyan kalbinin uzun zamandır değer verdiği yalnız görüntünün bile. Bunlar acı verici düşünceler. Valensurt'tan yazılmış bir notla bir anlığına bölündü zihnin belirgin bir dağınıklığı. Yalvarıyordu, ona görmesine izin vermesini istiyordu yaklaşan akşam. Ertesi sabah yerine onu takip ederdi. Bir istek, bu da onu öyle bir huzursuzluk yarattı ki cevap veremedi. O onu görmek ve mevcut gerilim halini sona erdirmek istiyordu. Ama küçüldü röportajdan sonra ve kendi kararını veremeyerek sonunda Kont ile kütüphanesinde birkaç dakika sohbet etmek için gönderildi, burada ona notu teslim etti ve tavsiyesini istedi. Okuduktan sonra eğer kendini destekleyecek kadar sağlam olursa, dedi. Görüşünde, her iki tarafın rahatlaması için, bunun o akşam gerçekleşecek. Sana olan sevgisi kesinlikle çok samimi, diye ekledi Kont. Ve o çok üzgün görünüyor. Sen, sevgilim arkadaşlarım. O kadar huzursuz hissediyorlar ki, mesele ne kadar çabuk çözülürse, daha iyi. Bu nedenle Emily, Valencourt'a onu göreceğini söyledi ve sonra cesaret ve soğukkanlılık kazanmak, onu taşımak için çaba gösterdi yaklaşan sahnede, tüm bunların tam tersi gibi bir sahnede. Ki bunu dört gözle bekliyordu.